4. Er Meydanı. Seydişehir Belediyesi Kuğulu Park'ta Birbirinden önemli baş pehlivanlarımız. baş pehlivanlar 1. tur Birazdan başlıyor. kura çekimine başlıyorlar. Ve şu anda anons ediliyor. Oldu. Değerli güreş severler, Recep Kara, Mehmet Yeşilleşir, İsmail Balaban, birçok baş pehlivan birazdan kol bağlayıp güreş tutacaklar. Kürşat Şevki Korkmaz burada Recep Kara kurasını çekiyor. ve Recep Kara 17 numara. 17 numara Recep kurasını çekti. Bugün değerli güreş severler, Kon TV başta olmak üzere Ekin Türk TV, Lider Haber TV'de saat 14'te ortak canlı yayın ağımıza katılacak ve Koza TV Facebook adresinden canlı olarak Konya Seydişehir Yağlı Pehlivan güreşlerini Mehmet izleyeceksiniz. Mutlu hafta sonları. 15 numara. Kırkpınar öncesi son randevu ve bir sözü kura çekim için cazgırlarımıza bırakıyoruz. Pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. İsmail Balaban 11 numara. Konya'dan İsmail Koç geliyor. Bu bölgenin öz ve öz evladı İsmail Koç, Trakya Birliği'nin baş pehlivanı, şu anda kura çekmek üzere koşar adımlarla. Evet, kuralarını çekilen değerli baş pehlivanlarımız lütfen kura çekim makasına doğru ilerleyelim. İsmail Koç 23 numara. Samsun'dan Abdullah Güngör geliyor. Abdullah Güngör 25 numara. Sakarya'dan Ahmet Kavakçı geliyor. Ahmet Kavakçı 27 numara. Çorum'dan Ahmet Sevmez geliyor. Ahmet Serbest 9 numara. Sakarya'dan Süleyman Aykırı geliyor. Şu enerji yazan yeri abi, oraya getirecekler abi. Süleyman Aykırı 6 numara. Antalya'dan Kürşat Korkmaz geliyor. Kürşat Korkmaz 4 numara. Antalya'dan Recep Çakır geliyor. Recep Çakır 13 numara. Antalya'dan Şahit Kurt geliyor. Hüseyin Demir bu sene son. 78'de. Şahli Kurt 10 numara. İstanbul'dan Mecit Yıldırım geliyor. Seneye de yeni Mecit Yıldırım 29 numara. Muğla'dan Ali Yanatma geliyor. Ali Yanatma 7 numara. İstanbul'dan Fatih Koyuncu geliyor. Fatih Koyuncu 3 numara. Manisa'dan Menderes Saltık geliyor. Menderes Saltık 20 numara. Manisa'dan Süleyman Başar geliyor. Süleyman Başar 22 numara. Antalya'dan Yusuf Can Zeybek geliyor. Yusuf Can Zeybek 28 numara. Kocaeli'den Semih Turgut geliyor. Semih Turgut 18 numara. Antalya'dan Furkan Durmuş Altın geliyor. Furkan Durmuş Altın 16 numara. Konya'dan İsmail Güzel geliyor. İsmail Güzel 31 numara. Antalya'dan Hüseyin Demir geliyor.
Hüseyin Demir 21 numara. Çorum'dan Ünal Karaman geliyor. Burayı boşaltabilir miyiz Sayın Velim? Şöyle yan tarafa. Ünal Karaman 14 numara. Antalya'dan Salih Dorum geliyor. Salih Dorum 5 numara. Konya'dan Atilla Güzel geliyor. Atilla Güzel 8 numara. Antalya'dan Turan Balaban geliyor. Turan Balaban 12 numara. Erzurum'dan Hamza Köseoğlu geliyor. Hamza Köseoğlu 30 numara. Balıkesir'den Hasan Zeybek geliyor. Hasan Zeybek 24 numara. Kocaeli'den Gökhan Arıcı geliyor. Arkadaşlarımızı bir 5 dakika dışarıya alacağız abi. Bayrak töreni geniş olduğu için şimdi Gökhan Arıcı 2 numara. Samsun'dan Salih Erinç geliyor. Salih Eriç 32 numara. Antalya'dan Mustafa Batu geliyor. Kur'an'ını çekmeyen baş pehlivanlarımız. Şöyle ön tarafa gelelim baş pehlivanlar. Kocaeli'den Ali Güngör Ekin geliyor. Mustafa Batu 19 numara. Resul geldi. Ali Güngör Ekin 1 numara. Kocaeli'den Kaan Kaya geliyor. Kaan Kaya 26 numara. Değerli baş pehlivanlarımız. Çok değerli protokolümüzün önünde şöyle bir anı fotoğrafı için düzen alalım. Değerli baş pehlivanlarımız. Evet kıymetli baş pehlivanlarımız, anı fotoğrafı çekilmek üzere Kuğular Meydanı'ndaki yerlerinizi alınız. Evet basın mensuplarımız. Evet, kura çekimi tamamlandı ve şu anda da bir hatıra anı fotoğrafı Son görüntülerimizi alıyoruz. Değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor. Çok kıymetli protokol. Kırkpınar öncesi son prova değerli güreş severler. Bu arada Ekin Türk TV, Kon TV canlı yayını başladı. Aynı zamanda YouTube ve Facebook adreslerinde canlı olarak izleyebilirsiniz. Koza TV Facebook adreslerinde canlı olarak izleyebilirsiniz. Takriben 1 saat sonra da Lider Haber TV ortak canlı yayın ağına katılım sağlayacak değerli güreş severler. Ali Yazma, Atilla Güzel'le, Ahmet Serbest, Şali Kurt'la, İsmail Balaban, Turan Balaban'la, Recep Çakır, Ünal Karaman'la, Fatih Hocam. Mehmet Yeşil, Burkan Durmuş, Hamza Köseoğlu ekranlarda. Recep Kara, Semih Turgut'la, Mustafa Batu, Menderes Hafız'la, Bugün burada eski milli güreşimiz, Başar'la, birçok kez milli mayoyu giymiş Kırkpınar baş pehlivanlarından Abdullah Güngör, Bolu'nun Kaan Kaya, tek baş pehlivanı Baki Sultan Kap'ta gözlemci olarak Yusuf Bekir seçimiyle birlikte burada görev alacaklar. Yıldırım, Sahanın sevk ve idaresinde olumsuz olan İsmail tüm ayrıntıları not alarak hafta içerisinde federasyonumuza aktarıyorlar. Bir Değerli baş pehlivanlarımız bayrak Üst- sorumuz vardır. ustalar kurulu olarak da değerlendirilebilir. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Baki Sultan Kap'a Bekir seçimi.
ve birazdan da muazzam bir bayrak töreni gerçekleştirecek. Dilerseniz bu Bugün bu er meydanında tadına doyum olmayan görsel şöleni sizleri şöyle baş başa bırakalım. şehitlerimize, kahraman Mehmetçiklerimize borçluyuz. Biz bugün Kuğulu Er Meydanı'nda bu ay yıldızlı al bayrağı açıyorsak bunu Çanakkale'de, İnönü'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da 15 Temmuz'da vatan aşkıyla kara toprağa, gül bahçesine girer gibi yatan kıymetli şehitlerimiz için buradayız. Ve yine biz bugün bu er meydanında bu güreşleri yapıyorsak bunu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Anıtkabir'de yatan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına borçluyuz. Ne güzel söylemiş şair, dur yolcu, bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. İyi de kulak ver bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Biz de diyoruz ki rengini şehitlerimin kanından almış benim aziz bayrağım. Sen gönlerden inmeyeceksin. Senin gölgende doğduk, senin gölgende öleceğiz. Senin destanını okuduk, senin destanını yazacağız. Seni yere indirmeye çalışanların oyununu bozacağız. Ezan sesleri dinmeyecek, şan ve bayrak inmeyecek, vatan görünmeyecek, dünya bunu böyle verecek. Olmazdır. İramın hürriyet hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal. Düşmanlar diyor ki yaşamaz bu vatan. Hileye, oyuna, ihanete, kahpeliğe gelmez bu vatan. Yüce Türk milletinin yüreğini kapatmasınlar. Dağdaki kardeş PKK'ya asla kalmaz bu vatan. Evet Doğmeister, müziği alalım lütfen. Müziği alalım. Ölü demeyin onlara sakın. İlahi ferman böyledir bakın. Onlar cennete, Allah'a yakın. Mevlana'nın şehri Konya, Seydişehir tek ses. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Toprağın altı nice kahraman. Bu nasıl yürek? Bu nasıl iman? Tekbirler arşa çıktığı zaman Mevlana'nın şehri Konya, Seydişehir tek ses. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Ay yıldızı al bayrağımı indiremezsin. Ezan seslerimi dindiremezsin. Bu Necip Türk milletini tankla, topla sindiremezsin. Mevlana'nın şehri Konya, Seydişehir tek ses. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Evet. Allah razı olsun. Ay yıldızı al bayrağımıza kanlarıyla rengine veren Türk şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Bayrak seremonimiz burada sona ermiştir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli Doğmeister'ımız şu sesleri bir düzeltelim, sana zahmet üstadım. Evet baş pehlivanlar, Kur'an numarasına göre lütfen İsmail. Kur'an numarasına göre lütfen her meydandaki yerlerinizi alınız. Ona oturamıyorum. Ona oturamıyorum ben. Niye? Sandalyeyi de bu Arap mı? Evet değerli güreşseverler, 4. geleneksel Seydişehir Belediyesi Kuğulu Yavla Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık 1. tur salavatlaması başlıyor. Baş pehlivanlarımızdan sizlerden şöyle öpüde ellerinizden kocaman bir moral alkış istiyoruz. Alkışlar sizlerden, güreşler onlardan. Yalova Kaykazdere Belediyesi adına güreşiyor. Gökhan Arıcı, Kocaeli.
Kocaeli Milletvekilimiz Lütfi Türkan adına güreşiyor. Ali Güngör Ekin, Kocaeli. 32. İstanbul Şile Belediye Başkanımız Sayın İlham Ocaklı adına güreş yapıyor. Fatih Koyuncu, Samsun. İstanbul. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Serik. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu adına güreş yapıyor. Süleyman Aykırı, Sakarya. MCM Özparlar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Şurada çayı da var. Salih Doruk, Korkuteli, Antalya. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Ali İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Ahmet Serbest, Çorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Şali Kurt, Antalya Korkuteli. Bu Fethiye Belediye Sayın Alim Kapçı adına güreş yapıyor. Yine bugün burada TÜMOSAN Muğla Bölge Bakanı Sayın Ümit Tanıtmış adına güreş yapıyor. Ali Yanatma, Muğla Fethiye. Evet, Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Kumluca'da Cumhuriyet Savcılığımızı yapan, Ataspor'u güreş çok seven, bu er meydanlarında mahdumunu güreştiren Aslı Nesi, Konya'mızın öz evladı Muhammed Numan Erkin adına güreşiyor. Aslı Nesi bu coğrafyanın, Konya'nın öz evladı, milli güreşçi. Atilla Güzel, Konya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. 2020-2022 yılı Uluslararası Dünya Şampiyonası'nda kısa şalvar dünya şampiyon oldu. 2013-2017 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı İsmail Balaban. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Turan Balaban, Antalya Elmalı Akçay. Evet, Allah'ın izniyle 1 Ekim tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı Pehlivanlar Diyarı Serik Er Meydanı'na davet eden Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Okulkan adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir otomotivlerin sahibi Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağabey Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Hüseyin Demir, Antalya Serik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa. Evet, güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın pehlivanı. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Yörük İl Beyimiz Veli Demir otomotivlerin sahibi Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. 2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı, Avrupa şampiyonumuz Mehmet Yeşil, Antalya Aksu Karayüz. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Semih Esen'in manevi evladı Gözbebeği. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Semih Esen adına güreş yapıyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya Korkuteli Taşkesi. Yalova Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tutuk Beyefendi adına güreş yapıyor. Semih Turgut Karamürsel. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. 2004, 2007, 2008
2016 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Recep Kara Ordu Ünlü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada tarihi Elmalı güreşleri güreş ağamız. Çetin Maden, Çetin Mermercikleri sahibi Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya Odabaşı var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya Kumluca'da faaliyet gösteren Uçar Emlakların sahibi iş adamı Sayın Osman Uçar adına güreşiyor. Menderes Saltık, Manisa Turgutlu. Değerli güreş severler, an itibariyle Kon TV, Kon TV, Ekin Türk TV ve Kosa TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla birlikteyiz. Takriben yarım saat sonra da Lider Haber TV ortak canlı yayın ağımıza katılacak. Konya Seydişehir Er Meydanı'nda baş pehlivanların ilk tur salavatlaması. Aynı zamanda Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutal'a teşekkürlerini, şükranlarını sunuyor. Bugün de bu Er Meydanı'nda Seydişehir Belediye Başkanım Mehmet Tutal ve tüm Konyalılar adına güreşiyorum diyor. 2021 yılında onlara final heyecanlı, final mutluluğunu yaşattım. Allah'ın izniyle bu yıl altın kemeri onlara armağan etmek için gidiyorum diyor. İsmail Koç, Konya Koçu. İstiklal Marşımızı birçok kez dünyaya okuttu. Ay yıldızlı al bayrağımızı gönlere çektirdi. Hasan Zeybek, Balıkesir, Kandırma. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Şu anda da Er Meydanı Yiğitleri sosyal medya portalından da ve güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında da canlı olarak izleyebilirsiniz. Değerli güreş severler. Eski milli takım antrenörümüz Mehmet Acak adına güreş yapıyor. Abdullah Güngör, Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serik güreşleri güreş ağamız. Veli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Yusufcan Zeybek. Türkiye Avı Güreşi'nin Mike Tyson'ı. Hiç kuşkusuz. Sakarya Hendek Belediye Bu yıl Başkanımız Kırkpınar'da Sayın Turgut Babaoğlu adına eğer altın kemer alırsa kimse şaşırmasın. Yusufcan Zeybek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı Hamza Köseoğlu, Dadaşlar Diyarı Erzurum. İstanbul Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı adına güreş yapıyor. Mecit Yıldırım, İstanbul Şile. Tekrar ediyorum. Kon TV, Ekin Türk TV, Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağındayız. Evladınız. Konya Gençlik Yarım Spor saat Hizmetleri sonra da İl Lider Haber Müdürlüğü'ne güreş TV yapıyor. ortak canlı yayın ağına katılacak. İl Müdürümüz Sayın Konya Seydişehir Yağlı Pehlivan Güreşleri Kırkpınar öncesi son prova. Bir tek Ali Gürbüz yok değerli güreş severler. Burada Konya güreş antrenörü Bakalım gün sonunda kim baş pehlivanla uzanacak? güreş yapıyor. İsmail Koç mu? İsmail Mehmet Güzel. Yeşilleşil mi? İsmail Balaban mı? Hamza Köseoğlu mu? Recep Kara mı? Yusuf Can Zeybek mi? Ankara Mustafa Batu bu yılın Sayın Mansur flash baş pehlivanı. Cengizhan Şimşek de yok değerli güreş severler. Yarın Edirne'ye yola çıkıyor Cengizhan Şimşek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi. Balıkesir'den Ramazan Seren iyi yayınlar diliyor. Karaman Çorum. Türkiye Yağlı Güreşler sayfasından da canlı olarak şu anda izleyebilirsiniz değerli güreş severler. Antalya Korkuteli Servet Yıldız Usta'nın çırağı. Evet değerli güreşseverler, değerli misafirler. Baş pehlivan kolay yetişiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde tam 70 tane baş pehlivan var.
her vilayete bir başkanı dahi yetmiyor. Ben Ataspor'un aslanlarına sizlerden şöyle coşkulu bir alkış istiyorum. Alkış tutan elleriniz dert görmesin. Pehlivan! Pehlivan! Bu meydan iki kapılı bir handır. Bu meydanda yapılan her davranış bir imtihandır. Allah için, hak için güreşinin de yardımcısı Hazreti Allah'tır. Karşıki dağdan geliyor bir yörük at. Kanatları kat kat gönderelim. İkinci harsenleri Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed Mustafa'ya salavat. Allah Allah! İnanallah! Muhammedur Resulullah! Aynı yazısı için baş firmanlarımıza, dualarla, alkışlarla dedim maşallah. Arkadaşlar Allah rahman eylesin. Evet değerli güreş severler. Konya Seydişehir Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşlerinde Allah'la nidalarıyla baş pehlivanlar ilk tur salavatlamasına başladılar. Gün boyu sürecek olan bu heyecan fırtınası an itibariyle Kon TV, Ekin Türk TV, Koza TV, Facebook ve takriben yarım saat sonra da Lider Haber ortak canlı yayın ağıyla tüm Türkiye ve dünyaya canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca bu organizasyona ciddi manada katkı koydu değerli hocam Fatih Tatü. Kendisi Omay Organizasyon ve Zembil Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı. Geçen hafta Gaziantep Şahin Bey CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne haftalardır, aylardır ummalı bir çalışmayla çok büyük bir sınav verdi ve tüm Türkiye'nin haklı takdirini kazandı. Ve bu coğrafyada, bu bölgede Ataspor'un güreşin yaygınlaşması noktasında köprü oluyor değerli büyüklerimizle. Camiamız adına kendisine binlerce kez şükranlarımızı sunmak isteriz. Buralarda güreşimiz artık emin ellerde. Fatih Tatü hocama gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın hocam. Kırkpınar provası değerli güreş severler. Önümüzdeki hafta 7, 8, 9 Temmuz. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Tarih Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri. Tertip Komite Başkanı Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan tüm Türkiye'ye Tarih Edirne Kırkpınar'a davet ediyor. Ve yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş tüm yurt sattığında hangi köyde, hangi ilde, hangi ilçedesiniz Kırkpınar'a gelin ve 700 yıla yakın tarihi geçmiş olan Kırkpınar Er Meydanı'nda kıran kırana mücadeleleri gelin izleyin diyor. Değerli Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiş. Ve tabii Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur da özellikle aba şalvar aşırtmalı Maraş'ta, Hatay'da, İskenderun'da, Adana'da tekrar eski şaşalı günlerine dönmesi için var gücüyle çalışıyorlar. İsmail Koç ekranlarda. Ve İsmail Balaban İkiz kardeşi Turan Balaban'la ilk turda eşleşecekler. Kura azizli diyelim. Halit Güneş Almanya Duisburg'dan iyi yayınlar diliyor. Mehmet Gökkaya iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme kucak dolu sevgiler yolluyorum Kocaeli Körfez'den. Körfez Belediyesi zabıta amiri aynı zamanda.
Evet, İsmail Koç ekranlarda. Bu turun özel eşleşmeleri değerli güreş severler. Recep Kara, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil. Mehmet Yeşil Furkan Durmuş eşleşmesi. Sol alt köşede, sağ alt köşede Recep Kara, sağ üst köşede İsmail Balaban, Turan Balaban, sol üst köşede de Aslen Konyalı İsmail Koç'un kapışmasını izleyeceksiniz. Kırkpınar öncesi son kapışma. Konya Seydişehir Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Seydişehir Kuğulu Parkı Er Meydanı değerli güreş severler. Furkan Durmuş altın, Mehmet Yeşilesi sol alt köşede. Hava sıcaklığı 26 santigrat derecede, oldukça sıcak bir hava. Kırkpınar'da 30-35 derece hava sıcaklığı beklenmekte. Özellikle Sarayçi Meydanı hava sirkülasyonunun olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda 40'lara 45'lere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla inanılmaz derecede soğuk bir, sıcak bir hava atmosferi olacak. Bu göz önüne bulundurduğumda Orhan Okulu'nun bu hava şartlarında nasıl bir performans ortaya koyduğunu sanırım bilmeyen yok. Çok büyük çarpışmalara sahne alacak, çok. Belediye başkanı, siyasi partilerimizin değerli başkanları, değerli protokol, federasyon genel sekreterim, kıymetli sporcular ve siz saygıdeğer misafirler, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Seydişehir Belediye Başkanlığımızda tertip edilen Yağlı Pehlivan Güreşleri programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seydişehir ilçemizin tarihinde
köklü bir maziye sahip olan atasporumuz güreşin kültürel mirasımız olarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl 4.'sü düzenlenen Seydişehir Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliğinin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Böyle anlamlı ve değerli etkinliği Seydişehir ilçemize ve düzenlenmesine vesile olan Sayın Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Değerli misafirler, olimpiyatlardan sonra dünyanın en köklü geleneğinin ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenen Furkan Durmuşaltı'nın sol alt köşede hata söz konusu. Sol üst köşede de İsmail Koç. Rakibi Hasan Zeybe'yi bastırdı. yaşatmak Erken bir galibiyet arıyor kendi saha vesilesi önünde. Sağ ayağında 2 haftadır süren bir ödem söz konusuydu. Ata intihap yapmıştı. Yoğun bir antibiyotik tedavi sonrası şu an için iyileşme sürecinde Kırkpınar'da çok daha iyi olacağını, hazır olacağını dile getirdi İsmail Koç. Baş pehlivanlık güreşlerinde Hamza Köseoğlu galip. Evet, uzak köşede ilk galibiyeti Hamza Köseoğlu elde etti değerli güreş severler. Güzel durum baş pehlivanlık güreşlerinde Necip Yıldırım galip. Bu arada Yusufcan Zeybek de uzak kadrajda. Ahmet Kavakçı'ya her an bir sonuç elde edebilir. Seydişehir Yağlı Pehlivan Güreş etkinliği vesilesiyle atasporumuz olan güreşin başta bizler olmak üzere ülke genelinde yaygınlaştırılması ve yaşatılması için tüm gayretlerimizi Evet, uzak kadrajda Yusufcan Zeybek Baş pehlivan Ahmet Kavakçı'yı mağlup etti. Kaan Kaya da yine uzak kadrajda Abdullah Güngör'ü mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. güreşlerinde Salih Dorun galip. yapacak oldukları üstün başarılar diliyorum. Yine Tam Cimicibin önünde Kürşat Şefki Korkmaz mücadelesi var. Fatih oyuncuyla yerde mücadele devam ediyor. Çok değerli Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Evet, mücadeleler Şimdi konuşmalarını yapmak üzere güreşlerimizin tertip ve komite başkanı, Seydişehir'imizin mimarı, çok değerli belediye başkanımız, Sayın Mehmet Zafer Taşbelek kolaylıklar diliyor. mikrofona davet ediyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Değerli Bilmez Sivas'a selamlar. Tekrar ediyorum, Kon TV, Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağındayız. Bu arada uzak kadrajda da Hüseyin Demir, İlçe başkanlarım, Süleyman Başar'ı mağlup ederek adını STK'larımızın İkinci değerli tura yazdırdı. temsilcileri, muhtarlarımız, il müdürlerimiz, Evet, Kürşat Şefki Korkmaz da hemen önümüzde Fatih oyuncuyu mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı değerli güreş severler. Kurduğu, ihya ettiği, inşa ettiği şehrimize bir hoş geldiniz. Ali Bildirgi iyi yayınlar diliyor. Melih Okutan Festiskan güreşleri ne zaman demiş. Geleneksel hale getirdiğimiz 4. yağlı pehlivan güreşlerimiz ilçemizde devam ediyor. Konya'mızı temsilen Konya, Seydişehir, Kuğulu yağlı pehlivan güreşlerimiz artık ilçemizde oturdu. 2014'te geldiğimizde ilçemizde belediye spor kulübümüzün 68 lisanslı spor 30 Temmuz Pazar günü. Kürşat Şefki Korkmaz emin adımlarla ilerliyor değerli güreş severler. 30 Temmuz Pazar günü. Antalya Festiskan Yağlı Pehlivan güreşleri. 450 Evet, bu arada İsmail Koç Hasan Zeybi'yi mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Hemen arka kadrajda da Atilla Güzel Ali yan atmayı da mağlup ederek o da iki Konyalı arka arkaya aynı kadrajda galibiyetler elde ederek isimlerini ikinci tura yazdırdılar. Bu güreşlerimizin ilçemize, Konya'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyor. Değerli başkanımızı şöyle tekrar coşkuyla bir alkışlayalım. Teşekkür ediyoruz konuşmalar için. Ve yine çok değerli
AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Latif Selvi'yi konuşmalarını yapmak için mikrofona davetimi arz ediyorum. Coşkuyla alkışlıyoruz Sayın Vekilimizin. Evet, Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Koç galip. Başpehlivanlık güreşlerinde Atilla Güzel galip. Sol alt köşede Mehmet Yeşil, sağ alt köşede Recep Kara. Yiğitlerin harman olduğu Sol üst köşede de evet. ustalarını, güreşin üstadlarını ve onları örnek Tam benim önümde Ali Güngörek'in ve Gökhan Arıcı mücadelesi var. Tam benim önümde. pehlivanlıklara imza atacak gençlerimizi izliyoruz ve bu organizasyonu gerçekleştiren Seydişehir Belediye Başkanımız da bizleri bu güzel meydanda bu güzel pehlivanlarımızı, bu yiğitlerimizi izletme fırsatı sağlıyor. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Onlar yüz hakkımız, örneğimiz, kutluyoruz Evet. onları. Herkese teşekkür ediyorum. Recep Kara da sağ alt kadrajda Semih Turgut'u mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Konuşmalarını yapmak için AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem'i coşkulu alkışlarınızla mikrofona davetimi arz ediyoruz. Başpehlivanlık güreşlerinde Bu arada Ömer Oğuzhan değerli büyüğüm iyi yayınlar diliyor. Çok değerli Bugün üzüntülüyüz. milletvekilim, Onun haberini de birazdan yapacağız mücadeleler bittikten sonra. ilçe başkanlarımız, muhterem protokol, muhtarlarımız, Atasporumuz güreşe bizim çok değerli yayıncılık noktasında prodüksiyon anlamında katkı sağlayan çok değerli sevgili çocuklar. dostlarımız Ben de hepiniz sabah 4.30'da elin bir trafik kazası sonucu bugün burada aramızdan ayrıldılar. Onun da bu tur sonrasında yine şahitiz. Minikler anonsunu yapacağız değerli güreş severler. pehlivanlarımıza kadar çok ünlü Muğla Köyceğiz'den Sami Tokmak iyi yayınlar diliyor değerli büyüğüm. Bu arada kutluyorum. Bir yandan güreşler devam ediyor. İkiz kardeşlerden İsmail Balaban ve Turan Balaban mücadelesini kazanan İsmail Balaban oldu Bir araya getiren ikinci turda. Mehmet Tutal Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinlikleri daha nice yıllar devam ettiririz. Yöremizin çocuklarına bu güzel sporu ve etkinliklere alıştırırız. Bu yiğit sporu önemsetir ve onları da geleceğe Gökhan Arıcı, Ali Güngörek'in mücadelesi. Diğer tarafta da Ünal Karaman, Recep Çakır mücadelesi. Uzak kadrajda da Mustafa Batu mücadelesi var. Hemen önümüzde de Mehmet Yeşil, Furkan Durmuş Altın. her bir memlekte 4 çift kaldı çayırda değerli güreş severler. Çok değerli vekilimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Davulcular devam. Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Güzel galip. Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban galip. Teşvik 2, toz koparan. Ayak Sol üst köşede Gökhan Arıcı, Küçük orta, Ali Güngörek'in küçük boy pehlivanları. sol alt köşede Çok acele salavatlanmak üzere pehlivanın giriş kapısına geliyoruz. Teşvik Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil, sağ alt köşede Recep Çakır, Ünal Karaman, sağ üst köşede de Mustafa Batu pehlivanlarımız. mücadelesi var Menderes Altık'la. Acele pehlivan giriş kapısına geliyoruz. Kırkpınar öncesi son prova. Sol alt köşede Furkan Durmuş Altın, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Semih Esen'in gözbebeği bu yıl. Geçen yıldan biraz daha farklı. Sağ alt köşede değerli güreş severler Ünal Karaman, Recep Çakır'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Furkan Durmuş ekranlarda. Antalya Konyaaltı Belediyesi Başpehlivanı. Teşvik 2 boy pehlivanlar. Turay Karanfil iyi yayınlar diliyor. Acele salavatlanmak. Mehmet Başçı pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Büyük, küçük orta, küçük boy pehlivanları. Kündera arayışı içerisinde şunu ifade edeyim. Furkan Durmuş Altı'nın
yükselen bir form grafiği var. Bunu Kırkpınar önümüzdeki haftaya taşırsa, hele pazar günkü finalleri bulursa yeni bir altın kemer adayımızı kazanmış olacağız. Atasporumuz adına konuşuyorum bunu. O eşik, cumartesi günkü elemeler var ya, çok zorlu geçiyor. O eşiği atlatan pazar günü kendi kariyeri adına büyük bir sıçrama yapabilir. Antalya Konyaaltı Belediyesi Başpehlivanı Furkan Durmuşaltın çift sarmadan gerdanlamada ayağa kalkan Mehmet Yeşileşil mücadele ayakta devam ettiriyor. Denizli Serinhisar'dan Ümit Kuşçu yayınlar diliyor. Okan Kalender, Cengizhan Şimşek yok mu? Yok. Yarın Edirne'ye yola çıkıyor. Çağlar Sabır, Cengizhan Şimşek yok mu? Hayır, yok. Evet, FBR yapım farkıyla üçlü ekran şu anda, tekrar ediyorum, Kon TV başta olmak üzere Ekin Türk TV, Koza TV Facebook adresi ve takriben 15 dakika sonra da Lider Haber TV ortak canlı yayın ağıyla Konya Seydişehir Belediyesi yağlı pehlivan güreşlerini tüm dünyaya aynı anda izleteceğiz. Toplamda tam 32 baş pehlivan var. Son 16'ya güreşecekler baş pehlivanlarımız. Pehlivan Arda Pal. Bu senin için yapan... Manisa'dan Önder Gençer iyi yayınlar diliyor. Bursa'dayım şu anda. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyorlar. Zonguldak Alap'tan Hakkı'yı değerli büyüğümüz iyi yayınlar diliyor. Ayak boyu pehlivanları çok acele salavatlanmak üzere meydana. Pehlivan Cihat Dur. Bu senin için yapan sonuçlar. 16 Eylül Cumartesi günü Zonguldak Alaplı'da olacağız inşallah. 15 Eylül'de de Çanakkale Biga'da olacağız. Ve Kırkpınar'dan hemen bir hafta sonra da, bu arada ekranın solunda Mustafa Batu bir yan kazıktan butluyor. İçpaça'ya uzandı. Eğer oradan aktarırsa, ki aktarır gibi geliyor bana, iç kazığı da yakaladı. İçpaça'dan kepçeleyerek sonuca gidebilir Mustafa Batu. Bu yılın formda baş pehlivanı direniyor. Menderes Saltık direniyor değerli güreş severler. Ayağını da taktırması gerekiyor Ali Gürbüz bunu, çünkü buralarda çok iyi yapıyor. Bakalım ayağını taktırabilecek mi? Hayır. Tam farklı bir oyun yaptı ama sonuca ulaştı Mustafa Batu. Emin adımlarla ilerliyor değerli güreş severler. Bu yıl Mustafa Batu Kırkpınar'da var ya, el yakar el. Çok kondisyonlu, çok iyi çalışmış. Muazzam bir güreş temposuna sahip. Murat Doğansoy iyi yayınlar diliyor. Pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyor. Eski milli futbolcumuz ve Kocaeli Spor'un da efsanevi kaptanlarındandı. İsmail Koç, İsmail Balaban. Son 16'dalar. Yusuf Can Zeybek, değerli güreş severler. Sağda 2 çift kaldı. Furkan Durmuşaltın, Mehmet Yeşileşil, Ali Güngörekin, Gökhan Arıcı. İkinci tur pehlivanları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Bu arada çok değerli büyüğüm Zülfikar Atikbay iyi yayınlar diliyor. Kucak dolu sevgiler yolluyorum. Sayın Başar Atikbay da
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz, mali işlerden sorumlu Başar Atikbay, yiğitlerimize Allah derman versin ve Kırkpınar öncesi inşallah sakatlanmaz diyor Başar Atikbay, değerli büyüğüm. İşte yöneticilik ruhu bu. Hepsi bizler için büyük bir değer. Arif Cabbar Elmalı'dan iyi yayınlar diliyor. Finike'deyiz şu anda diyor. Alt boylarında tur salımları başladı. Önümüzdeki hafta tarihi Edirne Kırkpınar yağlı pehlivan güreşleri, bitmeyen güreşin devam eden efsanesi değerli güreş severler. Kırkpınar kendi evi TRT'de olacak. TRT Spor 3 gün boyunca soluksuz olarak Atasporumuz güreşi Kırkpınar'ı yayınlayacak. Yıllar öncesinde olduğu gibi Küçük orta, küçük boy pehlivanları. ve hafta içerisinde de yine ortak canlı yayın ağında bulunacak olan kanallarında Sağlatlanmak üzere. bilgilerini aktaracağız. Değerli güreş severler, bununla alakalı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş büyük çaba sarf ediyor. Değerli büyüklerimizle birlikte. Ali Güngörek'in ekranın solunda Gökhan Arıcı, Mehmet Yeşileşir rakibi Furkan Durmuş Altın. Ekranın solunda Ali Güngörek'in ve Gökhan Arıcı, ekranın sağında da Mehmet Yeşileşir, Furkan Durmuş Altın. Burası Konya Seydişehir Kuğulu Park Yer Meydanı. Bu ne? Şerif hadi. Bana abim şunu. Sezon başından beri er meydanlarında hep kameralara yansıyan biri var. Bilal Şahin. Sahanın sevk ve idaresinde muazzam bir işlere imza atıyor. Sayın İbrahim Türkiş öyle bir dokundu ki sihirli değnekle sahalara intizam geldi. Bilal Şahin hocama yoruluyor belki ama Atasporumuz adına her şey. 1993 yılında Kırkpınar'da güreşim var Bilal Şahin'le. Uzun yıllar geçti. İbrahim Erdal Arcan Balıkesir'den iyi yayınlar diliyor değerli büyüğüm Gönen'den. Kemal Bulut tam bir güreş sevdalısı. Selamlar yolluyorum değerli kardeşime. Arada bir bizleri de eleştirir ama onlar bizim veli nimetimiz, güreş severlerimiz. Onlar, sizler en iyisini hak ediyorsunuz. Eksiklerimiz, yanlışlarımız muhakkak oluyor. Hoşgörünüze ve affınıza sığınıyoruz. Değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, Seydişehir Kuğulu Er Meydanı'nda TBR yapım Fatih Bedir prodüktörlüğünde Kon TV, Ekin Türk TV, takriben 5 dakika sonra da Lider Haber TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla birlikte olacağız. Finlandiya'dan Edim Genç iyi yayınlar diliyor. Mustafa Koca, Manisa Akhisar'dan eski başaltı pehlivan ve çayların deneyimli hakemlerinden biri iyi yayınlar diliyor. Necdet Vitos eski milli futbolcumuz iyi yayınlar diliyor. Kocaeli Karamürsel'den.
Desteğe küçük boy pehlivanı Bekir Durmaz. Evet, ekranın sağında Mehmet Yeşil, Furkan Durmuşaltı'na dış kazık Yanpaşa'da yağlı güreş tabiriyle yaydırdı ama toparlandı. Murat abi! Pehlivan Bekir Durmaz çok acele etmeden. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar. Yine Seydişehir'e zamanında altın madalyalar kazandırmış. Seydişehir için ve Türkiye'miz için şanlı bayrağı gönderi çektiren eski ustalarımız, şampiyonlarımız plaketlerini almak için her meydana davet edeceğim. Sayın Mehmet Uysal, Sayın Mehmet Çamcı, Sayın Mehmet Ocak, Sayın Süleyman Özdemir, Sayın Öğretim Görevlisi Kamil Cesur, yine öğretim görevlisi Arif Kısacık, yine Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Sayın Burhan Kaya, Adil Yoğlan, Abdullah Ömer, Hamza Civan, Tevfik Yıldız, Mesut Pekmezci, İbrahim Tuğlu, Abdurrahman Kuyucak. Bu arada sağ kadrajda her an bir künde kılçık oyunu gelebilir iki baş pehlivandan da. Bir künde Mehmet Yeşil'den ve Furkan Durmuşaltı'ndan da kılçık oyunu yoluna Furkan Durmuşaltı devam ediyor. Antalya Konyaaltı Belediyesi baş pehlivanı. Zamanında pehlivanı güreşlerinde Durmuşaltı galip. Seydişehir'imize altın madalyalar kazandırmış. Yalova Altınova'dan Çağrı Çit, Köksal Bayrak iyi yayınlar diliyor değerli büyüğüm. Değerli ustalarımız. Lütfen er meydanını boşaltalım. Lütfen Toz koparan bir. er meydanını boşaltalım. Dışarıdan müdahale etmeyelim lütfen. Şampiyonlarımızın, ustalarımızın plaketlerini takdim etmek üzere. Güreşlerimizin tertip ve komite başkanı. Almanya'dan Recep Acil iyi yayınlar diliyor. Sayın Mehmet Tutalı plaketleri vermek. Bir mücadele kaldı. 15 isim belli oldu. Bir çift kaldı değerli güreş severler. Gökhan Arıcı mı, Ali Güngör Ekin mi? Kürşat Korkmaz son 16'da. Atilla Güzel son 16'da. Devam edelim. İsmail Balaban son 16'da. Ünal Karaman, Furkan Durmuşaltın, Recep Kara, Mustafa Batu, Hüseyin Demir, İsmail Koç, Kaan Kaya, Yusuf Can Zeybek, Hamza Köseoğlu ve İsmail Güzel son 16'da değerli güreş severler. Puanlama saati geldi. Evet, puanlama anonsu geldi. Yalova Altınova Hersek Yağlı Pehlivan güreşlerinin güreş ağası Erkan Uysal iyi yayınlar diliyor. Er meydanda güreşen tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. 5-2 toz koparan ayak boyu pehlivanlarımızın puanlama saati gelmişti. Değerli belediye başkanımız, Seydişehir'imizin şampiyonlarına, değerli ustalarına, Seydişehir'de güreşte önde gelen isimlerine, değerli büyüklerimize plaketlerini teker teker takdim ediyor. Teşvik toz koparan ayak boyu pehlivanlarımızın puanlama saati gelmişti. Başkanım şöyle ortaya alalım. Baş pehlivanlarımız ikinci tur kurallarımızı çekmek üzere her meydanı. Evet, baş pehlivanlar ikinci tur kuralları için anons edildi. Değerli güreş severler, başkanımı ve geçmişten bugüne gelen şampiyonlarımızı
Seydişehir Cafer Danış Sivas'tan iyi yayınlar diliyor. Almanya'dan, Mainz'ten Ersin Bakar iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme, kucak dolusu sevgiler yolluyorum Almanya'ya. Mainz'e. Var mı ya? Göstermek. Göstermek için içine var mı? Evet değerli güreş severler. Dede al dede. Baş pehlivanlıkta bir çift kaldı. Ali Güngörek'in ve Gökhan Arıcı. Aynı araçta geldiler değerli güreş severler. 500 kilometreyi aynı araçta geldiler. Kıran kırana güreşiyorlar. Siz çok değerli güreş severlerimiz. Bu iki yiğidimize de sanırım övgüyü fazlasıyla hak ediyorlar. Almış oldukları o her kuruşun hakkını veriyorlar. İki tecrübeli baş pehlivan Ali Güngörek'in ve Gökhan Arıcı. Koç yiğitler ikinci tur kurallarınızı çekmek üzere. Er meydanındaki yerlerinizi alınız. Haydi aslanlar. Aytekin Demirci İstanbul'dan iyi yayınlar diliyor. Ali Güngörek'in baskısı söz konusu. Bu dakikalarda Gökhan Arıcı biraz daha pasif. Çayır hakemi düdüğü çaldı. Bakalım bir ithar gelecek mi? Aslında gençlere nasıl güreşebilecekleri konusunda çok büyük bir örnek ortaya koyuyor iki baş pehlivanda. Daha 20'li yaşların başında güreşten sanki yıllardır soğumuş gibi güreş yapan pehlivanlara nazire edercesine Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. kıran kırana güreşiyor iki yiğidimiz. Haydi aslanlar, Allah devam versin. Evet değerli güreş severler, burası Konya Seydişehir Kuğulu Park Yer Meydanı. Baş pehlivanların ilk tur kapışmaları. 15 isim belli oldu. Olan 16. isim. Ali Güngörek'in mi, Gökhan Arıcı mı değerli güreş severler? Gökhan Arıcı baş pehlivana pasif güreşliğinden dolayı Bir ithal geldi, evet. İsmail Balaban ikinci turda. Recep Kara, İsmail Koç, Kürşat Şevki Korkmaz, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu hepsi ikinci turda. Lider Haber TV, Kon TV, Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla Konya Seydişehir Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Kuğulu Er Meydanı'ndayız. Kuğulu Park Er Meydanı'ndayız.
Bu arada Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında Pehlivan Belediye Başkanı bir tane var. O da Kocaeli Karamürsel Belediyesi Başpehlivanı Sayın İsmail Yıldırım. Şu anda Kırkpınar öncesi Konya Seydişehir Kuğulu Park Yer Meydanı'nda kol bağlayıp güreş tutan tüm pehlivanlarımıza desteden başa kadar başarı dileklerinde bulunuyor. Değerli güreş severler. Tam 8 pehlivanı istihdam ediyor. Toplamda da 100'e yakın pehlivana omuz veriyor. Atasporumuz güreşin yapılabilme noktasında çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Sayın İsmail Yıldırım. Tam da net olmamakla birlikte 28 Temmuz Cuma günü Kocaeli Karamürsel Altın Kemer Yağlı Pehlivan güreşleri de inşallah yapılacak, tertip edilecek. Henüz tam tarih net olmamakla birlikte 28 Temmuz Cuma günü planlanan tarih. Biraz evvel benim oğlan da böyle oldu ama giriş vermediniz ona. Ferdi Gürses değerli dostum. İyi yayınlar diliyor. Kocaeli Karamürsel Belediyesi'nin kalbi. Ya demin nereye çalışmadı bunu güreşte bu kamera. Hocam bir dakika İstanbul'da burada izle. Bu arada Ali Güngörekin'e de bir ihtar. İhtarlar birer oldu. İsmail Balaban ikinci turda. İsmail Koç ikinci turda. Samet abi geliyor gel. Ben bilmiyorum. Samet abi gel. Furkan Durmuşaltın, Mustafa Batu. İkinci turda değerli güreş severler. 16 başpehlivan güreşecek ikinci turda. Hakan Çoban İskenderun'dan iyi yayınlar diliyor. Barış Başman Ankara'dan selamlar demiş. Pazar keyfimiz 2'ye katlandı demiş. Yayın yapan kanallara teşekkür ediyoruz demiş. Lider Haber TV, Koza TV Facebook, Ekin Türk TV ve Kon TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız değerli güreş severler. Kon TV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Özer, Anadolu Medya Grup ve Kon TV Yönetim Kurulu Başkanı Atasporumuz güreşe bu bölgede özellikle katkı sağlamaya devam ediyor. Evet, Ali Güngörekin adınız 16'ya yazdıran son isim oldu son 16'da. Ama tebrik ediyoruz her iki tecrübeli başpehlivanı da. Birazdan evet başpehlivanlar İkinci tur kuralları için sallavatlanacak. Hazır olunuz. Arap Mustafa'nın köyünden Gürcan Yiğit, Ahmet Koru ile birlikte izliyormuş. Muammer Erçelik. İyi yayınlar diliyor. Selamlar yolluyoruz. Her meydanında hazır olunuz. Davulcular. Evet değerli misafirler, saygıdeğer konuklar. Çok değerli Konya'mızın İşte ilk turda başpehlivanlarımızın galip geldikleri o son anlar ekranlarda. Programımıza katılmış oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini şöyle coşkulu alkışlarla uğurluyoruz. Burada davulcu. Büyük orta, baş altı pehlivanları, her meydandaki yerlerinizi alınız. Büyük orta ve baş altı pehlivanlarımız. Heyecan yok. Ya Hasan Usta. Evet, büyük orta pehlivanları ayağa kalk. Her meydandaki yerlerinizi alınız. Büyük orta. Alt boylarda mücadeleler devam ediyor. Pehlivanlarımız. Sağ ol abi. Şöyle mi?
şunu işte sana zarar olmayacaksa ya. Alın sen şunu. Ayıp olmuyor. Evet, büyük ortalar. Akabinde baş altı pehlivanlarımız Zerbeydan'daki... İşte Mustafa Batu son anları ekranlarda. Mehmet Yeşil, Furkan Durmuşaltı'nın mücadelesinde de Künde Kılçık pozisyonu ekranlarda. Büyük orta pehlivanlarımız, büyük orta pehlivanlarımız, Aydaslanlar salavatlanmak üzere her bir yanındaki yerlerimiz olmaz. Vekiller gitti. Başkan şu an getirir misin? Evet, birazdan belediye başkanımız Mehmet Tutal'ı konuk olarak alacağız canlı yayınımıza. Baş pehlivanlar kura çekimini yapmadan önce Kamerayı götürelim başkanım. Baş altı pehlivanlarımız, Bolşevikler, baş altı pehlivanlarımız, Bolşevikler salavatlanmak üzere çok acele pehlivan giriş kapısına geliriz. Recep, bu yemekler sizin abi. Değerli güreşlerler, saygıdeğer konuklar, büyük orta boyu 3. tur pehlivanları kurallar gereği 3 çift pehlivan güreş yapacaktır, arz olunur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, büyük orta pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah. evet, kura çekimini birazdan yapacağız değerli güreş severler. Kura çekimini yok, şu anda kura çekimi başlayacak. Röportajımızı birazdan yapacağız. 16 baş pehlivan kura çekimi için tek tek anons edilecek. İkinci tur kurallarınızı çekmek üzere her meydanda geliriz. 27 Ağustos 2023 Pazar günü Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar himayelerinde yapılacak olan 72. Gerede Esentepe Yağlı Pehlivan güreşlerine tüm güreş severler davetlidir. Baki Sutakap değerli büyüğümüz Gerede Belediye Başkanımız adına davette bulunuyor. Mustafa Allar adına. Ustam beni aldı kadroya. İnşallah. Sana bizim İnsan İşleri Müdürü'nün telefonu verin de onunla bir görüş. Şube müdürü. Baş altı pehlivanlarımız, kol bağlarımız. Orhan Gazi'den Berber Hasan iyi yayınlar diliyor. Şu anda kura çekimi hazırlığı söz konusu. Alt boylardaki mücadeleleri de ekranda tutalım. Değerli ve severler, kıymetli kutlarımız, Seydişehir Kumulu Parker Meydanı'nda baş altı boyunda ikinci tur müsabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlar hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah devam etsin. Evet, baş pehlivanlarımızın birinci tur kura çekimleri başlıyor. Ordu'dan Recep Kara geliyor. İkinci tur kura çekimleri. Recep Kara 9 numara. Antalya'dan İsmail Balaban. Evet, kura çekimi şu anda ekranlara gelebilir değerli yönetmenim. İsmail Balaban Evet. 16 numara. Notlarınızı alın değerli güreş severler.
Furkan Durmuş Altın 13 numara. Konya'dan İsmail Koç geliyor. İsmail Koç 14 numara. İstanbul'dan Mecit Yıldırım geliyor. Mecit Yıldırım 1 numara. Konya'dan Atilla Güzel geliyor. Atilla Güzel 4 numara. Antalya'dan Yusuf Can Zeybek geliyor. Yusuf Can Zeybek 15 numara. Kocaeli'den Ali Güngör Ekin geliyor. Ali Güngör Ekin 10 numara. 7, 8, 9 Temmuz tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri önümüzdeki hafta. Hemen Kırkpınar sonrası, Kırkpınar prova niteliğinde. 2 büyük organizasyon var. Antalya'dan Salih Durum geliyor. Kocaeli, Kartepe, Ergelici İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri tertip edilecek. Kartepe Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kocaman himayelerinde tertip edilecek. Ali Gürbüz başta olmak üzere tüm baş pehlivanlar o gün orada. Hemen bir gün sonra da Ordu, Altınordu Yağlı Pehlivan Güreşleri olacak. Yine Kırkpınar'ın orada rövanşı olacak, rövanşı. Ordu Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören himayelerinde tertip edilecek. Değerli güreş severler, yine ortak canlı yayın ağımızda orada olacağız. İsmail Güzel 5 numara. Kocaeli'den Kaan Kaya geliyor. Kaan Kaya. Bu arada Şeref Çilioğlu çok değerli dostum, arkadaşım, tam 40 yıllık hukukum olan Kocaeli Karamsel İmam Hatip Lisesi'ndeki hem o sınıf arkadaşım hem de sıra arkadaşım. Şu anda yoğun bakımda. Tüm güreş severlerden dua istiyoruz. Recep Kara, Ali Güngör Ekin. Hasta olan, şifa bekleyen tüm hastalara Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. İsmail Şeref Çilioğlu'na Rabbim sevdiklerine bağışlasın inşallah. Herkese. Evet başpehlivanlar. Gel bak ya. İsmail parçaya atla birini. Bir yeri tokat atsa şunu yukarı çık. Benim yerim Ünal Karaman, Hüseyin Demir, İsmail Koç, İsmail Güzel ekranlarda. Mekke'den, Kabe'den Lokman Dinç. Huşu içerisinde ibadetlerimizi ediyoruz. Sizler için dua ediyoruz, pehlivanlarımız için diyor. Değerli Lokman Dinç. Kıymetli konuklarımız, Seydişehir Belediyesi. Evet, şimdi baş pehlivanlar salavatlamadan ekranlar gelmesini istiyorum değerli yönetmenim. Yaklaşık 3 yıldır siz değerli güreş severlerimize güreşleri ekranlara getirme noktasında büyük sorumluluk alan Salih Adı Güzel, değerli kameramanımız, duygulanıyorum. Bu sabah saat 4'te elin bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı Furkan Akbulut. Rabbim cennetiyle inşallah şereflendirir. Her iki güzel kardeşimi, Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. mekanları cennet olsun inşallah. Antalya Korkuteli. Salih Adı Güzel ve Furkan Akbulut. Tüm güreş sever halkımızı Pehlivanlar Diyarı Serik Er Meydanı'na davet eden Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya'mızda ikinci el araba alım satımında 1 numara. Veli Demir Otomotivlerin sahibi. Hocam. Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına görüşüyor. Hüseyin Demir, Antalya, Serik. Evet, baş pehlivanların son 16 salavatlaması için bir sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Şahin adına görüşüyor. Yine bugün burada Aslı Nesli, Konya'mızın öz evladı. Kumluca'da Cumhuriyet
savcılığımızı yapan Sayın Muhammed Numan Ergin adına güreşiyor. Dünya şampiyonumuz, altın adam, milli gururumuz. Atilla Güzel, Konya. Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına güreşiyor. Yine bugün burada Konya'da ustamız olan eski şampiyon Soner Ergin adına güreşiyorum diyor. Avrupa şampiyonumuz altın adam. Evet. İki kardeş önce Konya'yı gururlandırdı. Sonra Türkiye'yi onurlandırdı. Avrupa şampiyonumuz, milli gururumuz. İsmail Güzel, Konya. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Seyit. Daha küçük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Kur önüne gideceğiz. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral'ın pehlivanı. Kaan Kaya, Yalova. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreşiyor. Ünal Karaman, Çorum. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Lütfi Türkkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Marmara Eloksal İş adamı Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Ali Güngör Ekin, Karamürsel. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Recep Kara. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün burada Elmalı güreşlerimizin ağası, Çetin Madencilik, Çetin Mermerleri sahibi, iş adamı Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı. Salih Doruk, Antalya Korkuteli. Serhat Şehri Edirne Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreşiyor. Yine bugün burada Seydişehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda 4. Geleneksel Seydişehir Belediyesi Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız Sayın Mehmet Tutal başta olmak üzere tüm Konyalılar adına güreşiyorum diyor. 2021 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti, bu yılda Allah'ın izniyle Konyalılara, hemşehrilerime altın kemer mutluluğu yaşatmak için gidiyorum diyor. İsmail Koç, Konya. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Eser'in pehlivanı. Furkan Durmuş Altun. Evet değerli güreş severler. Baş pehlivanlar salavatlanırken az önce canlı yayın kabinime kim geldi biliyor musunuz? 40 yıldır bu er meydanlarında kol bağlayıp güreş tuttu. Bugünkü konumumu ben güreşten kazandım ve borcumu ödemek için yine Çayırlar'dayım, yine buradayım diyen MHK Başkan Vekili Sayın Servet Yıldız. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Konya Seydişehir Er Meydanı'ndayız. Baş pehlivanlarımız son 16 salavatlamasında, ama siz önemli açıklamalarda bulunacaksınız. Çünkü önümüzdeki hafta tarihi Edirne Kırkpınar güreşleri var. Evet.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'ten almış olduğunuz direktifler doğrultusunda çok önemli açıklamalarda bulunacaksınız. Şimdi söz sizde efendim. Ben de bizi izleyen seyircilere teşekkür ediyorum. Camiamız adına size teşekkür ediyorum. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun yeni uygulaması var. Eş boyu ayrımlar artık internet sitesinde, internet ortamında yapılıyor. Gelenekselsporlar.com.tr'den yayınlar, başvurularını yapabilirler. Salı gün saat 22'ye kadar bu başvurular yapmış olmaları gerekiyor. Bunun için 662 tarih Kırklar güreşlerinde bu yıl ilk defa uygulanan internet ortamında başvuru ve kura çekimleri çok önemli bir duyurudur. Sayın Başkanımız da sabah yapmış olduğumuz istişarelerde bunu açıklamak bize verdiği için kendilerine çok teşekkür Bu bir ederim. zaruriyetti. Şimdi ben Recep Tosun olarak eğer ben burada bu kaydımı yaptıramazsam önümüzdeki hafta Kırkpınar'da güreşebilir miyim, güreşemem mi? Salı günü akşam saat 10'a kadar sen kaydını yaptırmazsan güreşemezsin. Bu kadar açık ve net. Açık ve net. Bugün İtirazım olursa kabul görür mü? Kabul görmez, niçin görmez? Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, lig güreşlerde güreş bir devrim yaşıyor. Sayın İbrahim Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı lig güreşleriyle başlayan yeni bir federasyon, yeni bir yönetim şekliyle birlikte güreş artık eski güreş değil. Yani burada Recep sana torpil yok kardeşim. Sen salı gününe kadar kaydını yaptırmadın. Kim olursan ol. İstiyorsan kemerin en büyük adayı ol. O gün Kırkpınar'da güreşemezsin. Bu kadar basit. Ya güreşemeyen arkadaşlarımız oldu. Geçenlerde İbrahim Çolaman arkadaşımız oldu. Güreş, Kocaeli'de Arif Akın oldu. Arif Akın oldu. Dün yine aynısı oldu. Bugün yine aşağı boylardaki arkadaşlar kayıtlarını yaptırmamışlar. Bunun için bir torpilin ya da bir müsamaha gösteren mümkün değil. Çünkü kurumsal bir işleyiş var. Bunu kimsenin delmeye hakkı yok. Hakkı yoktur ve öbür arkadaşların haksızlık vardır. O zaman o haksızlık olur. Onların haklarına riayet etmemiş oluruz. Kura ortamı olunca orada yapmış olduğumuz bizim eski düzende çekeceğimiz kurallar öbür arkadaşların haksızlık olarak görüyoruz. Ve bunu şu anda yine de bir tane altın çizerek Bir daha anons edelim tabii ki. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu .com.tr'den Kırkpınar güreşlerinin kayıtları başlamıştır, açılmıştır. Salı gün saat 10'a kadar bu kayıtlarını yaptırmayan hiçbir güreşçi, baş pehlivan dahil, geçen yılın baş pehlivanı dahil, geçmişte kemer almış Ali Gürbüz de dahil olmak üzere ve minik boyda dahil hiçbir kimsenin güreşemeyeceği kesindir ve nettir. Aslında bu bir katı kural değil. Bu kurumsal bir işleyiş. Buna uymak durumundayız. Buna alışacağız. Bunu kabul edeceğiz. Bu yapmış olduğumuz lig güreşleriyle birlikte güreşin yeniden şaha kalkışıyla birlikte düzen yapılmasında yani yeni federasyonla birlikte yapılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Nettir bu. Bu kararı kimsenin delmesine müsaade etmiyor başkanımız ve spor bakanımızla bir istişare. Siz yönetim kurulu üyeleri, MHK üyeleri olarak da bu konuda hassassınız. Biz zaten bu konuda en çok biz çekiyoruz. Bize geliyor çocuklar tabii de biraz daha yüz göz ama bu kuralları uygulamaz isek bir yerde deler isek bu artık önü açılmış oluyor. Onun için kendilerinden hakikaten rica ediyorum genç kardeşlerimizin, ailelerinin bunları sadece internet ortamında kare kodu okutarak yapılacak çok basit bir işlemdir. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah daha mutlu, daha güzel bir yarınlarda buluşuruz inşallah. Bizler de size başarılar diliyoruz. Tarihi Kırkpınar'da önümüzdeki hafta kusursuz zaten sezon başından beri kusursuz bir yönetim sergiliyorsunuz. Sek ve idare ediyorsunuz. Sizin gibi tecrübeli isimler bugünler için var. Bu yükselişe de omuz veriyorsunuz. Son olarak sözlerinizi alalım önümüzdeki Kırkpınar haftası için ve sizi kuleye görevinize yollayalım. Buyurun efendim. Ben de başkanımıza, belediye başkanımıza, bu görevleri yapan arkadaşlarımın yağcısından, davulcusundan, hakemler herkese başarılar diliyorum. İnşallah 660. tarih Kırkpınar güreşi kazasız belasız bitiririz. Güreşe bir kat koyabilirsek ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ederim ben de. Bizler teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Değerli güreş severler, Servet Yıldız, MHK Başkan Vekili canlı yayın konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta Kırkpınar için ama aslında ülke nezdinde genelinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde yapılan uygulamanın kurumsal anlamdaki işleyişine herkesin riayet etmesi noktasında çok ciddi bir şekilde ikazda bulundu ve biz de canlı yayında bunu belgeledik. İbrahim Türkiş Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımızın talimatıyla. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, baş pehlivanların son 16 kapışmaları başladı. Servet Yıldız çok özel ve önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta hiç kimse ben duymadım, bilmiyordum diyemez artık. Tekrar ediyorum.
Burası Konya Seydişehir Kuğulu Park Er Meydanı. Kırkpınar'a bir hafta kaldı. Son provalar. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız. Atasporumuz güreşe omuz veren kanal yöneticilerimize, Koza TV, Ahmet Yılmaz, değerli yönetim kurulu başkanımız, Lider Haber TV, Ender Alkoçlar, genel yayın yönetmeni Sabri Çağlar, Ekin Türk TV ve Kon TV, Avukat Ömer Ahmet Özer, Anadolu Medya Grup ve Kon TV Yönetim Kurulu Başkanı. Çok değerli büyüklerime Atasporumuz adına yapmış oldukları bu yayıncılık anlamında hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Selahattin Bayram, Ekin Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı. Her şey Atasporumuz için değerli güreş severler. Tekrar ediyorum. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağındayız. Sağ üst köşede Yusufcan Zeybek, İsmail Balaban, sağ alt köşede Mustafa Batu Salih Dorum, sol alt köşede Recep Kara Ali Güngörekin, sol üst köşede de İsmail Koç, Furkan Durmuş Altın kapışması. Bakalım ilk çeyrek finalist kim olacak? Gel. Daha. O adam. Recep Kara'nın sol alt köşede Ali Güngörekin'e baskısı puanlamada çok yoruldu Ali Güngörekin. Erhan Toy iyi yayınlar diliyor. Cuma günü Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba Er Meydanı'ndaydık. Cengiz Han Şimşek baş pehlivanlığa uzanmıştı. Muazzam bir organizasyona imza atmışlardı. Hüseyin Tokat, Erhan Toy, Olcay,
Dün Çankırı Yapraklıer Meydanı'ndaydık. Bugün de kapanışı Kırkpınar öncesi Konya Seydişehir Kuğulu Park Er Meydanı'ndayız. Murat Baltaş'ı iyi yayınlar diliyor. Değerli kardeşime kucak dolu sevgiler yolluyorum. İsmail Koç, Furkan Durmuş altını bastırdı sol üst köşede. Sağ üst köşede de Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban kapışması. Kırkpınar öncesi son prova, son. Sol alt kadrajda Recep Kara, Ali Güngörek'in mücadelesi yerde. Bu arada sol üst köşede İsmail Koç, Furkan Durmuş altını üç kazık ters paçayla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İsmail Koç galip. Batman'dan Rıdvan Irmak iyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Recep Kara iç kazık ters paçada değerli güreş severler, o da adını çeyrek finale yazdıracak olan ikinci isim olabilir her an itibariyle derken Recep Kara'da çeyrek finalde değerli güreş severler. Dün Çankırı Yapraklı'da final, bugün çeyrek finalde tecrübesini Kırkpınar öncesi konuşturuyor Recep Kara, Ordu Ünyeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı. Davulcular. Bu arada bir künde kılçık. Atilla Güzel Hüseyin Demir'i kılçık oyunuyla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı değerli güreş severler. Atilla Güzel galip. Değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar. Yine her meydanımıza AK Parti Yalıhöyük İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Pişkin ve yönetimi olmak üzere meydanında teşrif ettiler. Ve yine Milliyetçi Hareket Partisi Yalıhöyük İlçe Başkanı Sayın Abdullah Ceren ve yine Yalıhöyük Belediye Başkanımız Sayın Hasan Koçar'la beraber her meydanda teşrif ettiler. Ve yine aramızda her meydanlarda birçok pehlivana amilik yapan Aslı Nesli bu toprakların evladı, değerli büyüğümüz, Tek dalda İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek mücadelesi çok hareketli geçiyor, çok. Erol Demirel, Yalova Tavşancıl'dan iyi yayınlar diliyor. Tavşanlı bakış kestanesinde tüm güreş severleri bizleri takip ediyoruz. Tüm güreşte başarılar diliyorum demiş Erol Demirel. Kura çekmek üzere çok acele cetvel hakemliğine geliniz. Evet, bir sonuç daha çıktı. Ünal Karaman, Kaan Kaya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran isim oldu. Hayrabolu Tekirdağ'dan Muzaffer Öktem iyi yayınlar diliyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde
Ünal Karaman galip. Ve diğer uzak kadrajda da evet bu arada Yusufcan Zeybek iç kazık ters başayla İsmail Balaban'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran isim oldu. Mustafa Batu uzak kadrajda. Kürşat Şefik Korkmaz da hemen önümüzde. Güreşlerinde Yusufcan Zeybek galip. Arka arkaya galibiyetler değerli güreş severler. Galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mecit Yıldırım galip. Evet. Minik 1, minik 2 boy pehlivanları çok acele salavatlanmak üzere pehlivanlar. Minik 1, minik 2 boy pehlivanları çok acele salavatlanmak üzere her meydanda kellerinizi alınız. Haydi aslanlar. Büyük orta başaltı pehlivanlarımız kura çekmek üzere çok acele cetvel hakemliğine geliniz. Evet birazdan röportajımız olacak. Değerli belediye başkanımız Mehmet Tutal bugün bu organizasyonun baş mimarı olarak konuk alacağız. Sayın Belediye Başkanımızı. Bakın çeyrek finale kalan baş pehlivanlarımızın o galibiyete giden yoldaki son anları ekranlarda. Minik 1 pehlivanın soyunma mahallinde kalmasın son çağrıdır. Minik 1, minik 2 çok acele salavatlanmak üzere her meydandaki ellerinizi alın. Haydi aslanlar. Senin gibi yakışıklı. Yemin. Minik 1, minik 2 boy pehlivanlarına son çağrı. Çok acele salavatlanmak üzere her meydandaki yerlerinizi alın. Haydi aslanlar. Evet minik birler hemen sıraya geçelim. Gelin yanıma minik birler. Evet alt boylarda da Evet minik bir boyu galip. çok kısa bir reklam arası veriyoruz değerli güreş severler. 3 dakikalık çok kısa bir reklam arası, daha sonra Konya Seydişehir Kullu Park Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Çok kısa bir reklam arası. Evet. Efendim herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir hava var. Tekirdağ Saray'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde gördüğünüz müthiş bir kalabalık da var. Çünkü insanlar yatırım yapmak istiyor. İnsanlar toprak sahibi olmak istiyor. Ekin TV olarak bizler de doğru yeri sizlere sunuyoruz. İşte o doğru yerlerden bir tanesi Saray'da. Çok güzel bir yer. Biraz böyle görüntüleri görüyorsunuz. Ana yola yakın, saray merkeze yakın, mahallenin hemen yanında fabrika var. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi ısrarla öneriyorum. Bunu sadece ben önermiyorum. İşte dinlediniz, gelenler, alanların tavsiyelerini gördünüz. Bu tavsiyeleri değerlendirin. Bu fırsat kaçmaz. Mesela bugün burada toplam 23 tane parsel satıldı. Neden? Çünkü insanlar burayı beğendi. Biliyorlar ki burası onlara ileride güzel bir yatırımlık yer olduğunu biliyorlar. Sizler de geç kalmayın. Bakın hafta içi, hafta sonu fark etmez. Hafta sonu böyle kalabalık geliyoruz her zaman. Hafta içi de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ekran altında numaramız var.
var. Ekran altında fiyatımız var. Hemen arayın ve yerinizi ayırttırın. Geç kalmayın. 0212 486 3900'a çağrı dahi atmanız yeterli. Müşteri temsilcilerimiz sizleri arayacak. Sizlerin de yapması gereken, bakın bu kadar net söylüyorum. Yerle alakalı bilgiyi sormanıza gerek yok. Görmek değil, gelip ayağınızı basmanız gerekiyor. Konumu görmeniz gerekiyor. Sadece televizyondan değil. Bir gün vakit ayıracaksınız. Hafta içi veya hafta sonu fark etmez. Gelecek, göreceksiniz. İddia ediyorum ki alacaksınız. Bu en güzel yatırım. İmalatı olmayan bir yatırım aracı sizlere kazandıracak araçtır. Toprağın imalatı yok. Toprak bitmez. İşte burada da ileriye imar geldiği zaman ne diyorum, bakın yani elektrik çok yakınında, fabrika yakınında, mahalle yanında. Yani buradan 300 metre ileride imar var. Buraya da geldiği zaman almış olduğunuz bu topraklar inanılmaz bir değer kazanacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakın çevrenizde bundan 2 sene, 3 sene önce arsa alan, yatırım yapan birisi varsa sorun. O zaman sen bu arsayı kaça aldın, şimdi kaça satarsın veya değeri nedir diye sorun. %200, %300 prim yapmış yerler. İşte burası da aynı primi yapacak yerler. Bakın almışlar, etrafını çevirmişler. Kimisi hobi bahçesi yapmış. Ekranlarda bunu görüyorsunuz. Ya buraya ulaşım da çok kolay. Gelip görün, havası güzel, insanı güzel. Her şeyi çok güzel ya. Yani burada bunu bizim çok anlatmamıza gerek yok. Sadece bizim istediğimiz, sizler de sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul olarak, Ekin TV, Radyo Ekin olarak bu projenin biz her zaman arkasındayız. Kendi yerlerimiz, kendi projemiz. Bizi senelerden beri izliyor, senelerden beri radyomuzu dinliyorsunuz. Ben kurumumuzun müdürüyüm, Emrah Binici. Bizler önce analiz yaparız. Önce deriz ki burası bizim içimize siniyor. Eğer sinerse biz bunu satarız. İşte burası da yine içimize sinen bir yer. Israrla tavsiye ediyoruz. 0212 486 3900. Tapu masrafı bizlere ait. Her gün ücretsiz servisimiz var. Siz sadece bize zaman ayıracaksınız. Bu zamanın sonunda kazandığınızı göreceksiniz. Adım Dilek Öztan, Çorlu'dan geliyorum. Biz de arsa arıyorduk. Babamın tavsiyesi üzerine geldik. Babanız arsa işinden anlıyor. Anlıyor. Biz de ona danıştık. Hatta geldiğimde de görüntüler aradım kendisini. Kısmet, şimdi son pazarlığımızı yapacağız. Ona Hayırlısı göre o zaman. okeyleyeceğiz yani. Hayırlı uğurlu olsun. Babanıza Şu an için selamlar. biz tavsiye ederiz, şu yönden ederiz. Çünkü biz çok arsa baktık. Çok emlakçı dolaştık. Yani burada bir artı şu var. Hiç başınız ağrımayacak. Komisyon yok. Tapuda sıkıntı olacak bir durdu yok. Hepsi hazırlanmış. Her şey hazır, muvakkatnameli zaten. Hasan Çelik ismim. Hasan Bey, nasıl buldunuz buraları? Ne düşünüyorsunuz? Tavsiye ediyor musunuz? Gerçekten çok mükemmel yerler. Yatırımlık yerler. Ve kazandırabilecek yerler. Ve imar planına da yakın olması çok... Evet, yaklaşık 300 metre hemen ileride. Evet. İmar planına da yakın olması da artı bir avantaj. İlgi, alaka, gerçekten insanlara dürüst davranmaları da tabii işin ayrı bir artı tarafı. Ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz buraya gezmeye geldik ama inşallah yer alıp gidiyoruz. Evet. Ama bölgeyi çok beğendim. Şimdi bizi izleyenlere burayı anlatmak isterseniz. Çok doğru bir şey söyledin. Gerçekten ekranda görmeyle buraya gelmek çok farklı bir şey. Ben dediğim gibi benim yer alma gibi bir düşüncem yoktu. Dedik ki tamam, buradan yer alırız ve öyle karar verdik. Hayırlı olsun. Biz de işte 4 parsel herhalde 1200 metrekare bir yer aldık. Çok güzel bir yer. Ben bölgeyi çok beğendim. Herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani müthiş bir bölge. Evet. Zaten köy ayağının dibinde. İşte arkası fabrika, yolu ortası durumu Bir de belli. çevirmeler de yapılmış. Yani Çok düz. Ya arsanın bulunduğu yer de çok. Yani insan bir yer alırken, bir şey yaparken içine siner. Evet, aynen öyle. Ben işte yapıyorum, ticaret yapıyorum, başka bir şey yapıyorum. İlk gördüğüm sinerji çok önemli. O sinerjiyi burada aldığım için de kabul ettim, aldım. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce ne yaptık? Röportaj yaptık. Dedi ki ben gezmeye geldim. Burayı gören geliyor, buradan yer alıyor. Daha bunun ötesi yok. Bunu bu kadar anlatmaya da gerek yok. Yerlerimiz son derece kaliteli, son derece prim yapacak, kazanabileceğiniz yerler. Tekirdağ, Saray'dayız biz şu anda. İşte havayı da görüyorsunuz. Ekran görüntülerinden gördünüz. Burayı kaçırmayın derim. Yaklaşık biz burada şu anda 40 kişi, 50 kişiyiz. Yani haftaya da belki bitecek burası. Ama biz size bu fırsatı sunuyoruz. Gelin, pazar gününe vakit ayırın. Veya pazar günü kalabalık oluyor, eyvah biter diyebilirseniz hafta içine, hatta yarına hemen randevunuzu alın ve bizler sizleri getirelim, yerimizi gösterelim. Ondan sonra beğenin, tapunuzu alın. Ondan sonra da ödemesini yapın. Bu kadar kolay. Tapu masrafı bize ait. Araç takasımız mevcut. Aracınız varsa değerinde sayıyoruz. Bunlar çok önemli. Aracınızın değerini öldürme diye bir şey yok.
Değerinde sayıyoruz. Takasımızı yaparız. Her türlü takas seçeneğimiz mevcut. Tekrar ediyorum. Ücretsiz servisimiz mevcut. Ekran altında fiyatlarımız var. Hem ev yapıp hem de bahçe olarak kullanabileceğiniz muhteşem bir yer. İşte hafta sonları biraz önce bir abimizle görüştük. Hafta sonları ne yapıyor? Ben her hafta sonu buradayım diyor. Burada piknik yapıyor. Çayını demliyor. Çünkü hava güzel. Sağlıklı bir yaşam var burada. Bahçesini işte belliyor. Bir şeyler ekecek. Diğer abimiz hemen kenarda onu da gördünüz. Etrafını çevirmiş. Hobi bahçesi yapmış. Kocaman bahçe. Hafta sonları geliyor buraya ailesiyle piknik yapıyor. Bu fırsatı değerlendirin. Ücretsiz servisimiz var. Muhteşem bir yer. Kaçırmayın. Son kez telefon numaramızı veriyorum. 0212 486 39 0. Abdurrahman Kaplan. Ya biz burada eşime, dostuma, kardeşime, çevremize yani burada 4000-5000 yer metre olarak aldık yani. Herkese de tavsiye edebileceğim bir yer. Yani ilk önce imara girecek yerlerden bir tanesini diyebilirim yani. O yüzden kaçırmasın kimse. Ama yani öyle bir özveri var ki hani şey gibi hani insanların alması için yani satma özverisi de var ya alın özverisi de var onu ama hissediyorum. şimdi toprak güzeldir yani. Artık herkes sıkılmış bir şehirdi. Karabalık'tan sıkılmış zaten burada. O yüzden böyle güzel bir yer herkes zaten görüyor. Bugün burası Karabalık. Biz de geldik burada. Yerimizi aldık. Aldığımız yerimiz belli zaten. İşaretlemişiz zaten burada. Bütün arkadaşlarım da iş arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlara da hayırlı olsun burada. Yanımızda bir müşterimiz var. Aynı zamanda izleyicimiz, Ekin TV'nin misafirimiz. Sizi tanıyabilir miyim? Benim ismim Şemistan Şahin. Ekranlarda gördünüz. Evet, aynen. Sonra geldiniz buraya. Gördüm, beğendim. Gerçekten yeri de çok güzel. Herkese de tavsiye ederim yani. Konum olarak, çevre Konum olarak, güzel, havası çevre olarak da güzel. Trakya'nın herhangi bölgesinde yeter ki toprağın olsun senin. Hiçbir zaman için zarar etmezsin. Bugün 100 liraya aldığın yer bir sene sonra 1 milyon lira. Trakya'da yer almak, cennette yer almak gibi bir şey. Evet. Yani dünyanın, Türkiye'nin her yeri bir cennet, her yeri ayrı bir güzelliği var. Ama buradaki insanların, buradaki konumun kimsenin kimseye zarar vermediği tek memleket diyebilirim. Ben kayınçomu getirdim bugün. Buradan 4 parsel aldık. O da aldı, ben de aldım. 4 kayınçom daha var. Onları da buraya getirip bütün aileyi burada toplamak. Buraya gelip de burayı beğenmeyen yani gerçekten almayan olur mu sizce? Kesinlikle olmaz. Yani şimdi televizyondan, internetten, dergiden, gazeteden bakıp da insanlar karar vermesin veya insanların birebir yorumlarını öyle okuyup da karar vermesinler. Bir günlerini ayırsınlar. Hem değişik bir atmosferi, oksijeni, tabii onu teneffüs etsinler, birebir görsünler. Her şeyin partili yapılmış. Yani belediyeden acaba burası şöyle miydi, çapraz mıydı, bilmem neydi değil. Birebir çıplak gözüyle görüp ona göre zaten gönül rahatlığıyla biz nasıl gezmeye geldik, 4 parsel aldık gidiyoruz. Ali Coşkun. Şimdiki düşüncelerinizi merak ediyorum. Almış olduğum parsellerden çok memnunum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a teşekkür ederim. Ama gerçekten güzel. Bakın o kadar güzel ki gelenler burada piknik yapıyorlar. Evet. Arabalarını park etmişler. Evet, işte etrafını evet, çevirmişler. evet. Bir şeyler ekmeye Evet, çalışıyorlar. evet. Yani insanı rahatlatan, huzur veren bir havası var buranın. Evet. Huzur veren bir havası var. Songül Çamlıyurt. Geldiniz, gördünüz. Daha önce ekranlardan gördünüz burayı. Tabii hani görünce yine de yerinde göreyim dediniz. Yerinde gördünüz. Tam olarak mesela 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden 10 puan veririz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Yani ben de aynı puanı veriyorum. Peki bir de genel anlamda ne düşünüyorsunuz yerle alakalı? Yerimiz çok güzel. 10 numara. Tavsiye eder miyiz? Ederim. Gelmeyenler pişman olur mu? Bence de gelmeyenler pişman olur. Alanlar hiç pişman olmaz inşallah. Siz aldınız. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Elde böyle kazma, kürek derken ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bahçe yapıyorum. Şu anda böyle etrafında siz çevirdiniz. Evet, çevirdik etrafında. Mesela bak bu arka tarafta da aynı çevrilmiş hobi bahçesi Evet, yapılmış. hobi Aynı bahçesi, o tarzda bir şey mi düşünüyorsunuz Evet, siz de? aynen öyle. Hobi bahçesi. Peki beğendiniz mi siz yeri ki aldınız ama? Yerin konumu çok güzel. Yatırım amaçlı da çok güzel. Yani tavsiye ederim herkese. Örnek biraz önce anlatıyorum zaten. Hani alanlar etrafını çeviriyor, hobi bahçesi yapıyor. Burayı alan müşterimiz daha yeni aldı. Ama görüyorsunuz bakın etrafı çevrilmiş, içine ağacını dikmiş, fidanını dikmiş. Bunlar güzel şeyler. Bunları anlatıyoruz sizlere. Ve bunun gibi bunun yanındaki de aynı şekilde, bir ilerideki de aynı şekilde tamamen hobi bahçesi haline getirmiş. İşte onun yanı aynı. Bakın orada bir abimiz çalışıyor, bahçesiyle ilgileniyor, arazisiyle ilgileniyor. Yani arkamızdaki gelenleri görüyorsunuz. Bu bir abartı değil.
değil. Bakın burada 3 tane minibüs var. Bunlar 15 kişilik. 3 çarpı 15 45 kişi. Yani bunun haricinde özel arabasıyla gelenler var. Arabaları görüyorsunuz. Burada şu anda 50-60 kişi varız. Yani insanlar burayı beğeniyor. Beğendiği için geliyor ve tavsiye ediyorlar. Alan mutlaka bir arkadaşını da getiriyor. O kadar muhteşem bir yer. Onun için değerlendirin arkadaşlar. Bize dua edeceksiniz. Kura çekimi için anons edilecek çeyrek final özelinde. Her meydandaki yerlerinizi alınız. Ey değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, yine her meydanımızda merhum Nuri Esenbey kızı, Antalya Özel Çocuklar Başkanı, nişanlı Sayın Azize Senay her meydanda teşrif etmiştir. Kendilerine tertip komutanına hoş geldiniz. İlk bir boyut pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. Çeyrek finale kalan isimleri anons etmek istiyorum. Değerli güreşseverler, Atilla Güzel, Ünal Karaman, Recep Kara, Mustafa Batu, İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek. Çeyrek finalde izleyeceğiniz baş pehlivanlar. Türkiye'nin dört bir yanından, Avrupa'dan ve dünyadan birçok mesajlar geliyor ki özellikle atasporumuz güreşe katkı sağlayan kanallar özelinde ben bir kez daha zikretmek isterim ki Ekin Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayram ve yine Kon TV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Özer, Lider Haber TV Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar ve Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sabri Çağlar ve Koza TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yılmaz. Bu birlikteliği atasporumuz adına her hafta siz çok değerli güreş severlerimizi ekranlara getirmeye gayret ve çaba sarf ediyorlar. Ben de şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Tavşanlı Bakış Kıraathanesi'nden bizleri izliyorlarmış. Erol Demirel ve tüm güreş severlere selamlar yolluyoruz. Antalya, Finike'den İlmi Ülker iyi yayınlar diliyor. Lider Haber'de Cihan, Kon TV'de Mesut, Ekin Türk TV'de de Cihat. Bugün için rejide siz çok değerli güreş severlerimize güreşleri ulaştırma noktasında sorumluluk alıyorlar. Alt boyların salavatlaması için biz sözü cazgılarımıza bırakıyoruz. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Akkaya Canları'nın sahibi iş adamı Sayın Yalçın Akkaya adına güreş yapıyor. Oğuzhan Süleyman Sunar, Antalya Döşemealtı. Antalya Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşlek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Korkuteli'de faaliyet gösteren Bulut İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Bulut adına güreş yapıyor. Zeki Alp Bulut, Antalya Korkuteli. Antalya Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşlek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serpoğlu Otomotivlerinin sahibi iş adamı Sayın Yasin Sert adına güreş yapıyor. Necati Demirayak, Antalya Korkuteli. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki Beyefendi adına güreş yapıyor. İsmail Can Yücel. İsmail Can Yücel, Denizli Pamukkale. Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Gökhan Cumbul, Antalya Serik.
Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Halil Şahin adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serik'te faaliyet gösteren Kumbul Gayrimenkulleri sahibi iş adamı Sayın Ali Kumbul adına güreş yapıyor. Ali Mert Uçtu, Antalya Aksu. Kumluca'da faaliyet gösteren Açık Yürekler Tarım ve aynı zamanda komisyoncu Sayın Bayram Açık Yürek adına güreş yapıyor. Aziz Efe Metin, Korkuteli Çılkalar. Bu arada Yalçın Kaynak, bir güreş aşığı, güreş sevdalı Sendek'ten iyi yayınlar diliyor. Değerli dostuma kucak dolu sevgiler yolluyorum. Cemil Tekin'e de sadece güreş sayfasına destek olun. Arda Sülek, Antalya, Sevgi. Yaşamış oldukları bir talihsizlik. Tabii ki bu bir sosyal sabotajdı. Yükselen, yükselmeden önünü kestiler değerli arkadaşlarım. 9 olur. Kuzu büyür, koç olur. Çengel otu sakız olur. Sabırla büyüyen koruk, üzüm olur. Pehlivanım, çok çalışırsan adın kurulur er meydanında. Vallahi ayrıca billahi de bu organizasyonları siz çok değerli güreş severlerimizi ekranlara taşıma noktasında kanallarımız ciddi manada sorumluluk alırken bizler de prodüksiyon anlamında katkı sağlıyoruz. Ve uzun yolculuklar sonrasında bakın sabah 4.40'da Hediye Yapım prodüktörlüğünde değerli Salih Adıgüzel, Furkan Akbulut kardeşimiz hayatlarını kaybettiler. Güreş yayını yapmak için Sinop'a giderlerken biz her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Ama emek hırsızları var. Bazı sosyal medya adresleri. Şimdi buradan isim vermeyeceğim ama günü geldiğinde bu isimleri vermek durumunda kalacağım. Çünkü adli süreç her an başlayabilir. Emek hırsızlığına gerek yok. Biz hayatımızı ortaya koyarken, kanallarımız ciddi manada katkı sağlarken, bizler de burada emeklerimizi harcarken evlerinde oturup klavye başında emek hırsızlığı kimse yapamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun bunun altını çizelim ve bununla alakalı da adli süreci de eğer uymadıkları takdirde başlatacağız. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Rafet Mutlu adına güreş yapıyor. Latif Mutluoğlu, Antalya Manavgat. Ermezi kuaförler sahibi iş adamı Sayın Turgut Balcı adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Ernez mobilyalarının sahibi Ferdun Kürkük adına güreş yapıyor. Abdi Karakaya, Antalya Kumluca. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köylüoğlu adına güreş yapıyor. Şaban Kılıç, Antalya. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Halil Şahin adına güreş yapıyor. Faruk Çakır, Antalya Korkuteli Küçüktü. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen Beyefendi adına güreş yapıyor. Değerli yorumcu Mustafa Bayram, iyi yayınlar diliyor. Yönetmenimiz Salih Adıgüzel'in aramızdan ayrılmış olduğunu öğrendiğini, büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiriyor. Kameramanımız Furkan Akbulut da hayatını kaybetti. Allah Allah! İllallah! Acı kayıplarımız var. Bu güreşleri ekranlara getirmek için gece gündüz yollarda olan bir ekip var. Dolayısıyla ne kadar büyük bir hakka girdiğinizi tahmin edin. Sözüm ona bazı sosyal medya yöneticileri. Öyle evinizde oturup kahvenizi yudumlarken klavye hırsızlığı yapmayın lütfen. Emeğe saygınız olsun. Alt boylarda kıran kırana mücadeleler var değerli güreş severler. Teşvik 1, teşvik 2 boy pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. Deste büyük boy pehlivanları çok acele pehlivan giriş kapısında hazır oldu.
Dolduruyor mu şimdi arada? Hadi dolduruyorlar. Sağ ol, sağ ol. Açık kendini iyi bak. Yeniden daha sonra ararım. Tamam, okuyacağım çekiminde. Olur mu? O zaman hareket yap. Ama Ağustos'ta kesiliyor. Şu an başımıza almak aslında tam zamanı. Valla sana zahmetli ya, tam zamanı. Şimdi oradan yürüyecek. Ayağını geriye. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar. İşte küçük boyda çeyrek final. Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Sayın Ömer Niyazi İştek adına güreşiyor. Aynı zamanda Antalya Korkuteli'de faaliyet gösteren Baba Kurtarıcıların Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş Adamı Sayın Hasan Can Celal adına güreşiyor. Hasan Şeker, Antalya Korkuteli. Antalya Belek'te faaliyet gösteren Pehlivanlar Namisi, hayırsever, yardımsever insan Belek Çanta Sayın Nafiz Cangöz adına güreşiyor. Recep Şimşek'in mahtumu Osman Şimşek, Antalya Serik. Antalya Korkuteli Belediye Başkanı adına güreşiyor. Aynı zamanda Şişçibolu Pehlivanı Ali Duran, Antalya Korkuteli. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Emre Akutkan adına güreşiyor. Babasından bastım. Nurettin Kaşık Pehlivanı Ramazan Melikaş, Antalya Serik. Antalya Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İştek adına güreşiyor. Arkadaşlar şu alanı boşaltabilir. Rahmetli dedesi Sadık Özen'in pehlivanı Sadık Özen, Antalya Korkuteli Sımanlı Köyü. Antalya Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Irkı adına güreşiyor. Burak Sarı, Manisa Kulak. Yanlara al, kusura bakmayın. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Emre Akutkan adına güreşiyor. Sayın Veli Subaşı'nın da pehlivanı Vahap Subaşı, Antalya Serik. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Emre Akutkan adına güreşiyor. Aynı zamanda Serik Güreşleri Güreş Ağası Veli Demir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Veli Demir'in pehlivanı Nazif Kaan Yılmaz, Antalya Serik. Pehlivan, pehlivan, yürü bile yalan dünya, sana konan göçer bir gün. Pehlivanım, insanoğlu ekin misali, onu eken biçer bir gün pehlivan. Yıldızların önü terazi, gölgeyle aşar gider birazı. Tüm insanlığın korktuğu Sırat Köprüsü, cehennem üstüne kurarlar bir gün pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Adil abi. Zeki kalksana Zeki. Zeki. Değerli güreş severler, deste büyük boy çeyrek final. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Ali Şahin adına güreşiyor. Antalya Serik'le faaliyet gösteren Kumbur Kuyuculukları sahibi Sayın Ali Kumbur adına güreşiyor.
Samet Kaya Antalya Serik. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Atılgan adına güreşiyor. Yine bugün burada Pehlivan Motors emlaklarının sahibi, eski güreşçi, eski şampiyonlardan Sayın Enver Yönül adına güreşiyor. Mustafa Akman Antalya Serik. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Atılgan adına güreşiyor. Belek Mahalle Muhtarımız, değerli kardeşim Sayın Coşkun Şahin adına güreşiyor. İsmail Şahin Antalya Serik. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Ali Şahin adına güreşiyor. Aynı zamanda Antalya Aksu güreşlerimizin güreş ağası Kırbıyık Holding Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahin Kırbıyık adına güreşiyor. Ziya Alp Selvi Antalya Serik Temiz. Antalya MCM Özparlar Yağlı Güreş Spor. Geleceğin Ali Gürbüzleri, Orhan Okulları, Hüseyin Gümüşalanları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Konya Seydişehir Kolu Parker Meydanı'nda Kırkpınar öncesi kozlarını paylaşıyorlar. Bu gençlerimiz, bu çocuklarımız bizim geleceklerimiz değerli güreşseverler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek hayatına güreşiyor. Yine burada Antalya Muzur Duruşlar Derneği Başkanı Hasan Coşan hayatına güreşiyor. Ali Cavlan Mahtumoğlu Ümit Çavlar Antalya Korkutay Belediye Başkanımız Sayın Ömer Yardıştek adına güreşiyor. Hadi oğlum, hadi Ömer, hadi Ömer. Korkutay'da faaliyet gösteren Topal Otomoyolculuk boyaların sahibi Süleyman Topal Pehlivanı Ahmet Uyan Antalya Korkutay. Antalya Anadolu Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreşiyor. Belek Çantalarının sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivanların abisi Nafiz Şampiyon adına güreşiyor. Mustafa Gündüz Antalya Manavgat Çakışköy. Küçük orta küçük, küçük orta büyük boy pehlivanlar. Allah Allah! Manisa Akhisar'dan Mehmet Arslanlı yayınlar diliyor. İyi aslanlara alkışlarla diye. Mehmet Emin Tuncel kolaylıklar dilemiş. Allah derman versin. Küçük orta küçük, küçük orta büyük boy pehlivanlar. Güreşi Erbiga'dan selamlar demiş Mehmet Çobanlar. Küçük orta. Evet, büyük bir sevinç. Bir tarafta da üzüntü. Çok acele. Her meydanda kenarımızdan sayılarsalar her meydan sizlere bekler. Her meydanımızdaki görevi tüm meydan hakemlerimiz lütfen görevlerinizi. Bu arada Yalçın Kaynak teşekkür ediyor düşüncelerimiz için. Hayır, biz gerçeği söylüyoruz. Atasporumuza uzun yıllardır ne kadar hizmet ettiğiniz ortada Cemil Tekin'le birlikte. Biz güreş aşığıyız, defeleriz demişsin. Ne kadar da vurulsak da biz o kadar güçlenip ayağa kalkacağız demiş Yalçın Kaynak. Cemil Tekin selamlar güreş emekçilerine. Her neredeyseniz. Toskoparan boyu pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Yavaş yavaş üst boylara doğru salavatlama başladı, çeyrek finaller. Halil Okur, Kubilay Karakulak. Bu sizin için yapılan son anonstur. Çok acele erken.
Muğla Fethiye'den Mustafa Özcan, Türkiye Yağlı Güreşleri Sosyal Medya Portalı yöneticisi. Kırkpınar öncesi sakatlıksız bir gün dileğiyle demiş. Değerli büyüğüm Cengiz Kiraz, iyi yayınlar diliyor. Selam, saygı ve hürmetler yolluyoruz. Güreş aşığı, güreş sevdalısı. Ayrıca şu anda Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan Kiraz'ın da muhterem babaları olur. Cengiz Kiraz, selamlar, saygılar değerli büyüme. Pehlivan Fatih Üstündağ. Pehlivan Fatih Üstündağ senin için yapılan son çağrı. Büyük orta başsavcı pehlivanlarımız çok acele salavatlanmak üzere mekanındaki yerlerinizi alıyoruz. Amasya Helvacı'dan Şakir Şahin, iyi yayınlar demiş. Şu anda Ekin Türk TV Facebook adresindeki gelen yorumlara yer vermeye çalışacağım. Küçük boyda çeyrek final. Muharrem Akman. Takdir edersiniz ki şu anda 4 canlı yayın ağımız var. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook. Antalya Serik Gemiz. Büyük orta başsavcı pehlivanları çok acele salavatlanmak üzere Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin'in pehlivanı. Bugün burada Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aksu Güreşlerimizin ağası Sayın Şahin Kırbıyık adına güreş yapıyor. Burak Selvi, Antalya Serik Gemiz. Alanya Şoförler Odası Başkanımız Sayın Ali Akkaya adına güreş yapıyor. Kenan Şahiner, Manavgat. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin'in pehlivanı. Yurdahan Şimşek, Antalya. Gazi Paşa Karakucak Güreşleri ağamız Sayın Mustafa Akçocuk adına güreş yapıyor. Halil Hopur, Kahramanmaraş. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in pehlivanı. Kubilay Karakulak, Alanya Okurcalar. Antalya Serik Sigorta ve Ekip adına güreş yapıyor. Mehmet Aslan, Antalya Serik. Bilal Akbıyık, Çorum Alaca. Pehlivan, pehlivan. Fark etmez. Uzunsun, kısasın, selli boylusun. Belki şehirli, belki de köylüsün. Koca Yusuf, Kurt Dereli soylusun.
Antalya Kumluca Belediye Başkanı Manisa Turgutlu. Büyük orta pehlivanlarından Fatih Özak. Fatih Yerli. Bu senin için yapılan son çağrıdır. Gelmediğin takdirde kırmızı kartla cezalandıracaksın. İki ödüllerinizi az oldu. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Burak Yücel adına görüş yapıyor. Recep Bülbül, Antalya, Alanya. Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Halil Şahin adına görüş yapıyor. Bugün burada iş adamı Kırbıyık Holdingleri sahibi Şahin Kırbıyık adına görüş yapıyor. Soner Kızıl, Antalya Selim Ceviz. Antalya Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşler adına görüş yapıyor. Muammer Mustafa, Antalya Korkuteli. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Şu ortada bir yerde masalım. Evet dağlar. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, büyük orta güreşlerinde çeyrek final. Antalya Kumluca Cumhuriyet Savcısı Sayın Numan Ergin adına güreş yapıyor. Fatih Yerli, Çorum, Oğuzhan. Niğde Ulukuş'ta Jandarma İlçe Komutanlığı personelleri adına güreş yapıyor. Antalya Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Özbek Pehlivanı Şevket Can, Antalya Elmalı Gerekli. Bayram Üstündağ Cengiz Elbey'e güreş ihtisas bölümünün pehlivanı Antalya. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey pehlivanı Muhammed Ali Ergüzel, Çorum. Antalya Seyit Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına güreş yapıyor. Bugün burada Veli Demir otomobillerinin sahibi Seyit Güreş Ağası Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Atahan Eser, Antalya. Konya Beyşehir Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır adına güreş yapıyor. Ve bugün burada 10. Var mı bir haber abi? Var mı bir haber? Hüseyin 10. adına güreş yapıyor. İldeniz Savran, Konya Beyşehir. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin adına güreş yapıyor. Bugün burada Aksu Güreşleri güreş ağamız Sayın Şahin Kırbıyık adına güreş yapıyor. Muhammed Can Kuzay, Antalya Aksu. Bitti. Antalya
Kumluca Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köleoğlu adına güreş yapıyor. Gürbüz Gür, Antalya Kumluca. Pehlivan, pehlivan. Şarkı oldum, türkü oldum tavanında sazında. Pehlivanlık senin alın yazında. Kaderimin baharında yazında. Korkma pehlivanım, korkma. Meydan şen olsun. Bu senin... Evet değerli güreş severler, at boylar kıran kırana güreşirken canlı yayın kabinimize Türkiye Adı Güreşi'nin gelecekteki baş yazgır adaylarından değerli kardeşim Salih Bozan geldi. Hoş geldin Salih Bozan. Hoş bulduk Recep abi. Öncelikle Yüce Türk Milleti'nin Kurban Bayramı'nı tekrardan kutluyorum. Bildiğin gibi bugün üzüntüyle sahaya çıktık. Çok sevdiğimiz, değerli bir abimiz, bir ablamız hayatını kaybetti. Cenab-ı Allah'tan onlara başsağlığı diliyorum. Ve yine bugün Seydişehir Kuğulu Park Er Meydanı'nda 4. geleneksel Seydişehir Yağlı Pehlivan güreşlerimizi yapıyoruz. Allah izin verirse bugün burayı tamamlayıp bayramda başlamış olduğumuz 4 günlük güreş maratonumuza son veriyoruz. Tekrardan ölenlere rahmet diliyorum. Bizi izleyenlere, bizim en büyük veli nimetimiz olan aziz yağlı güreş seyircimize buradan bir kere daha bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Sayın Recep Tosun'a da buradan sizlere de tekrar bir başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin. Teşekkür ediyorum. Bu arada az sonra Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tutal'la röportajımız olacak. Bir organizasyonlarımız var. Bir anons edelim. Veda edelim. Ve yine önümüzdeki günlerde tabii Türkiye'nin olimpiyatları tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşlerimiz var haftaya. Ve ondan sonra da yine 9 Ağustos Yozgat Sorgun Yağlı Pehlivan güreşlerimiz var. Sayın Mustafa Erkek'teki himayelerinde. Değerli güreş severler bizleri izlemeyi bırakmasınlar. Recep Tosun'dan ayrılmasınlar. Beni izleyen aileme, değerli eşime, çocuklarıma sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Recep Tosun'la bu er meydanlarından eksik etmesin diyorum. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Evet şu anda canlı yayın kabinimize belediye başkanımız röportaj için gelecek. Değerli güreş severler. Selamünaleyküm. Evet değerli güreş severler. Bu görmüş olduğunuz muazzam ambiyansın baş mimarlarından Tertip Komite Başkanı Başaltı Pehlivanı Yaşar Şan çok acele meydanına bu senin için yapılan evet. Sayın Konya Seydişehir Belediye Başkanımız Mehmet Tutal canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıran kırana yiğitlerimiz güreşiyor. Cihat meydanları pehlivansız değil. Neler hissediyorsunuz efendim ilk etapta? Ya, gurur duyuyoruz gerçekten. Bizim ata güreşimiz. Dolayısıyla buna zemin hazırlamak, ortam hazırlamak, bunun gerçekleşmesini Konya adına Seydişehir Kuğulu Er Meydanı'nda gerçekleştirmek bizim için de gurur verici. Sevdiğimiz bir spor dalı. Geleneğimiz, atasporumuz ta Hazreti Hamza'dan hatta Hazreti Peygamber'den geldiğine dair rivayetler var. Dolayısıyla tarihte ünlü güreşçiler çıkardık biz. Tarih yazan güreşçiler çıkardık. Dolayısıyla bu atasporumuzun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de belediyeler olarak bizlerin öncülük yapması gerekiyor. Dolayısıyla bizim Antalya'ya yakın olmamızdan kaynaklanan bir durum var. İlgileniyoruz sporla. Özellikle Belediye Spor Kulübü adına şu anda biz geldiğimizde 68 lisanslı sporcumuz vardı. Şu anda 2000'in üzerinde lisanslı sporcumuz var. 13 ayrı branşta. Güreş de bunlardan birisi. İşte 4. geleneksel hale getirdik. 4. pandemi döneminde ara vermiştik. Şu anda 4. gerçekleştiriyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Yeter ki biz ata sporumuzun gelişmesi noktasında tuz biber olarak katkıda bulunmuş olalım. Yani. Sadece tuz biber değil. İnanın bu organizasyonları yapmak kolay değil. Ben bazı belediye başkanlarımız, büyüklerimiz diyor ki arıyorlar. Ya Recep
yine güreş haftası geldi. Büyük bir stres ve heyecan içerisindeyiz. Çok büyük bir sorumluluk söz konusu. Ama siz kurmaylarınızla, ekiplerinizle burada hummalı bir çalışma yaptınız. Konya'da, Seydişehir'de Ataspor'umuz güreşinin kalbini atması camiamız için çok çok önemliydi. Ayrıca şöyle bir cümle var ki siz nasıl değerlendireceksiniz merak ediyorum. Şu anda Lider Haber TV, Kon TV, Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağındayız. Nasıl ki bir ağaç köklerinden ayrılırsa ayakta kalamazsa, bir gençlikte, bir nesilde geleneklerinden uzak kalırsa, kopartılırsa ayakta kalamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu bu cümleyi siz geniş perspektifte nasıl değerlendirelim? Buyurun efendim. Ben eğitimciyim. Şöyle kameraya doğru dönebilirsek Sayın Başkanım. Buyurun, evet. Eğitimciyim. Evet. Dolayısıyla biz bunu yıllarca öğrencilerimize anlattık. Şimdi icra makamında olduğumuz için uygulamasını yapıyoruz. Dolayısıyla bu cümlelerin altına defalarca imza atabiliriz. Tabii icra makamında olanların bunun gereğini yapmaları gerekiyor. Kesinlikle biz milli ve dini duygularımızdan uzak bir gençlik yetiştirmememiz gerekir ve ben şunu gördüm, güreşte gerçekten bizim milli duygularımızın yoğun olduğu, ahlaki değerlerimizin bizim istediğimiz doğrultuda olduğu spor alanı güreşçilerimiz. Şimdi bu gençliğe, bu gençliğe bakıldığında hep bahsedilen o Z kuşağı değil, yerli ve milli kuşağı gördüğümüzü ifade edebilir miyiz efendim? Z kuşağı deniliyor. Ben Z kuşağını hiç kabul etmedim bugüne kadar. Dolayısıyla biz Asım'ın nesli diyoruz. Asım'ın neslinin devamını gerektirecek olan spor dallarında ki sporların hepsi gençleri olumsuz davranışlardan, ahlaki değerlerden uzaklaştırma noktasında sokağa çekip kavga, gürültü, uyuşturucu, alkol vesaire bataklığına bulaştırmama noktasında gerçekten spor önemli bir etken. Sporun içerisinde güreş bizim milli ve manevi değerlerimize en uygun olanı ve en önde olanı, en güçlü olanı, en önde olanı ve tarih boyunca da söylediğim gibi güçlü sporcular çıkardık. Hala da çıkarmaya devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada Türkiye'nin ismini yapan, bayrağını dalgalandıran bir sürü sporcumuz çıktı. Bu bize gurur verici. Yani omuzlarına o bayrağı aldıkları zaman o bize yeter. Ama ben şunu görüyorum, gerçekten güreşçilerimizdeki ahlaki değerler noktasında, disiplin noktasında, kötü alışkanlıklardan uzak olma noktalarında güreşçiler ön sırada yer alıyor desem yalan söylememiş olurum yani. Şimdi siz bir şehrül emin olarak sadece geleneksel anlamda değil, sanatsal anlamda da, sportif anlamda da birçok projeleri destekliyorsunuz. Yerli ve milli olma noktasında. Seydişehir'de sporu biraz anlatır mısınız efendim? Gençlerimizi bir şehrül emin olarak bu ilin, bu ilçenin de gençlerin de bir ebeveyn olarak da görüyorlar sizi. Dolayısıyla öyle bir misyonunuz da var. Doğrudur. Etmak Saz varken Etmak'la özelleştirmeden önce gerçekten güreşte şu anda 16 tane milli sporcumuz Avrupa şampiyonluğu yapmış. Şu anda da antrenörlük yapan, hocalık yapan. Uluslararası alanda da başarılı. Uluslararası anlamda öne çıkan isimler tribünde arka tarafta güreşleri izliyorlar. Bunlar Seydişehir Etmak Sas'ın yetiştirmiş olduğu güreşçiler. Öz evlatları. Hepsi milli güreşçiler. Bunlar Seydişehir'de olmasa da Seydişehir'de yıllarca kalmış olan abilerimiz, hocalarımız. Dün onlarla beraberdik. Dün akşam üzeri geldiler. Bugün de güreşleri takip ediyorlar. Fabrika döneminde ciddi manada başta güreş olmak üzere yüzlerce milli sporcu yetişti. Ondan sonra biraz akamete uğradı. Biraz önce söylediğim gibi belediye spor kulübünü biz canlandırdık. 68 lisanslı sporcu vardı. Şu anda milli sporcu yetiştiriyoruz. 13 dalda 2000 üzerinde lisanslı sporcumuz oldu. Ve Avrupa şampiyonu çocuklar çıkardık. Judo'da, Tekvando'da, Muay Thai'da, güreşte birçok noktada Konya'yı temsilen Seydişehir'in sporcuları, Seydişehir'in çocukları takım adına güreşlere giderler ya da diğer spor dallarında özellikle ferdi sporlarda, özellikle ferdi sporlarda ciddi başarılarımız var. Bunlar biraz daha bizim gençlerimizi heyecanlandırıyor. Yağlı güreşlerin Seydişehir'de başlaması tabii 1955 yıllarında bir
4-5 yıl yağlı güreşler yapılmış. O zaman burası bir bataklıktı. Pınarbaşı mesire alanı dediğimiz yer vardı. Orada yapılmış. Bir altyapısı Seydişehir'de vardı. Tarihinde vardı. Biz bunu geriye çevirmiş olduk. Tarihindeki değerleri atmosfere bakıldığında değil mi? Ve Kuğulu, Seydişehir, Kuğulu, Er Meydanı diyoruz. Ama burası mesire alanı gerçekten Türkiye'nin, Konya'nın ender yerlerinden birisi. Ve burada da bizim ciddi manada her gelen belediye başkanımız burada çalışmalar yaptı. Alkol kullanılan, bataklık olan bir yerdi. Ve arkamızda gazino olan bir yer vardı bizim öğrencilik dönemimizde. Şimdi mescit orası. Onlar o ortamlar gitti. Nereye geldik? Şu anda alkol kullanımı yasak. Ailecek saat 12'ye kadar insanlar burada piknik yapabiliyorlar, mangal yakabiliyorlar. Ve alanı biz Antalya yoluna kadar çıkarıyoruz. Şimdi bataklık olan bir alanda 5-600 bin metrekarelik bir gölet tamamladık. Etrafındaki yeşil alanlar yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de ender noktalardan birisi. Burayı da tabiat parkına dönüştürdük. Arka kısmımızı. Buraların mülkiyeti bizde. Dağ kısmını da tabiat parkına dönüştürdük. Orada da büyük projelerimiz var. Bugünlerde ihaleye çıkacak. Ama yağlı güreş yapmak için gerçekten bu ortam mükemmel bir ortam. Hem coğrafi yapı olarak hem saha olarak mükemmel bir ortam. Burayı hazırladık ve pandemi döneminde ara verdiğimiz yağlı güreşlere devam ediyoruz. Evet Sayın Başkanım Mehmet Tutal, siz bu spor branşlarını desteklerken Spor Bakanlığımızı ve devletimizin tesisleşme noktasında size sağlamış olduğu olanaklar nelerdir? Projeler nelerdir? Bunlar çünkü çok önemli. Siz gelmeden önce ne konumdaydı, şimdi ne konumda, bundan sonra neler olacak? İnşallah değerli büyüklerimizin yine takdir ve teşvikleriyle önümüzdeki yılda inşallah 1-5 yıl daha göreve geldiğinizde yapabilme noktasındaki projeler nelerdir efendim? Çünkü bunlar çok önemli. Şimdi Z kuşağı Asım'ın nesli dedik ya, bunların tamamı eğitimle alakalı. Eğitimin bir parçası da spor. Bunu eğitimden kesinlikle ayırmamak lazım. Dolayısıyla biz gençlerimizin akademik alanda çalışmalarını yaparken enerjilerini de meşru yönde arttırmamız gerekiyor. İşlerinden yetişenler, milli sporcu olanlar onların önüne açılır. Ama diğerleri en azından fiziksel gelişmelerini beyin gelişiminin yanında sporla tamamlamış olurlar. Bunun için biz gençlik spora ait olan kapalı spor salonunu biz devraldık. İskeletin dışında her şeyini yeniledik. Orada judonun, tekvandonun, güreşin minderlerine ayrı ayrı eklemeler yaptık. Şu anda bakımı, kontrolü vesairesi, temizliğini, yakıtını falan ben ayarlıyorum. Gene devlet kaynaklarıyla ilgili arsasını ben kendi verdim. Gençlik merkezinin inşaatını tamamladık. Şu anda onlar kullanılmaya başlandı. Harika, harika. Bir kapalı spor salonu daha yapıyoruz. Millet Bahçesi'nin içerisine gene çok amaçlı salonlar koyduk. Orada gene futbol sahası, handbol, voleybol, masa tenisi hepsinden oluşan bir spor tesisimiz var. Burayı da kullanıyoruz. Burada arka tarafta gene futbol sahamız, voleybol sahalarımız var. Yağlı güreş için de burayı oluşturduk. Yani Seydişehir'de Muay Thai vesaire için ayrı belediyemizin spor alanları vardı. Onları arkadaşlarımıza tahsis ettik. Onlar kullanıyorlar. Belediye Spor Kulübü adına onlar değerlendiriyorlar. Spor yapmayan gencimiz yok Seydişehir'de. Yapmayan gencimiz yok. Spor yapmak isteyip de ulaşamayacağı herhangi bir alan da yok. Yaz spor okullarını biz daha önce başlatmıştık. Büyükşehir Belediye'miz de girdi. Şu anda hem ilçe belediyesi olarak yaz spor okullarını hem de Büyükşehir Belediyesi olarak yaz spor okullarını ücretsiz olarak yapıyoruz. Zaten Belediye Spor Kulübü'nün 2000'in üzerinde lisanslı sporcusu var. Gençlik Spor ilçe müdürümüz benim öğrencim. Aynı zamanda o da beraber çalışıyoruz. Onların çalışmaları falan dediğimiz zaman yani sonuca baktığımızda Seydişehir'de A'dan Z'ye hangi alan olursa olsun ben spor yapmak istiyorum diyen bir çocuğumuzu, bir gencimizi, hatta bir ihtiyarımızı, orta yaşın üzerindeki bir ihtiyarımızın yapamayacağı bir spor alanı elhamdülillah şu anda ilçemizde yok. Hamdolsun, hamdolsun. Eksiklikler var. Millet Bahçesi'nin içerisinde bir sahamız vardı. Onun kapalı alanlarını vesairelerini falan yeniledik, tribünlerini yeniledik.
İşte Gençlik Spor İl Müdürümüz vardı. Zemini biraz bozuldu. Bu saha İnşaat kalıcı alanında. saha olarak kalacak mı? Daha geliştireceğiz mi Sayın Başkanım? Burayı geliştiririz ama bunun arkasında daha güzel bir mekanımız var. Önümüzdeki yıl milletvekillerimiz de biraz önce buradaydı. Onu istişare ettik. Orada müjdeyi verelim mi başkanım? Ne diyorsunuz? Orada kalıcı mesela burada tribünler vesaireler falan getirip monte ediyoruz. Yarın kaldıracağız bunları. Evet. Orada kalıcı bir alan. Bir miktarı var. Bunu Seydişehir hak ediyor. Konya hak ediyor bunu başkanım. Onun orayı kalıcı olarak yani bir stadyumda yapılması güzeldir ama bana göre şöyle bir meydanda yapılması gerekiyor. Yukarıda hazırlayacağımız daha güzel meydan var. Daha iyi bir projeyle bunu milletvekillerimizle falan da istişare ettik. Gençlik Spor Bakanlığımıza verip yukarıda hazır bir tesisin oluşumu. Şu anda hiçbir eksiğimiz yok. Ancak tesislerin hepsinin hazır olması, seyircilerimizin oturabilecek bir tribünler olması. Tribünler şu anda var orada biraz. Onu genişlettiğimiz zaman insanların daha yukarıdan bakarak hakim olacak bir ortam oluşmasının daha modern güreş sahamız olmuş. Yani önümüzdeki 5 yıl için orayı bundan daha estetik, daha kullanışlı bir hale getirme noktasında projemiz var inşallah. Bunu geliştireceğiz ve Seydişehir'de yağlı güreşleri Konya adına geleneksel hale getirmiş olacağız. Konya'da zaten ilçeler arasında bu sporu yapan sadece Seydişehir Belediyesi olarak biz varız. Bununla devam edeceğiz. Yani sadece yağlı güreş festivali ya da yağlı güreş organizasyonları değil, bisiklet festivalinden, balıkçılıktan vesaireden onlarca bizim düzenlemiş olduğumuz festivaller, spora yönelik festivaller var. Sanatsal festivaller, kültürel festivaller, onları zaten saymıyorum. Kendi dönemimizde oturttuğumuz, geleneksel hale getirdiğimiz onlarca çalışmalar. Ama bunu Allah'ın izniyle kalıcı bir mekan oluşturacağız. Hemen buranın üst kısmındaki İnşallah. İnşallah. Başpehlivanlar çeyrek final salavatlaması yapıldı. Allah nidalarıyla değerli güreş severler. Güreş severlerimiz şu mesajı yolladılar genel manada. Değerli Başkanım Mehmet Tutal. İslam oyunlarına ev sahipliği yapmış bir Konya büyükşehir olarak eğer Seydişehir'de böyle görkemli bir organizasyon yapılıyorsa Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de İsmail Koç gibi bağrından çıkarmış, Atilla Güzel gibi, İsmail Güzel gibi yıldızları, dünya minderleri kazandırmış büyük bir ilçemizde büyük bir yağlı güreş organizasyonu beklentisi söz konusu. Biz büyüklerimize buradan seslenmiş olalım. Ancak ben bir kez daha değerli güreş severlerimize buradan sesleniyorum. Bugün Seydişehir'de atasporumuz güreş yaşatılıyorsa Sayın Başkanımız Mehmet Tutal himayelerinde tertip ediliyor. Dolayısıyla günü geldiğinde değerli büyüklerimizle tesip ve takdirleriyle burada atasporumuzun 1-5 yılda kaybetme lüksü yok. Bir gün bile lüksü yokken günü geldiğinde de değerli başkanımıza Seydişehirliler sahip çıksınlar. Ben burada 36 yıl kol balığı güreş tutmuş eski bir pehlivan ve güreş spikeri olarak bunu buradan dile getirmek istiyorum. Başpehlivanlar çeyrek final huzur peşrevindeler. Son sözlerini alalım ve veda edelim başkanım. Buyurun efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Bu arada mesajı da vermiş oldunuz. Biz imkanlarımız, maddi manevi imkanlarımız dahilinde gereğini yapıyoruz. Tabii ferdi sporlarda özellikle ata sporumuzda güreşçilerin biz aile yapılarını falan da biliyoruz. Genelde Anadolu'nun gariban insanların çocukları. Kesinlikle öyle. Hemen hemen hepsi diyebilirim çünkü birçoklarının hikayesini biliyoruz. Yani bizlerin büyükşehir belediyelerimizin özellikle Konya'dan şimdi ben Akdeniz bölgesini gerçekten takdir ediyorum. Bu noktada ciddi sporcular sahipleniyorlar. Yetiştirdiler ve sahipleniyorlar. Evet. Konya olarak bizlerin de STK'lar olarak belediyeler olarak sahiplenip yani bizim başpehlivan noktasında ciddi isimleri çıkarmamız, çıkanlara da sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz bunu imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz ama ben 35 tane şu anda belediye spor kulübünün güreşçisi var. O çocuklarımızın biraz daha gelişmeleri noktasında bugüne kadar destek verdik ama bundan sonra biraz daha dikkatli olma noktasında buradan güreş severlere söz verebilirim. İnşallah gelecekte biz de Konya Seydişehirli pehlivanlarımızı inşallah anlatıp aktarırız Başpehlivanlıkta Kırkpınar'da. Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Değerli güreş severler, Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın konuğumuz
Konya Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutaldı çok samimi ve isteyen açıklamalarda bulundu kendisini. Protokole uğurluyor ve sizleri de baş pehlivanların çeyrek final mücadeleyle baş başa bırakıyoruz. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar. Çeyrek final huzur peşlerindeler. Ünal Karaman, Mecit Yıldırım. Mücadelesini birazdan izleyeceksiniz. Evet, Recep Kara, İsmail Koç mücadelesi, Kürşat Şefki Korkmaz, Mustafa Batu mücadelesi. Çeyrek final anı Konya Seydişehir Er Meydanı'nda değerli güreş severler. Er Meydanı'ndaki yerlerinizi alınız. Minik bir boyu pehlivanları Er Meydanı'ndaki yerlerinizi alınız. Evet. Sol üst köşede Ünal Karaman, Mecit Yıldırım. Sol alt köşede İsmail Koç, Recep Kara. Sağ üst köşede Mustafa Batu, Kürşat Şefki Korkmaz. Sağ alt köşede de Atilla Güzel mücadelesi değerli güreş severler ki Yusufcan Zeybek'le. Nasıl hakem? Bu arada çok değerli Ömer Sümerbaş kardeşim bizleri izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz. Kızlarben'de Kocaeli'ne. Evet değerli güreş severler, bu arada Çorum Osmancık güreşlerinin güreş ağası Toprak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selman Erdoğan, Er Meydanı'nda güreşen tüm pehlivan kardeşlerime selamlar, saygılar yolluyorum. Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Selman Erdoğan, Çorum Osmancık güreşlerinin altın kemerli güreş ağası. Değerli güreş severler. Ferdi Koklarımız adına hoş geldiniz diyoruz. Marif Müfettiş Ankara'dan İsmail Yılmaz, değerli hocam iyi yayınlar diliyor. Kucak dolu sevgiler yolluyorum. Çanakkale Çardak güreşlerinin altın kemerli güreş ağası. Tam bir katır yüklü ağırlık ihalesini kazandı ve belediye teslim etti Seyhan Aslan. İyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Kırpınar'da görüşürüz diyor Seyhan Arslanam. Çanakkale Çardak'tan. Bir katır yüküyle ağırlık aldı. 1 milyon üzerinde değerli güreş severler.
Evet değerli güreş severler, çeyrek finaller devam ederken bu organizasyonu Konya Seydişehir'de ateşini yakan, temelini atan ve çok değerli belediye başkanımız Sayın Mehmet Tutal'ın da bahsetmiş olduğu gibi değerlerimiz var. Onlar köprü vazifesi alıyor ve bizler de bu organizasyona ev sahipliği yapıyoruz diyor. Çok değerli Fatih Tatuy hocam geldi. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk sayın hocam. Merhaba. Biliyorum yorgunsun ama yayını almak durumundayız. Bu aşamaya nasıl gelindi? Biraz bahseder misin? Öncelikle tüm izleyicilerimize Kurban Bayramı mübarek olsun. Canı gönülden. Allah'ım bizlere bir daha deprem gibi doğal afetler, zelzeleler, bu tarz doğal afetler yaşatmasın. Amin. Vatanımızın, milletimizin birliği, dirliği asla bozulmasın. Bu organizasyonun gelmesinin başlangıcımızın en büyük mimarı Sayın Başkanımız Mehmet Tutal. Spora olan sevgisi, ata sporumuz olan, güreşe olan ilgisi, sevgisi sayesinde 4 sene önce temellerini attık. Yağlı güreşin burada. Çok güzel bir ekibimiz var. Belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, kültür müdürümüz, fen işleri müdürümüz. Sayın Başkanımızın ekibi inanılmaz çalışkan. Ve gördüğünüz gibi seyirci olarak da çok büyük bir ilgi var. Çok büyük ilgi var. Tabii bize artık alan yetmiyor. Bu sene alanı büyüttük ama seneye daha büyük. Sayın Başkan müjdeyi verdi. Arka tarafta kalıcı bir güreş sahası yapacağız dedi. Evet, müjdeyi verdi. Evet. Şimdi değerli Fatih Tatuy hocam, OMAY Organizasyon ve Zembil Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı olarak geçen hafta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etapı olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşlerinde de büyük bir yıldızın parladı. Oraya çok emek verdin. Bugün de buradasın. Bu bölgenin yükselen bir değeri olarak yeni müjdeler verecek misin ve bu organizasyonu güçlendirerek? Söz sende. Öncelikle ben şahsım adıma, ekip arkadaşlarımız adına hizmetimiz güreşe, atasporumuz. Yani herkes bunu böyle bilsin. Daha önce bildiğiniz üzere biz 5-6 sene önce Türkiye'de ilk yağlı güreşlerde pehlivan kataloğunu çıkaran gene bizdik. Zembil olarak. Bütün pehlivanların atları, soyadları, boyları, kiloları aldığı dereceler. Çok güzel bir çalışmaydı. Tabii Kırkpınar'da da dağıttık. Bizim amacımız güreşe hizmet etmek. Tabii takdiriniz, teşekkür ederim güzel düşüncelerinizden dolayı. Antep'te de çok güzel bir organizasyonu başarıyla tamamladık. Burada da. Tabii ki İç Anadolu'da da kısmet olursa lig güreşlerine katacağımız yerlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Seneye lig güreşlerine dahil edeceğimiz yerlerimiz olacak. Bu müjdeyi vermiş olalım. Harika. Tabii görüşmelerimiz var. Bununla ilgili altyapı çalışmaları var. Gayet iyi gidiyor. Tabii Mehmet Başkanım gibi, Mehmet Tutal Başkanım gibi böyle güreşi seven, sporu seven değerli başkanlarımız olduğu sürece... Biraz da elimiz güçleniyor değil mi? Tabii elimiz güçleniyor. Yani bu konuda sağ olun. Şimdi bir şey daha söyleyeyim değerli güreş severler. Mehmet Tutal Başkanımızın tabii ki direktifleriyle ama senin de çabaların çok fazla. Burada konuk gelen bütün pehlivanlar 5 yıldızlı otellerde konakladılar. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gecenin 3'ünde buraya geldik. Fatih Tatuy ayaktaydı. Sabah 7'de geldik buraya, yine sen buradaydın, ayaktaydın. Yani bu sorumluluk atasporumuz adına çok çok önemli, çok kıymetli. Son olarak Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türküş özelinde birkaç cümle alalım ve veda edelim. Çünkü koşturacağın daha çok konular var. Evet. Öncelikle buradan Sayın Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türküş ve yönetim kurulundaki tüm mesai Şahin arkadaşlarına, Okur, başkan vekilimize, Mehmet Emin Bay hocamıza ve birçok zamanımızda kısıtlı olduğu için ismini sayanamadığım yönetim kurulundaki bütün çalışma mesai arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ederim. Sayın İbrahim Başkanım ligi kurarken çok büyük bir taşın altına risk alarak elini değil gövdesini kattı. Ve Allah'a şükür liglerimiz de çok güzel gidiyor. Çok hoş gidiyor. Kıran kırana gidiyor. Kıran kırana gidiyor. Antep'te beraber izledik nasıl mücadeleler. Sizin değerli anlatımlarınızla
harika mücadeleler, kıran kırana. Gene hakeza böyle devam edecek. Ben burada şahsınızda öncelikle tüm bizi izleyen değerli seyircilerimize, büyüklerimize, eski ustalarımıza, büyüklerimin ellerinden öpüyorum, ustalarımızın ellerinden öpüyorum. Güreş Federasyonu Yönetim Kurulumuza şahsınızda nezdinde çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Değerli güreş severler, Ekin Türk TV, Lider Haber TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın konuğumuz Sayın değerli hocam Fatih Tatu'ydu. Hakikaten yükselen yıldız olarak biz her zaman senin yanındayız. Çünkü sen Ataspor'una hizmet ediyorsun. Biz senin yükünü hafifletmek için buradayız. Dolayısıyla sadece bu yapmış olduğun mücadele burada sınırlı kalmasın. Şu anda tüm Türkiye, dünya senin bu organizasyonu izliyor. Seni tebrik ediyoruz. Her zaman yanındayız. Ben de öncelikle sizlerin böyle değerli zaman ayırıp bizlere de söz hakkı tanıdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Evet. Sizin nezdinizde arkada görünmeyen gizli kahramanlar, evet. Gizli kahramanlar, Evet. canlı yayın araçlarındaki arkadaşlar. Evet. O kadar harıl harıl o sıcağın altında. Emin olun şuradan şunu söyleyeyim. Ne sularını eksik ediyorum ne yemeklerini. Aynen öyle. Gözünüz arkada kalmasın. Allah Onlar razı olsun. benim için çok değerli. Allah razı olsun. Hepiniz değerlisiniz. En ufak çocuğumuz da değerli. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, var ol. İyi Canlı ki yayın varsınız. konumuz Fatih Tatu hocamızdı. Çeyrek final mücadeleyle devam ediyoruz değerli güreş severler. Yılmaz, Antalya, Manavgat. Evet. Kürşat Şevki Korkmaz tek daldı. Bu arada Mecit Yıldırım'ın sol dizinde bir sakatlığı söz konusu. Alperen Karataş, Antalya, Serik. Recep Kara, İsmail Koç mücadelesi ekranlarda. Sağ üst kadrajda Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Batu. Her an bir kas kanadı da gelebilir. Sağ üst köşede her an yeni çıkabilir. Tüm Beyşehirler adına güreş yapıyor. Sağ alt kadrajda Atilla Güzel, Yusuf Can Zeybek. Sol üst kadrajda Mecit Yıldırım sanırım devam edemeyecek. Sol dizinde bir sakatlığı söz konusu. İlk yarı finalist Ünal Karaman olabilir. Sol alt kadrajda da iki güçlü baş pehlivan Recep Kara ve İsmail Koç kapışması. 30 numaralı komisyon. Tekrar ediyorum. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla Konya Seydişehir Kulu Park Er Meydanı'ndayız. Çeyrek finaldeyiz. Faaliyet gösteren Nacakçı Ziraatlerinin sahibi iş adamı Sayın Nizamettin Nacakçı adına güreş yapıyor. Evet. Mecit Yıldırım sol üst köşede sanırım devam edemeyecek ve ilk yarı finalist Ünal Karaman oldu değerli güreş severler. Mustafa Batu, yarı finalde Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi yerde devam ediyor. Allah derman versin. Tekrar havalandırdı. Recep Kara mücadelesi de yerde İsmail Koç'la mücadelesi devam ediyor. İsmail Erkal, Cemal Özbek, Ahmet Sancak Tutan, Uğrancı, Sait Yıldırım, Mehmet Kurtoğlu iyi yayınlar diliyor. Değerli dostlarımıza selamlar, saygılar yolluyoruz. Haluk Özçakmak Kocaeli'den iyi yayınlar demiş. Değerli bilme selamlar. Bu arada iç kazıktan, dış paçadan havalandırdı ama oradan side ile iç paçaya uzanması gerekiyor. Recep Kara mücadelesi de yerde devam ediyor. Paylaşıyorlar. Pehlivanlarımızın Halit Kaya, Zonguldak Allah'tan iyi yayınlar diliyor. öpülesi ellerinizden güzel alkışlar. Pehlivanlarımızı şöyle alkışlarımızla yönlendirelim. Kürşat Şevki Korkmaz çift sarma denemesi içerisinde. Orta kadrajda Atilla Güzel, Yusuf Can Zeybek mücadelesi bir anda hareketlendi. Yolcular, değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, Seydişehir Kuğuver Meydanı'nda Toskoparan boyunda yarı final. Antalya Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in pehlivanı. Bugün burada Akkaya Camların sahibi iş adamı Sayın Yalçın Akkaya adına güreş yapıyor. Oğuzhan Süleyman Sunak, Antalya Döşemaltı.
Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Ekranın sağ üst köşesinde Recep Kara, İsmail Koç mücadelesi var. Değerli yönetmenim Ünal Karaman, Mecit Yıldırım sakatlığından dolayı Başkanımız Sayın Enver Akutkan çekildi. İlk yarı finalist Ünal Karaman oldu. Gökhan Cumbul. Evet, İsmail Koç kesinlikle Recep Kayra'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ikinci isim oldu Ünal Karaman'dan sonra. Antalya Korkut'un Çingaralı Erzan Yadırım Abdurmu. Elinde öptü. Çok centilmen, çok beyefendi. Trakya Birliği'nin baş pehlivanı, Türkiye Ağlı Güreşi'nin prensi İsmail Koç. İki mücadele kaldı. Yusufcan Zeybek künde kılçık pozisyonunda. Atilla Güzel. Evet, kılçık yaptı. Günün sürprizine imza attı. Künde atarken Yusufcan Zeybek kılçık yaptı. Bir kas kanadı arayışı içerisinde. Bir kas kanadı. Vay vay vay. Jeneriklik bir galibiyet. Kürşat Şevki Korkmaz'dan değerli güreş severler. Adeta havada kas kanadı yaptı. Havada defalarca izleyip keyfine doyum olmaz bir keçi dikmesi. Ben bu kadar kusursuz ve muazzam bir keçi dikmesi görmedim değerli güreş severler. Bir kez daha tekrarınızı izleyeceksiniz. Kürşat Şevki Korkmaz adeta havada yaptı keçi dikmesini Mustafa Batu'ya. Bakın geliyor tekrarı. Evet. Değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar. Bakın işte tam burada. Vay vay vay. İnanılır gibi değil. Bir kez daha tekrarını, evet değerli yönetmenim de eminim ki çok beğendi. Ekranları başında güreş severlerde jeneriklik bir galibiyet. Bakın jeneriklik bir galibiyet. Yağlı güreşteki estetiğe, güce, sanata, beceriye bakabilir misiniz? Doyum olmuyor. Tekrar sabaha kadar izlerim ben. Şu anda da sosyal medya portalı yöneticileri sanırım bu yenişi keserek ekranlara getireceklerdir. Abdin Karakaya, Antalya Kutucu. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Ali Şahin'in pehlivanı. Faruk Çakır, Antalya Korkuteli Küçüklü. Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Hamza Güneş adına güreş yapıyor. Muhammed Özbek, Kırıkkale. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Ayak boyu pehlivanlarına yarı finalde alkışlar. İşte yarı finale kalan isimlerin son anları Künde Kılçık, Yusufcan Zeybek'ten Atilla Güzel yarı finalde. İsmail Koç yarı finalde. İşte bu oyunda da Kürşat Şevki Korkmaz havada adeta keçi dikmesi yaptı, inanılır gibi değil. Yarı finalde, Ünal Karaman da yarı finalde. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra tekrar Konya Seydişehir Kuğulu Park Yer Meydanı'nda birlikte olacağız. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla. Deste küçük, deste büyük boy pehlivanlarımız salavatlamak üzere çok acele. Yayına girdi mi? Efendim herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir hava var. Tekirdağ Saray'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde gördüğünüz müthiş bir kalabalık da var. Çünkü insanlar yatırım yapmak istiyor. İnsanlar toprak sahibi olmak istiyor. Ekin TV olarak bizler de doğru yeri sizlere sunuyoruz. İşte o doğru yerlerden bir tanesi Saray'da. Çok güzel bir yer. Biraz böyle görüntüleri görüyorsunuz. Ana yola yakın, saray merkeze yakın, mahallenin hemen yanında fabrika var. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi ısrarla öneriyorum. Bunu sadece ben önermiyorum.
İşte dinlediniz, gelenler, alanların tavsiyelerini gördünüz. Bu tavsiyeleri değerlendirin. Bu fırsat kaçmaz. Mesela bugün burada toplam 23 tane parsel satıldı. Neden? Çünkü insanlar burayı beğendi. Biliyorlar ki burası onlara ileride güzel bir yatırımlık yer olduğunu biliyorlar. Sizler de geç kalmayın. Bakın hafta içi, hafta sonu fark etmez. Hafta sonu böyle kalabalık geliyoruz her zaman. Hafta içi de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ekran altında numaramız var. Ekran altında fiyatımız var. Hemen arayın ve yerinizi ayırttırın. Geç kalmayın. 0212 486 39.0'a çağrı dahi atmanız yeterli. Müşteri temsilcilerimiz sizleri arayacak. Sizlerin de yapması gereken, bakın bu kadar net söylüyorum. Yerle alakalı bilgiyi sormanıza gerek yok. Görmek değil, gelip ayağınızı basmanız gerekiyor. Konumu görmeniz gerekiyor. Sadece televizyondan değil. Bir gün vakit ayıracaksınız. Hafta içi veya hafta sonu fark etmez. Gelecek, göreceksiniz. İddia ediyorum ki alacaksınız. Bu en güzel yatırım. İmalatı olmayan bir yatırım aracı sizlere kazandıracak araçtır. Toprağın imalatı yok. Toprak bitmez. İşte burada da ileriye imar geldiği zaman ne diyorum, bakın yani elektrik çok yakınında, fabrika yakınında, mahalle yanında. Yani buradan 300 metre ileride imar var. Buraya da geldiği zaman almış olduğunuz bu topraklar inanılmaz bir değer kazanacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakın çevrenizde bundan 2 sene, 3 sene önce arsa alan, yatırım yapan birisi varsa sorun. O zaman sen bu arsayı kaça aldın, şimdi kaça satarsın veya değeri nedir diye sorun. %200, %300 prim yapmış yerler. İşte burası da aynı primi yapacak yerler. Bakın almışlar, etrafını çevirmişler. Kimisi hobi bahçesi yapmış. Ekranlarda bunu görüyorsunuz. Ya buraya ulaşım da çok kolay. Gelip görün, havası güzel, insanı güzel. Her şeyi çok güzel ya. Yani burada bunu bizim çok anlatmamıza gerek yok. Sadece bizim istediğimiz, sizler de sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul olarak, Ekin TV, Radyo Ekin olarak bu projenin biz her zaman arkasındayız. Kendi yerlerimiz, kendi projemiz. Bizi senelerden beri izliyor, senelerden beri radyomuzu dinliyorsunuz. Ben kurumumuzun müdürüyüm, Emrah Binici. Bizler önce analiz yaparız. Önce deriz ki burası bizim içimize siniyor. Eğer sinerse biz bunu satarız. İşte burası da yine içimize sinen bir yer. Israrla tavsiye ediyoruz. 0212 486 39.0. Tapu masrafı bizlere ait. Her gün ücretsiz servisimiz var. Siz sadece bize zaman ayıracaksınız. Bu zamanın sonunda kazandığınızı göreceksiniz. Adım Dilek Öztan, Çorlu'dan geliyorum. Biz de arsa arıyorduk. Babamın tavsiyesi üzerine geldik. Babanız arsa işinden anlıyor. Anlıyor. Biz de ona danıştık. Hatta geldiğimde de görüntüler aradım kendisini. Kısmet. Şimdi son pazarlığımızı yapacağız. Ona Hayırlısı göre o zaman. okeyleyeceğiz yani. Hayırlı uğurlu olsun. Babanıza Şu an için selamlar. biz tavsiye ederiz. Şu yönden ederiz. Çünkü biz çok arsa baktık. Çok emlakçı dolaştık. Yani burada bir artı şu var. Hiç başınız ağrımayacak. Komisyon yok. Tapuda sıkıntı olacak bir durdu yok. Hepsi hazırlanmış. Her şey hazır. Muvakkatnameli zaten. Hasan Çelik ismim. Hasan Bey, nasıl buldunuz buraları? Ne düşünüyorsunuz? Tavsiye ediyor musunuz? Gerçekten çok mükemmel yerler. Yatırımlık yerler. Ve kazandırabilecek yerler. Ve imar planına da yakın olması çok... Evet, yaklaşık 300 metre hemen ileride. Evet, imar planına da yakın olması da artı bir avantaj. İlgi, alaka, gerçekten insanlara dürüst davranmaları da tabii işin ayrı bir artı tarafı. Ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz buraya gezmeye geldik ama inşallah yer alıp gidiyoruz. Ama bölgeyi çok beğendim. Şimdi bizi izleyenlere burayı anlatmak isterseniz. Çok doğru bir şey söyledin. Gerçekten ekranda görmeyle buraya gelmek çok farklı bir şey. Ben dediğim gibi benim yer alma gibi bir düşüncem yoktu. Dedik ki tamam buradan yer alırız ve öyle karar verdik. Hayırlı olsun. Biz de işte 4 parsel herhalde 1200 metrekare bir yer aldık. Çok güzel bir yer. Ben bölgeyi çok beğendim. Herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani müthiş bir bölge. Evet. Zaten köy ayağının dibinde. İşte arkası fabrika, yolu ortası durumu Bir de belli. çevirmeler de yapılmış. Yani Çok düz. Ya arsanın bulunduğu yer de çok. Yani insan bir yer alırken bir şey yaparken içine siner. sinmesi lazım. Evet, aynen öyle. Ben işte yapıyorum, ticaret yapıyorum, başka bir şey yapıyorum. İlk gördüğüm sinerji çok önemli. O sinerjiyi burada aldığım için de kabul ettim, aldım. Çok yani. teşekkür Biz ediyorum. Biraz önce ne yaptık? Röportaj yaptık. Dedi ki ben gezmeye geldim. Burayı gören geliyor, buradan yer alıyor. Daha bunun ötesi yok. Bunu bu kadar anlatmaya da gerek yok. Yerlerimiz son derece kaliteli, son derece prim yapacak, kazanabileceğiniz yerler. Tekirdağ, Saray'dayız biz şu anda. İşte havayı da görüyorsunuz. Ekran görüntülerinden gördünüz. Burayı kaçırmayın derim. Yaklaşık biz burada şu anda 40 kişi, 50 kişiyiz. Yani haftaya da belki bitecek burası. Ama biz size bu fırsatı sunuyoruz.
Gelin pazar gününe vakit ayırın. Veya pazar günü kalabalık oluyor, eyvah biter diyebilirseniz hafta içine, hatta yarına hemen randevunuzu alın ve bizler sizleri getirelim, yerimizi gösterelim. Ondan sonra beğenin, tapunuzu alın. Ondan sonra da ödemesini yapın. Bu kadar kolay. Tapu masrafı bize ait. Araç takasımız mevcut. Aracınız varsa değerinde sayıyoruz. Bunlar çok önemli. Aracınızın değerini öldürme diye bir şey yok. Değerinde sayıyoruz. Takasımızı yaparız. Her türlü takas seçeneğimiz mevcut. Tekrar ediyorum. Ücretsiz servisimiz mevcut. Ekran altında fiyatlarımız var. Hem ev yapıp hem de bahçe olarak kullanabileceğiniz muhteşem bir yer. İşte hafta sonları biraz önce bir abimizle de görüştük. Hafta sonları ne yapıyor? Ben her hafta sonu buradayım diyor. Burada piknik yapıyor. Çayını demliyor. Çünkü hava güzel. Sağlıklı bir yaşam var burada. Bahçesini işte belliyor. Bir şeyler ekecek. Diğer abimiz hemen kenarda, onu da gördünüz. Etrafını çevirmiş. Hobi bahçesi yapmış. Kocaman bahçe. Hafta sonları geliyor buraya. Ailesiyle piknik yapıyor. Bu fırsatı değerlendirin. Ücretsiz servisimiz var. Muhteşem bir yer. Kaçırmayın. Son kez telefon numaramızı veriyorum. 0212 486 39 0. Abdurrahman Kaplan. Ya biz burada eşime, dostuma, kardeşime, çevremizde yani burada 4000-5000 yer metre olarak aldık yani. Herkese de tavsiye edebileceğim bir yer. Yani ilk önce imara girecek yerlerden bir tanesini diyebilirim yani. O yüzden kaçırmasın kimse. Ama yani öyle bir özveri var ki hani şey gibi hani insanların alması için yani satma özverisi de var ya, alın özverisi de var. Onu ama hissediyorum. şimdi toprak güzeldir yani. Artık herkes sıkılmış bir şehirdi. Karabalık'tan sıkılmış zaten burada. O yüzden böyle güzel bir yer herkes zaten görüyor. Bugün burası Karabalık. Biz de geldik burada. Yerimizi aldık. Aldığımız yerimiz belli zaten. İşaretlemişiz zaten burada. Bütün arkadaşlarım da, iş arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlara da hayırlı olsun burada. Yanımızda bir müşterimiz var. Aynı zamanda izleyicimiz, Ekin TV'nin misafirimiz. Sizi tanıyabilir miyim? Benim ismim Şemistan Şahin. Ekranlarda gördünüz. Evet, aynen. Sonra geldiniz buraya. Gördüm, beğendim. Gerçekten yeri de çok güzel. Herkese de tavsiye ederim yani. Konum olarak, çevre Konum olarak, güzel, havası çevre olarak da güzel. Trakya'nın herhangi bölgesinde yeter ki toprağın olsun senin. Hiçbir zaman için zarar etmezsin. Bugün 100 liraya aldığın yer bir sene sonra 1 milyon lira. Trakya'da yer almak, cennette yer almak gibi bir şey. Evet. Yani dünyanın, Türkiye'nin her yeri bir cennet, her yeri ayrı bir güzelliği var. Ama buradaki insanların, buradaki konumun kimsenin kimseye zarar vermediği tek memleket diyebilirim. Ben kayınçomu getirdim bugün. Buradan 4 parsel aldık. O da aldı, ben de aldım. 4 kayınçom daha var. Onları da buraya getirip bütün aileyi burada toplamak. Buraya gelip de burayı beğenmeyen, yani gerçekten almayan olur mu sizce? Kesinlikle olmaz. Yani şimdi televizyondan, internetten, dergiden, gazeteden bakıp da insanlar karar vermesin veya insanların birebir yorumlarını öyle okuyup da karar vermesinler. Bir günlerini ayırsınlar. Hem değişik bir atmosferi, oksijeni, tabii onu teneffüs etsinler, birebir görsünler. Her şeyin partili yapılmış. Yani yollar belediyeden acaba burası şöyle miydi, çapraz mıydı, bilmem ne miydi değil. Birebir çıplak gözüyle görüp ona göre zaten gönül rahatlığıyla biz nasıl gezmeye geldik, 4 parsel aldık gidiyoruz. Ali Coşkun. Şimdiki düşüncelerinizi merak ediyorum. Almış olduğum parsellerden çok memnunum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a Teşekkür ederim. Ama gerçekten güzel. Bakın o kadar güzel ki gelenler burada piknik yapıyorlar. Evet. Arabalarını park etmişler. Evet, işte etrafını evet, çevirmişler. evet. Bir şeyler ekmeye Evet, çalışıyorlar. evet. Yani insanı rahatlatan, huzur veren bir havası var buranın. Evet. Huzur veren bir havası var. Songül Çamlıyurt. Geldiniz, gördünüz. Daha önce ekranlardan gördünüz burayı. Tabii hani görünce yine de yerinde göreyim dediniz. Yerinde gördünüz. Tam olarak mesela 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden 10 puan veririz. Tamam, teşekkür ediyorum. Yani ben de aynı puanı veriyorum. Peki bir de genel anlamda ne düşünüyorsunuz yerle alakalı? Yerimiz çok güzel. 10 numara. Tavsiye eder miyiz? Ederim. Gelmeyenler pişman olur mu? Bence de gelmeyenler pişman olur. Alanlar hiç pişman olmaz inşallah. Siz aldınız. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Elde böyle kazma, kürek derken ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bağ bahçe yapıyorum. Şu anda böyle etrafında siz çevirdiniz. Evet, çevirdik etrafında. Mesela bak bu arka tarafta da aynı çevrilmiş hobi bahçesi yapılmış. hobi Aynı bahçesi, o tarzda bir şey mi düşünüyorsunuz Evet, siz de? aynen öyle. Hobi bahçesi. Peki beğendiniz mi siz yeri ki aldınız ama? Yerin konumu çok güzel. Yatırım amaçlı da çok güzel. Yani tavsiye ederim herkese.
Örnek biraz önce anlatıyorum zaten. Hani alanlar etrafını çeviriyor, hobi bahçesi yapıyor. Burayı alan müşterimiz daha yeni aldı. Ama görüyorsunuz bakın etrafı çevrilmiş, içine ağacını dikmiş, fidanını dikmiş. Bunlar güzel şeyler. Bunları anlatıyoruz sizlere. Ve bunun gibi bunun yanındaki de aynı şekilde, bir ilerideki de aynı şekilde tamamen hobi bahçesi haline getirmiş. İşte onun yanı aynı. Bakın orada bir abimiz çalışıyor, bahçesiyle ilgileniyor, arazisiyle ilgileniyor. Yani arkamızdaki gelenleri görüyorsunuz. Bu bir abartı değil. Bakın burada 3 tane minibüs var. Bunlar 15 kişilik. 3 çarpı 15 45 kişi. Yani bunun haricinde özel arabasıyla gelenler var. Arabaları görüyorsunuz. Burada şu anda 50-60 kişi varız. Yani insanlar burayı beğeniyor. Beğendiği için geliyor ve tavsiye ediyorlar. Alan mutlaka bir arkadaşını da getiriyor. O kadar muhteşem bir yer. Onun için değerlendirin arkadaşlar. Bize dua edeceksiniz. Acele er meydanına. Oğlum dönmedi lan. Boynunu buluyordu adam. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar. Yine her meydanımıza asrın eski bu topraklar meydanı. Sebze meydanında. Evet değerli güreş severler, burası Konya. Seydişehir Kuğulu Park Er Meydanı. Alt boyların yarı finalleri salavatlandı. Birazdan da büyük orta ve başaltı yarı finalleri salavatlanacak. Bu demek oluyor ki baş pehlivanlarında yarı final kuralları anonsu yapılacak. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla yarı finallerdeyiz. Finaller anındayız. Ve bu mücadeleleri anlatıp aktaracağız. Yavaş yavaş Kırkpınar öncesi son provadayız. Bakalım gün sonunda baş pehlivanla kim uzanacak? Baş altı pehlivanlarımız golcüler. Baş altı pehlivanlarımız golcüler. Yarı final müsabakası için çok acele er meydanında gelmemiz oldu sayın insanlar. Hocam kaç var? Ahmet. Gönder. Güreş severlerimizle 27 Ağustos 2023 Pazar günü Devlet Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Anlar himayelerinde yapılacak olan Ali Çelik, çocuk anabilim dalı uzmanı, değerli büyüğüm. Aynı zamanda Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu'nun da Sağlık Kurulu Başkanı. İyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Esentepe Yağlı Pehlivan Gösteri. Önümüzdeki hafta bitmeyen güreşin devam eden efsanesi tarih edinde Kırkpınar Er Meydanı'nda olacağız. Ve Kırkpınar kendi evi TRT Spor ekranlarından canlı olarak 3 gün boyunca heyecan fırtınasına soluksuz olarak şahitlik edeceksiniz. Hafta içerisinde de ortak canlı yayın ağında bulunacak olan kanallar açıklanacak. Değerli büyüklerimizin takdirleriyle tabii ki de. Ve Kırkpınar'ın başaltı birinci ve ikincileri bir hafta sonra yapılacak olan 15 Temmuz'da Kocaeli Kartepe Hergelici İbrahim Yağlı Pehlivan güreşlerinde ve bir gün sonra da 16 Temmuz Pazar günü Ordu Altınordu Er Meydanı'nda başa güreşecekler. Ve aynı zamanda da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin puan skalasında baş altında ilk 2 sırayı tamamlayan başaltı pehlivanları baş pehlivanlık olarak 2024 yılında çayıra çıkacaklar. Dolayısıyla bu yıl 4
başaltı ismi başa güreşecek. Saygıdeğer konuklar. 4. gelenek Başa terfi etmiş olacak. pehlivan güreşleri. Büyük orta boyu yarı final. Vedat Laba İzmir'den iyi yayınlar diliyor. Cengiz Erbiya. Değerli yoldaşıma selamlar yolluyorum. Bayram Üstündağ Antalya. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Ali Şahin adına Hürriyet Tüfekçi Köyceğiz'den iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme selam, saygı ve hürmetlerimi yolluyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahin Kılbıyı Mezarlışı. Muhammed Can Kuzay Antalya. Canlı varlık alırdı dedim. Beyşehir Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır adına güreşiyor. Yine bugün burada bizleri bu ay meydanlarında yalnız bırakmayan değerli büyüğümüz Devecioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Yüksek adına güreşiyor. İlgeniz Savran, Konya, Beyşehir. Niğde, Ulukışla, İlçe Jandarma Komutanlığı askeri personeller adına güreşiyor. Yine bugün burada Devecioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğümüz Sayın İbrahim Yüksek adına güreşiyor. Niye sallıyorsun orada? Antalya, Elmalı, Dereköy. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Büyük orta pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Baş pehlivanlarımız, koçinler, baş pehlivanlarımız. Evet, büyük orta salavatlandı. Şimdi de başaltı salavatlanacak. Evet değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız. Ve birazdan da baş pehlivanlar kura çekimine anons edilecek. Kuğul'un her meydanında baş altı boyunda yarı final. Antalya Sirk Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına giriş yapıyor. Oğuz Kara, Antalya Sirk. Antalya Aksu Altıntaş'ta faaliyet gösteren pehlivan evlatlarının sahibi eski şampiyon, eski pehlivan Sayın Tahir Borucu. Bu arada yine bugün burada atasporumuz güreşe Sirk Belediye Başkanımız tam Sayın Enver 40 yıl hizmet etmiş Samsun Tekkeköy'ün öz evladı kimse yokken o vardı ve onun mahtumu bugün de Türkiye Güreş Federasyonu, Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun önemli noktasında yer alan Metin Şenel yine bugün burada bu yıl 662. düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşeni'nin duyurusunu pehlivanlar ve antrenör nezdinde dikkate alınması noktasında mesajlarının paylaşmam noktasında bir talebi oldu. Tabii ki biz MHK Başkan Vekilimiz Sayın Servet Yıldız'ı konuk aldık canlı yayında. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'in vermiş olduğu direktifler doğrultusunda o bilgilendirmeyi açıklamayı yaptı. Engilcan Akşin, Antalya. Metin Şenel'e de atasporumuza yapmış olduğu o özverili çabası, gayretinden dolayı da gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle boy ayrımı sisteminde kayıtların mutlaka yapılması hususunda çok büyük bir önem arz ediyor ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini de zaten Servet Yıldız'a dile getirmişti. Ve baş pehlivanların kura çekimi başladı. İsmail Koç 4. Türkçak Şevki Korkmaz geliyor Antalya seri. Yürü lan yürü! Ünal Karaman. Yürü lan yürü! Ünal Karaman 3 numara. Atilla Güzel 1 numara.
Evet, yarın önemlisi. Baş pehlivanlarımız. Evet değerli güreş severler, yine Ekranı ikiye bölebiliriz. Baş pehlivanlarımız çünkü dizildiler. Bakalım. Türkiye geleneksel güreş Şu anda da yağlanacaklar. Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş yoğun programlarından dolayı aramıza katılamadılar. Sizlere sevgilerini, selamlarını ve hürmetlerini her meydanında güreş tutan pehlivanlarımıza başarılar ve yine bu güzel organizasyonu tertip ve komite eden değerli başkanım Sayın Mehmet Tudal'a teşekkürlerini iletiler. Bu anlamda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e şöyle coşkulu bir alkışla teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, yer görevlisi. Evet, yağ görevlisi baş pehlivanlarımız yağ bekliyor. Yağ görevlisi çok acele baş pehlivanlarımıza yağ getirilir. Değerli güreş severler, değerli konuklarımız, 4. geleneksel Seydişehir Belediyesi Kol Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık yarı final salavatlaması. Baş pehlivanlarımıza sizlerden kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizlerden, güreşler onlardan. Konya Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Abdullah Şahin adına geçiyor. Yine bugün burada Aslı Nesli, Konya'mızın öz evladı. Antalya Kumluca Cumhuriyet Savcımız, pehlivan babası, güreş aşığı Sayın Muhammed Numan Ergin adına geçiyor. Dünya şampiyonu, altın adam, Atilla Güzel, Konya. Çok acele başkanlarımıza yardım edin. Evet sayın değerli misafirler, MCV Manisa'dan Ahmet Namal iyi yayınlar diliyor. Akhisar'dan. Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Antalya. Ramazan'ın oldu. Serhat Şehri Edirne Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına uğraşıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin tertip komite başkanı. Aynı zamanda Beylikdüzü ise Seydişehir'imizin yeni mimarı. Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutal ve tüm Seydişehir'den Konyalılar adına güreşiyoruz diyor. Tekrar ediyorum, bugün Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla Konya Seydişehir yağlı pehlivan güreşlerini canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Trakya Birliği'nin baş pehlivanı İsmail Koç'a çok büyük bir ilgi var. Nasıl olmasın ki? Türkiye Ağlı Güreş'in prensi, beyefendisi önümüzdeki hafta Kırkpınar'da altın kemerin en büyük adayım diyor. Güreşçinin koordinatörü Fatih Tato adına güreş yapıyor. Ünal Karaman Çoruh. Edirne'den Sinan Alışkan değerli bir yayınlar diliyor. Haftaya inşallah görüşmek ümidiyle. Çoruh bölgesi hakem hocalarımızdan Bahri abinin ciğerci dükkanında buluşuruz inşallah. O doyumsuz sohbetin Ankara bölgesi hakem Bahri abimizin.
Fikri Sakarya Kadimşehir, Edirne, bilgilerinize Serhat şehri. evet saygıdeğer İnanın misafirler, 36 yıldır ilk Kırkpınar'a 1988 yılında gittim ve aynı heyecanla yine önümüzdeki çarşamba günü Allah nasip ederse orada olacağız. haberi istersek izleyelim. Bir polisimizin, bir askerimizin, bir ana kuzusunun şehit haberini alıyoruz. Bunu duyan analarımızın yürekleri dağlanıyor, babalarımız kan ağlıyor. Bitsin artık bu işkence. Bizler Türk oğlu Türk'üz. Bizler bir gideriz, bin geliriz. Bin gideriz, milyon geliriz. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cennet bizlerle şerefsizlere, kahvelere, soysuzlara asla vermeyiz. Ve diyoruz ki dünya içinde bir tek Türk kalınca kadar bu bayraklar göklerden inmeyecek. Ezan sesleri semalardan dinmeyecek. Dur sesini olan kaldır ekranına. Bu adam asla vermeyiz. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Yiğit Türk başkanlarına alkışlarla verin maşallah! Allah! Bana bir sefer açıyor, izlesin oradan. Nasıl yok anne ya? Şurada izle bir tamam. Abi şu maçını izler misin? Dur. Ama demin de açıldı adam. Bir izle bak. Burada bir olay var burada. İzler maçı. Bilal abi. Ya siz bir izler misiniz? Bilal abi. O anlamı. Hadi şimdi küfür ettim. Ben o küfür ettim. Hadi şahsı küfür et. Ben şahsı küfür ettim. Yönettiğim maç diyorum ya. Abi gözler mi? Şahsen ettik. Şahsı ettirelim. Evet, Allah'ın nidalarıyla salavatlandı başpehlivanlar. İsmail Koç ekranlarda. Atilla Güzel ve Kürşat Şefki Korkmaz. Küçük orta büyük boy pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir.
Küçük orta, küçük boy pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. Evet, yarı final mücadeleleri başladı. Recep Dursun Hocam, bu çocukların yarı finalleri falan hep var değil mi? Hani kayıtlarda. Bulabiliriz. Evet, Cengiz Çapkın iyi yayınlar diliyor. Kürşat Şevki Korkmaz'ın cennetikli keçiltmesine hayran kaldım demiş. İsmail Koç'a da Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Teşvik iki oyunda final yapacak olan pehlivanlarımız salavatlanmak üzere meydandaki yerlerimiz var. Değerli bir severler yine meydanımıza Aslı Nesli Beyşehirli Kokoreç Silah Bayi Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivanlar Namisi Sayın Süleyman Alaboğlu arkadaşlar her meydanda teşvik etmiştir. Ekranın sağında İsmail Koç, Ünal Karaman, ekranın sonunda Kürşat Şevki Korkmaz, Atilla Güzel kapışması. İsmail Koç tekte aldı. Ünal Karaman'ı bastırdı. Kürşat Şevki Korkmaz'ın atakları söz konusu ekranın sağında.
İsmail Koç da baskı uyguluyor Ünal Karaman'a. Yan kazık, yan paçada İsmail Koç. Oradan pek oyun çıkmaz ama en azından baskı uyguluyor. Mücadele dışarıya kadar taştı. Bir ithal, evet. Atilla Güzel'e. Güzel başpehlivan'a Bir pasif ithal. güreşliğinden dolayı birinci ihtarı verilmiştir. Arz olmuş. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Minik bir boy güreşlerinde final. İbrahim Almaz. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına güreş yapıyor. Ve yine bugün burada Serik güreşlerinde şahımız Belediye güreşleri Bu arada İsmail Koç dış kasnaktan yan paçada galibiyet arıyor. Finale her an adını yazdırabilir. Abdullah Tıraş. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına güreş yapıyor. Antalya Dış kazıkta baskı uyguluyor. Yan paçaya da uzandı. Ünal Karaman da künde pozisyondayken üzerinden bir payan da yapmak istedi ama kaçırdı. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına güreş yapıyor. Ramazan Berkutlar. Antalya Serik. Ayağıyla sayvant yapmak istedi İsmail Koç. Antalya Kumluca'da Ünal Karaman'a toparlandı Ünal Karaman. Ekranın solunda. Mehmet Sanal adına güreş yapıyor. Bir kez daha iç kazık ters paçada. Evet, İsmail Koç finalde. Denedi sonunda. Paçayı da yakaladığında Ünal Karaman için çok geçti artık. Bakın havada adeta iç kazık ters paçayı bulmuş. Ondan sonra yapacak pek bir şey kalmamış. Türk aslanlarına alkışlar diyelim maşallah. Allah devam etsin. Engin Şakrak, herkes memleketinden şampiyon ne güzel demiş. Ya kardeşim bu mesajı yazarken biraz insaflı ol. İsmail Koç kalibresinde kaç tane baş pehlivan var? Tarih Kırkpınar'da final güreşmiş Ali Gürbüz'le. Bugün bana deseniz ki 5 tane iyi baş pehlivan sayın, onların arasında olan bir İsmail Koç'un burada Ünal Karaman karşısında favori olması, galip gelmesi, finale çıkması, başman olması kadar daha doğal ne olabilir? Herkes kendi memleketinde. Bir tutturulmuş bu mantık sürüp gidiyor. İsmail Koç'a haksızlık etmeyin. O Türk Yağlı güreşinin prensi. Burada da başka güreşlerde de finaller yapmıştır. Baş pehlivan olmuştur. Burası Konya, Seydişehir diye kalkıp bu yaftalamayı yapmayın. Engin Şakrak. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklar. Yazına hiç katılmıyorum. Saygı duymuyorum. Lütfen yorum yapmakta özgürsünüz. Sizi kınamıyorum ama saygı duymuyorum ve katılmıyorum yorumunuza. Can Yürek komisyonlarının sahibi iş adamı Sayın İsmail Can Yürek adına güreş yapıyor. Anıl Efe, Antalya Elmalı Demeköy. Kürşat Şevki Korkmaz, dış kazık Yanpaşa'da bir Erol Uysal adına. çeyrek finalde yaptığı o jeneriklik keçe dikmesini Kahraman.
Antalya Kumlu tekrar deneyebilir mi? Dener mi? Dener. Hala hafızalarda. Hakikaten bu yılın en parlak galibiyetiydi. Bunları konuşalım. Bunları tartışalım. Bunları öne çıkartalım. Kumluca'da faaliyet gösteren Nacakçı Ziraatlerinin sahibi iş adamı Sayın Hüsamettin Nacakçı adına güreş yapıyor. Yusuf Kaplan, Antalya Kumluca. Teşvik bir final müsabakasını Uşak Eşme Yelen'e bir kas kanadı. Toparlanmak istiyor. Kafasını çıkardı. Uşak Eşme Yelen'den Ali Coşkun, Er Meydanı Yiğitleri Sosyal Medya Yöneticisi, değerli kardeşim iyi yayınlar diliyor. Babasına da çok geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Bu arada iç kazığa doğru yöneldi. İç paçaya da elini atarsa tüm dünyaya ezberlettik. İsmail Koç'un finaldeki rakibi Kürşat Şevki Korkmaz olmaya çok yakın. Tokat'ın 15'leri, Antalya'nın yörükleri, Seydişehir'in kalbi, yüreği büyük insanları, canını verdi, vermez bir karış toprağını. İşte Bakalım sağ elini iç paçaya uzanacak mı? Sol eli iç kazıkta büyük bir avantaj yakaladı. Evet, iç paçaya uzandı. Artık İsmail Atilla Güzel için Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu dakikadan sonra geri bir dönüşü olmayan bir yol derken kurtardı. Ama bir kez daha bakalım deneyecek mi? İşte milli güreşi güçlü pehlivanlık karakterini iç kazık ters paçadayken bile toparlandı. Tam da %100 yapmadığını da söyleyebiliriz. Biraz daha Kürşat Şevki Korkmaz, Atilla Güzel'in enerji ve performansını minimum seviyeye indirebilmek için baskı uyguluyor. Yine bugün yoğun programlarından dolayı aramıza katılamayan değerli vekillerimiz, değerli bakanlarımıza, değerli belediye başkanlarımızın bize ulaşan telgraflarını okuyorum. Seydişehir Yağlı Beyvan Güreşi Nadir davetimiz elimize ulaştı. Davetimiz için çok teşekkür ediyoruz. Yoğun programlar nedeniyle programımıza katılamayacağımız yöneticileri programın düzenlenmesini nereye gitsenleri tutuyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Doktorum Salih Akkaya, Akşehir Belediye Başkanı. Daha önceden belirlenen program nedeniyle aranızda olamadık. Nazik davetinize teşekkür eder. Tüm misafirlerimizi ve pehlivanlarımızı saygı, sevgi, muhabbetle selamlarım. 28. dönem Konya Milletvekili Ali Yüksel. Tamam abi geçsin. Boylu boyunca uzandı. Kürşat Şevki Korkmaz da mücadeleyi yerde sürdürüyor. Yoğun programından dolayı katılamıyorum. Her meydandan çıkacak tüm güreşçilerimize başarılar diliyor. Ülker mirasımız olan güreşin gelecek nesillere aktarılmak temennisiyle kutlamak adına tüm misafirlerimize saygı ve selamlarını sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Sayın Mustafa Akış. Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla Konya Seydişehir Kuğulu Park Er Meydanı'nda baş pehlivanlıkta ilk finalde İsmail Koç. Bakalım finaldeki rakibi kim olacak? Haftaya tarihi Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda olacağız. 15 Temmuz'da Kocaeli Kartepe, 16 Temmuz'da Ordu Altınordu Er Meydanı'nda olacağız. Yine ortak canlı yayın ağıyla değerli güreş severler. Seydişehir'imizin tarihinde önemli bir yere sahip olan Ataspor'un güreşin gelecek nesiller aktarılmasına katkıda bulunacak. Törenlerin düzenlenmesinde emeği geçenlerini tebrik ediyor. Sporcu kardeşlerime başarılar dilerken tüm konuklara saygı ve selamlar iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İlk Genç İtibariyle Sayın Mehmet Özhazeki, değerli bakanımıza, değerli milletvekillerimize, değerli başkanlarımıza göstermiş olduğu telgraflardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayak boyu pehlivanımız Cihat Dur, Ebu Faruk Çakır. Çok acele ergenler.
Deste büyük oylar, final yapacak olan hayvanlarımız. Çok acele, sağlamlar bir seyahatçıları sağlıyoruz. Servet Yıldız, Ramazan Hasan Gül'ün, Bilal Digeç, Bilal İl, Mahmut Savaşçı, Murat Gerçek, İbrahim Tatlıcı. Doğru söyledi. Servet Yıldız dedi. Yine bugün burada Akkaya Can Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Akkaya Oğuzhan Süleyman Sunar Antalya Döşemealtı. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Emre Afutkan adına giriş yapıyor. Yine bugün burada İsmail Cumbul adına giriş yapıyor. Gökhan Cumbul, Antalya Serik. Toskoparan Uygulanlığı, Çankırı Bölgesi hakemlerimizden Mustafa Gökmen Hocam yapacaktır. Ayak oyunda final. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Halil Şahin adına giriş yapıyor. Ebu Faruk Çakır, Antalya Korkuteli Küçükköy. Konya Beyşehir Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Ana yıkılmış. Kürşat abi kayda. İş adamı Sayın Sadullah Sabırlı adına giriş yapıyor. Evet değerli güreş severler, işte yarı finalin o son anları. Kürşat Şevki Korkmaz finalde İsmail Koç'un rakibi. Değerli güreş severler. Kürşat Korkmaz galiba. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz değerli güreş severler. Alt boyların finalleri başladı. Çok kısa bir reklam arasından sonra tekrar Konya Seydişehir Kulu Park Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Çok kısa bir reklam arası. Yine Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV ve Koza TV ortak canlı yayınla birlikte olacağız. Baş pehlivanlık final müsabakasına İsmail Koç ve Kürşat Şevki Korkmaz. Dünya şampiyonumuz Altın Adam Atilla Güzel'e rakibi Kürşat Korkmaz'a şöyle. Efendim herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir hava var. Tekirdağ Saray'dayız. İstanbul'un arka bahçesinde gördüğünüz müthiş bir kalabalık da var. Çünkü insanlar yatırım yapmak istiyor. İnsanlar toprak sahibi olmak istiyor. Ekin TV olarak bizler de doğru yeri sizlere sunuyoruz. İşte o doğru yerlerden bir tanesi Saray'da. Çok güzel bir yer. Biraz böyle görüntüleri görüyorsunuz. Ana yola yakın, saray merkeze yakın, mahallenin hemen yanında fabrika var. Çok güzel bir yer. Gelip görmenizi ısrarla öneriyorum. Bunu sadece ben önermiyorum. İşte dinlediniz, gelenler, alanların tavsiyelerini gördünüz. Bu tavsiyeleri değerlendirin. Bu fırsat kaçmaz. Mesela bugün burada toplam 23 tane parsel satıldı. Neden? Çünkü insanlar burayı beğendi. Biliyorlar ki burası onlara ileride güzel bir yatırımlık yer olduğunu biliyorlar. Sizler de geç kalmayın. Bakın hafta içi, hafta sonu fark etmez. Hafta sonu böyle kalabalık geliyoruz her zaman. Hafta içi de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ekran altında numaramız var. Ekran altında fiyatımız var. Hemen arayın ve yerinizi ayırttırın. Geç kalmayın. 0212 486
3900'a çağrı dahi atmanız yeterli. Müşteri temsilcilerimiz sizleri arayacak. Sizlerin de yapması gereken, bakın bu kadar net söylüyorum, yerle alakalı bilgiyi sormanıza gerek yok. Görmek değil, gelip ayağınızı basmanız gerekiyor. Konumu görmeniz gerekiyor. Sadece televizyondan değil. Bir gün vakit ayıracaksınız. Hafta içi veya hafta sonu fark etmez. Gelecek, göreceksiniz. İddia ediyorum ki alacaksınız. Bu en güzel yatırım. İmalatı olmayan bir yatırım aracı sizlere kazandıracak araçtır. Toprağın imalatı yok. Toprak bitmez. İşte burada da ileriye imar geldiği zaman ne diyorum, bakın yani elektrik çok yakınında, fabrika yakınında, mahalle yanında. Yani buradan 300 metre ileride imar var. Buraya da geldiği zaman almış olduğunuz bu topraklar inanılmaz bir değer kazanacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakın çevrenizde bundan 2 sene, 3 sene önce arsa alan, yatırım yapan birisi varsa sorun. O zaman sen bu arsayı kaça aldın, şimdi kaça satarsın veya değeri nedir diye sorun. %200, %300 prim yapmış yerler. İşte burası da aynı primi yapacak yerler. Bakın almışlar, etrafını çevirmişler. Kimisi hobi bahçesi yapmış. Ekranlarda bunu görüyorsunuz. Ya buraya ulaşım da çok kolay. Gelip görün, havası güzel, insanı güzel. Her şeyi çok güzel ya. Yani burada bunu bizim çok anlatmamıza gerek yok. Sadece bizim istediğimiz, sizler de sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız Ekin Gayrimenkul olarak, Ekin TV, Radyo Ekin olarak bu projenin biz her zaman arkasındayız. Kendi yerlerimiz, kendi projemiz. Bizi senelerden beri izliyor, senelerden beri radyomuzu dinliyorsunuz. Ben kurumumuzun müdürüyüm, Emrah Binici. Bizler önce analiz yaparız. Önce deriz ki burası bizim içimize siniyor. Eğer sinerse biz bunu satarız. İşte burası da yine içimize sinen bir yer. Israrla tavsiye ediyoruz. 0212 486 3900. Tapu masrafı bizlere ait. Her gün ücretsiz servisimiz var. Siz sadece bize zaman ayıracaksınız. Bu zamanın sonunda kazandığınızı göreceksiniz. Adım Dilek Öztan, Çorlu'dan geliyorum. Biz de arsa arıyorduk. Babamın tavsiyesi üzerine geldik. Babanız arsa işinden anlıyor. Anlıyor. Biz de ona danıştık. Hatta geldiğimde de görüntüler aradım kendisini. Kısmet, şimdi son pazarlığımızı yapacağız. Ona Hayırlısı göre o zaman. okeyleyeceğiz yani. Hayırlı uğurlu olsun, babanıza Şu an için selamlar. biz tavsiye ederiz, şu yönden ederiz. Çünkü biz çok arsa baktık, çok emlakçı dolaştık. Yani burada bir artı şu var, hiç başınız ağrımayacak, komisyon yok. Tapuda sıkıntı olacak bir durdu yok. Hepsi hazırlanmış, her şey hazır, muvakkatnameli zaten. Hasan Çelik ismim. Hasan Bey, nasıl buldunuz buraları? Ne düşünüyorsunuz? Tavsiye ediyor musunuz? Gerçekten çok mükemmel yerler. Yatırımlık yerler. Ve kazandırabilecek yerler. Ve imar planına da yakın olması çok... Evet, yaklaşık 300 metre hemen ileride. Evet, imar planına da yakın olması da artı bir avantaj. İlgi, alaka, gerçekten insanlara dürüst davranmaları da tabii işin ayrı bir artı tarafı. Ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz buraya gezmeye geldik ama inşallah yer alıp gidiyoruz. Evet. Ama bölgeyi çok beğendim. Şimdi bizi izleyenlere burayı anlatmak isterseniz. Çok doğru bir şey söyledin. Gerçekten ekranda görmeyle buraya gelmek çok farklı bir şey. Ben dediğim gibi benim yer alma gibi bir düşüncem yoktu. Dedik ki tamam buradan yer alırız ve öyle karar verdik. Hayırlı olsun. Biz de işte 4 parsel herhalde 1200 metrekare bir yer aldık. Çok güzel bir yer. Ben bölgeyi çok beğendim. Herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani müthiş bir bölge. Evet. Zaten köy ayağının dibinde. İşte arkası fabrika, yolu ortası durumu Bir de belli. çevirmeler de yapılmış. Yani Çok önce düz. Ya anlattık. arsanın bulunduğu yer de çok. Yani insan bir yer alırken bir şey yaparken içine siner. sinmesi lazım, Evet, aynen öyle. Ben işte yapıyorum, ticaret yapıyorum, başka bir şey yapıyorum. İlk gördüğüm sinerji çok önemli. O sinerjiyi burada aldığım için de kabul ettim, aldım. Çok yani. teşekkür Biz ediyorum. teşekkür. Biraz önce ne yaptık? Röportaj yaptık. Dedi ki ben gezmeye geldim. Burayı gören geliyor, buradan yer alıyor. Daha bunun ötesi yok. Bunu bu kadar anlatmaya da gerek yok. Yerlerimiz son derece kaliteli, son derece prim yapacak, kazanabileceğiniz yerler. Tekirdağ, Saray'dayız biz şu anda. İşte havayı da görüyorsunuz. Ekran görüntülerinden gördünüz. Burayı kaçırmayın derim. Yaklaşık biz burada şu anda 40 kişi, 50 kişiyiz. Yani haftaya da belki bitecek burası. Ama biz size bu fırsatı sunuyoruz. Gelin pazar gününe vakit ayırın. Veya pazar günü kalabalık oluyor, eyvah biter diyebilirseniz hafta içine, hatta yarına hemen randevunuzu alın ve bizler sizleri getirelim, yerimizi gösterelim. Ondan sonra beğenin, tapunuzu alın. Ondan sonra da ödemesini yapın. Bu kadar kolay. Tapu masrafı bize ait. Araç takasımız mevcut. Aracınız varsa değerinde sayıyoruz. Bunlar çok önemli. Aracınızın değerini öldürme diye bir şey yok. Değerinde sayıyoruz, takasımızı yaparız. Her türlü takas seçeneğimiz mevcut. Tekrar ediyorum, ücretsiz servisimiz mevcut. Ekran altında fiyatlarımız var. Hem ev yapıp
hem de bahçe olarak kullanabileceğiniz muhteşem bir yer. İşte hafta sonları biraz önce bir abimizle görüştük. Hafta sonları ne yapıyor? Ben her hafta sonu buradayım diyor. Burada piknik yapıyor, çayını demliyor. Çünkü hava güzel, sağlıklı bir yaşam var burada. Bahçesini işte belliyor, bir şeyler ekecek. Diğer abimiz hemen kenarda, onu da gördünüz, etrafını çevirmiş, hobi bahçesi yapmış. Kocaman bahçe. Hafta sonları geliyor buraya, ailesiyle piknik yapıyor. Bu fırsatı değerlendirin. Ücretsiz servisimiz var. Muhteşem bir yer. Kaçırmayın. Son kez telefon numaramızı veriyorum. 0212 486 39 0. Abdurrahman Kaplan. Ya biz burada eşime, dostuma, kardeşime, çevremize yani burada 4000-5000 yer metre olarak aldık yani. Herkese de tavsiye edebileceğim bir yer. Yani ilk önce imara girecek yerlerden bir tanesini diyebilirim yani. O yüzden kaçırmasın kimse. Ama yani öyle bir özveri var ki hani şey gibi hani insanların alması için yani satma özverisi de var ya, alın özverisi de var. Onu ama hissediyorum. şimdi toprak güzeldir yani. Artık herkes sıkılmış bir şehirdi. Karabalık'tan sıkılmış zaten burada. O yüzden böyle güzel bir yer herkes zaten görüyor. Bugün burası Karabalık. Biz de geldik burada. Yerimizi aldık. Aldığımız yerimiz belli zaten. İşaretlemişiz zaten burada. Bütün arkadaşlarım da, iş arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlara da hayırlı olsun burada. Yanımızda bir müşterimiz var. Aynı zamanda izleyicimiz, Ekin TV'nin misafirimiz. Sizi tanıyabilir miyim? Benim ismim Şemistan Şahin. Ekranlarda gördünüz. Evet, aynen. Sonra geldiniz buraya. Gördüm, beğendim. Gerçekten yeri de çok güzel. Herkese de tavsiye ederim yani. Konum olarak, çevre Konum olarak, güzel, havası çevre olarak da güzel. Trakya'nın herhangi bölgesinde yeter ki toprağın olsun senin. Hiçbir zaman için zarar etmezsin. Bugün 100 liraya aldığın yer bir sene sonra 1 milyon lira. Trakya'da yer almak, cennette yer almak gibi bir şey. Evet. Yani dünyanın, Türkiye'nin her yeri bir cennet, her yeri ayrı bir güzelliği var. Ama buradaki insanların, buradaki konumun kimsenin kimseye zarar vermediği tek memleket diyebilirim. Ben kayınçomu getirdim bugün. Buradan 4 parsel aldık. O da aldı, ben de aldım. 4 kayınçom daha var. Onları da buraya getirip bütün aileyi burada toplamak. Buraya gelip de burayı beğenmeyen, yani gerçekten almayan olur mu sizce? Kesinlikle olmaz. Yani şimdi televizyondan, internetten, dergiden, gazeteden bakıp da insanlar karar vermesin veya insanların birebir yorumlarını öyle okuyup da karar vermesinler. Bir günlerini ayırsınlar. Hem değişik bir atmosferi, oksijeni, tabii onu teneffüs etsinler, birebir görsünler. Her şeyin parseli yapılmış. Yani yollar belediyeden acaba burası şöyle miydi, çapraz mıydı, bilmem ne miydi değil. Birebir çıplak gözüyle görüp ona göre zaten gönül rahatlığıyla biz nasıl gezmeye geldik, 4 parsel aldık gidiyoruz. Ali Coşkun. Şimdiki düşüncelerinizi merak ediyorum. Almış olduğum parsellerden çok memnunum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a Teşekkür inşallah. Ama gerçekten güzel. Bakın o kadar güzel ki gelenler burada piknik yapıyorlar. Evet. Arabalarını park etmişler. Evet, İşte etrafını evet, çevirmişler. evet. Bir şeyler ekmeye Evet, çalışıyorlar. evet. Yani insanı rahatlatan, huzur veren bir havası var Evet. buranın. Evet. Huzur veren bir havası var. Songül Çamlıyurt. Geldiniz, gördünüz. Daha önce ekranlardan gördünüz burayı. Tabii hani görünce yine de yerinde göreyim dediniz. Yerinde gördünüz. Tam olarak mesela 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden 10 puan veririz. Tamam, teşekkür ediyorum. Yani ben de aynı puanı veriyorum. Peki bir de genel anlamda ne düşünüyorsunuz yerle alakalı? Yerimiz çok güzel. 10 numara. Tavsiye eder miyiz? Ederim. Gelmeyenler pişman olur mu? Bence de gelmeyenler pişman olur. Alanlar hiç pişman olmaz inşallah. Siz aldınız. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Elde böyle kazma, kürek derken ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bahçe yapıyorum. Şu anda böyle etrafını da siz çevirdiniz. Evet, çevirdik etrafını. Mesela bak bu arka tarafta da aynı çevrilmiş hobi bahçesi Evet, yapılmış. hobi Aynı bahçesi, o tarzda bir şey mi düşünüyorsunuz Evet, siz de? aynen öyle. Hobi bahçesi. Peki beğendiniz mi siz yeri ki aldınız ama? Yerin konumu çok güzel. Yatırım amaçlı da çok güzel. Yani tavsiye ederim herkese. Örnek biraz önce anlatıyorum zaten. Hani alanlar etrafını çeviriyor, hobi bahçesi yapıyor. Burayı alan müşterimiz daha yeni aldı. Ama görüyorsunuz bakın etrafı çevrilmiş, içine ağacını dikmiş, fidanını dikmiş. Bunlar güzel şeyler. Bunları anlatıyoruz sizlere. Ve bunun gibi bunun yanındaki de aynı şekilde, bir ilerideki de aynı şekilde tamamen hobi bahçesi haline getirmiş. İşte onun yanı aynı. Bakın orada bir abimiz çalışıyor, bahçesiyle ilgileniyor, arazisiyle ilgileniyor. Yani arkamızdaki gelenleri görüyorsunuz. Bu bir abartı değil. Bakın burada 3 tane minibüs var. Bunlar 15 kişilik. 3 çarpı 15 45 kişi. Yani bunun haricinde özel arabasıyla gelenler var. Arabaları görüyorsunuz. Burada şu anda 50-60 kişi varız. Yani insanlar burayı beğeniyor. Beğendiği için geliyor ve tavsiye ediyorlar. Alan mutlaka bir arkadaşını da getiriyor. O kadar muhteşem bir yer. Onun için değerlendirin arkadaşlar. Bize dua edeceksiniz.
Bizi izlemeye devam edin. Deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük ve büyük orta finalleri şu anda Çayır'da başladı. Birazdan başaltı ve baş pehlivanlar final için anons edilecek. Madalya'larını takdim etmemizle bugün bu güzel organizasyonu siz çok değerli güreş severlerimize ulaştırma noktasında Lider Haber TV başta olmak üzere Kon TV, Ekin Türk TV ve Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla siz çok değerli güreş severlerimize final anına kadar getirdik artık. Kırkpınar öncesi son prova. Bakanlığın müfettişi Burhan Bey'i el meydanına bakıma arz ediyor. Başaltı pehlivanlarımız, koçikler, final müsabakası yapmak üzere. Bu yayınların sizlere ulaşmasında Ekin Türk TV'de Cihat, Lider Haber TV'de Cihan, Koza TV'de Resul, Kon TV'de Veysel kardeşim canla başa çalıştılar. Tarık seni unuttuk, hakkını helal et. Lider Haber TV'de. Hakikaten siz çok değerli güreş severlerimize Türkiye'nin tüm ücra köşelerine, illerine, ilçelerine, köylerine, hatta Avrupa'ya ve dünyaya gurbetçi kardeşlerimize özlemiş oldukları bölgesinin pehlivanlarını, gençlerini, yiğitlerini sizlere izlettirme noktasında müthiş bir güç birliği yaptık. Geniş bir canlı yayın ağı kurduk. Tabii ki Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türk işte her daim yanımızda ve onun bize göstermiş olduğu teveccühleriyle güreş yayınlanan kanallarımızda ciddi anlamda özverili bir şekilde katkı sağlıyorlar. İşte Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV, Koza TV, Facebook ortak canlı yayın ağıyla birlikte İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren de 2010 yılda bir yenilenen lisans prosedürleri tamamlandığında da Güreşin Kalbi Koza TV olarak yine ortak canlı yayın ağıyla sizlere hizmet edeceğiz. Bu saymış olduğumuz arkadaşlar rejide gün boyu sizler için gözünü dahi kırpmıyorlar. Ben de 36 yıllık bilgi ve birikimi sizlere anlatıp aktarmaya çalışıyorum. Hatalar ediyoruz, sürçülisan ediyoruz. Ama sizlerin affınıza sığınıyoruz. Sizler bizim veli nimetimizsiniz ve baş tacımızsınız. Buna güveniyor, buna inanıyoruz. Burada gitti ha. Ondan sonra adam sırdaşlardan döndü oraya. Ne olursan ol, yine gel diyen Hazreti Mevlana'yız biz. İsviçre'den de gurbetçi kardeşlerimiz oldukça yoğun izlemekte. Dünyanın her yerinden, Avustralya'dan, Danimarka'dan birçok mesajlar var. Hepsine yer veremiyoruz çünkü şu farklı kanallarımızın sosyal medya adresleri de aynı anda canlı yayında. Güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı da öyle. Er Meydanı Yiğitleri sosyal medya portalı da öyle. Kanallarımızın hem Facebook hem de YouTube kanalları canlı yayın yapıyor aynı anda. Yani hepsine yer vermemiz çok ama çok zor. Alt boylarda çok güzel güreşler oluyorlar hakikaten. Seyircileri bize teveccühlerini alkışlarla gösteriyor yiğitlerimize. Muhammedur Resulullah büyük orta pehlivanlarımıza final müsabakasında alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah yardım versin. Evet, büyük ortada salavatlandı. Başaltı salavatlaması için anons ediliyor. Başaltı pehlivanlarımızdan yaşayan Hasan Borcu. Geçtiği iki boyunda da çok acele ermeklerden.
Gençlik Birliği Armagen üçüncüler. Gençlik Birliği oyunda üçüncü. Sayın Mehmet Işık adına güreşiyor Melek Nişan'ı. Mert Barca Antalya Serik. Kaan Topçuoğlu mesaj yollamış. Uzun yıllardır basın sektöründe çalışan biri olarak aslında profesyonelleşmiş bir güreş yayınını izliyoruz demiş. Çünkü canlı yayın yapan kanalların tek bir seslendirmeyle ancak dünya standartlarına yükselebilir. Her kanalın farklı anlatımları, farklı ses tonları güreş severleri ve seyircileri yorar demiş. Bu birliktelik güreş adına çok önemli, destekliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir açıdan bakmış. Zaten dünyada da böyle değil mi? Bir dünya şampiyonası futbolda, Dünya Kupası'nda tek bir anlatım ve bütün kanalların, hatta bazı uluslararası organizasyonlarda, ben Amerikan futbolunu biliyorum, 200 ülkede yayınlandığını, dolayısıyla tek bir anlatım üzerinden güreş yayınlanan, özellikle bizim perspektifte yorumlarsak, güreş yayınlayan kanalların tek bir anlatıcı, yorum ve röportaj noktasında büyük bir ivme kazandık. Bunu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de hissettirdik güreş severlerimize. Ama şunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar en az 30 o canlı yayın organizasyonunda Koza TV, Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV'de bizlerle birlikte olduğu takdirde seve seve güreşlerimizi kendilerine anlatıp aktarırız. Önemli olan canlı yayın ağını bütün kitlelere izletip ulaştırabilmek. Ay yıldızlı bayrağımızın hilaline görmüş olduğunuz koç yiğitler Kuğulu Park ev meydanında güreş yapacaklar baş altının finaline. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Arsaki Spor Kulübü'nün sporcusu. Aynı zamanda bugün Ermenistan'ımızda Antalya Sirikli ünlü iş adamı Üç Kan İnşaatlarının sahibi Süleyman Kanmaz adına güreş yapıyor. Yaşar Şah Antalya. Hasan hadi. Antalya Sirik Belediye Başkanı Sayın Ender Haydi. Yanımızda Figür çıktı ya. Aksu Altıntaş Mahallesi faaliyet gösteren pehlivan emlaklarının iş adamı Tahir Korucu'nun Araba ne tarafta? Erol hadi Fikri seni bekliyor burada. Araba ne tarafta? Şurada. Tuvaletin yanında lan. Kendimize olan değerli misafirler. Şimdi alacağız. Bizler kimlerin torunlarıyız, kimlerin evlatlarıyız bir hatırlayalım. Bizler İstiklal Harbi'nde vatan toprakları düşman postlarının altında çiğnenmesin diye Dağıttan tekerlekli kâne arabalarıyla Mehmetçi'ye cephane taşıyan Dadaşlar Diyarı'nın Erzurumlu Nene Hatunların torunlarıyız. Bizler Çanakkale Harbi'nde 320 yıllık top mermisini topun ağzına sürüp o devasa İngiliz gemisini batıran Çanakkale Harbi'nin isimsiz kahramanı koca seyitlerin, seyit
Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, Çanakkale'de 252 bin koyun koyuna yatan şehitlerin evlatlarıyız. Ne mutlu bu sağlarda güneş yapan Atatürk gençliğine. Ne mutlu Türk'üm diye. Destekçi boyuncalarının puanlaması. Allah Allah, illallah, Muhammed. Başarı finali var. Başak yeni başlıyor. Değerli güreş severler, toz komuran boyunda dereceye giren pehlivanlar. Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Avni Özgür Pehlivanı, İsmail Can Yüce 3. Yeni 3. Kumluca Demir Spor Kulübü Pehlivanı Özgür Altıtaş'ın sıraya Aziz Efemet'in 3. Antalya Kumluca 2. Antalya Serik Belediye Başkanı Sayın Ali Altıkan Pehlivanı Gökhan Çukur 2. ve 1. Antalya Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Gençlik Pehlivanı, aynı zamanda Akkaya Can Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Akkaya'nın Pehlivanı Oğuzhan Süleyman Sunan birinci. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmemizde Milli Eğitim İlçe Müdürümüz Sayın Tahir Kibarı, Kaymakamlık Genel İşleri Müdürümüz Hasan Kökeneri, Seydişehir Medas Müdürü Sayın Şerafettin Demirci'yi ve yine Taşıyıcılar Kooperatif Başkanımız Ali Kaptan'ı her meydana davetimi arz ediyorum. Pehlivanlar kolları kaldıralım. Değerli başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımıza başarılarına devam ediyoruz. Coşkuyla alkışlıyoruz şampiyonları. Evet dostlar, değerli güreşseverler, CV Enerji, Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu üyesi, kurucu başkanı, aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkmüş. Türk sporuna sahip çıkıp bu er meydanlarında yaşattığından dolayı çok değerli başkanımız Sayın Mehmet Tükala çok güzel bir plaket armağan edecek. Plaketi takdim etmek üzere Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Irmak'a er meydana davetimi arz ediyorum. Evet, plaketlerini almak üzere. Bu er meydanlarında atasporunu yaşatan, pehlivanlarımıza kol bağlatan, güreşlerimizin dertli komite başkanı aynı zamanda Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutalı'da er meydana davet ediyoruz. Bu güzel tabloyu coşkuyla alkışlıyor.
Değerli Başkanım Mehmet Tutala, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayak boyunda dereceye giden pehlivanlar. Üçüncü Kırıkkale Spor Kulübü Kırıkkale Sayın Hamza Güneş'in pehlivanı Muhammed Abid Özbek Raşit Bahçeli Yanıcılar Kırıkkale. Yine üçüncü Kumluca Deniz Spor Kulübü pehlivanı Abdülkarakaya Özel Alkışlar Kumluca. Üçüncü, ikinci Antalya Belediye Başkanımız Sayın Şahin Pehlivanı Beyrut Faruk Çakır. İkinci Cihat Dur. Yine birinci olmaz. Yine birinci Aslı Nesli Konya Beyşehir'i Türk Konyalarından güreşti. Cihat Dur birinci. Pehlivanlarımıza madalyalarını takdim etmekle güreş antrenörü Sayın Adil Olar'ın, Belediye Spor Kulübü Başkanımız İbrahim Kutlu'yu, Seydişehir Güreş Antrenörü Harun Boğaziçi'yi, Milli Antrenörü Mevlüt Can diğer meydanına arz ediyorum. Arkadaşlar dışarıya çıkabilir miyiz antrenörler? Sivil kimse kalmayacak burada. Lütfen çıkın dışarıya. Neyse ne yapıyorsun ya sen? Şarj yerim oldu. Şu iPhone mu ya? Şu takılıyor mu? iPhone değil. iPhone ya. Değil değil. Samsung. Ucu ince duruyor. Samsung. Repleri ver bakalım Mustafa. Repleri adamlar. Şarj aleti yanında var mı? Ha? Şarj aleti yok değil mi yanında? Var. Var mı? Var da arabada. Oraya gün gidecek. Ben gidemedim. Üşeniyorum arabadan. Beste küçük boy maçının, final maçının galibi. Çok acele, cetvel hakemine de evet sıkıcı yazdırmış. Onları kaldıralım. Değerli hocalarımıza, Ensem var ya nasıl geldi? Ensem mi almış? devamını ediyoruz. Coşkuyla alışıyoruz. Şey diyor. Şey var ya Mustafa abi. Hani söylüyorlar ya. Mustafa abi. Çırak diyor. Burası yok. Burası ne gibi? Ben seni gördüm marketinde. Olur mu ya? Buyur gel abi 2 dakika. Buyur gel ne oldu? Federasyona bir cümle kuralım beraber. İnşallah toplarasın. İyi sen bilirsin canım abi. Ağrı kesiciden de at. Canım abi. Hürmetler saygılar. O ağrı kesiciden at. Antalya'da nasıl gideceğiz? Antalya'ya gitmeyeceğiz ki. Biz buradan Edirne'ye gidiyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Biz Edirne'ye gidiyoruz işte. Dönüşte ya Edirne'ye dönüş. Edirne'ye dönüşü alalım can. Evet baş pehlivanlar. Baş pehlivanlarımız Koç Yiğiter. Final müsabakası yapmak üzere her meydandaki ellerinizi alın. Destek küçük boyda dereceye giren pehlivanlar. Üçüncü Antalya Belediye Başkanımız Sayın Meraklı'nın pehlivanı. Otur oraya otur. Benim Demir Okamı'nın pehlivanı. Nazım Kaan Yılmaz üçüncü. Benim üçüncü. Antalya Belediye Başkanımız Sayın Meraklı'nın pehlivanı. Ali Duran üçüncü. İkinci Antalya Belediye Başkanımız Sayın Meraklı'nın pehlivanı. Aynı zamanda Hasan'dan Canan pehlivanı. Hasan Şeker ikinci. Evet baş pehlivanlar final anonsunda Başkanımız Sayın Avrupa
Şimdi çayıra çıkacaklar. Madalya seremonisi de ekranlarda. Başaltı finali de aynı anda. Manavgat Konyalılar Dernek Başkanımız Sayın Sedat Egen, İl ve Sevgişehirler Dernek Başkanı Ramazan Türkcan, İlçe Sağlık Müdürümüz Mustafa Özel her meydana davetimi arz ediyorum. Pehlivanlar, kollarını kaldıralım. Değerli müdürümler, çok teşekkür ediyoruz. Pehlivanlara başarılarının devamını diliyoruz. Deste oldu o. Deste büyük boyda dereceye giren pehlivanlar. Sezgin, Başaltı finali de ekranın solunda Hasan Borucu ve Yaşar Şan arasında. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Emel Akut'tan Bu arada tarih edine Kırkpınar'da başaltında en az 20 pehlivanın şansı söz konusu. İlhan Kırmızıkan da onlardan biri. Çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşimiz, tertemiz, yüreğe sahip. Usta çırak ilişkisini günümüzde en güçlü şekilde örnek olan gençlere ilham kaynağı oluyor İlhan Kırmızıkan. İkinci Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Amir Şahin ve aynı zamanda Aksu Güreşleri Serik Belediye Başkanımız Sayın Emre Afutkan kendi öz kaynaklarına, evlatlarına dönüş yaptı. Gönülden teşekkür ediyorum Enver Afutkan Belediye Başkanımıza. Bugün Osman Kan yoktu. Evet, baş pehlivan Kürşat Şevki Korkmaz çayıra çıktı. Değerli güreş severler, yağlandı. İsmail Koç'u gözlerimiz arıyor. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere belediye meclis üyemiz Milli Güreşçi Abdullah Ünver, Kıran Muhtarı Güzel Köse Milli Antrenör Mehmet Ocak, Milli Güreşçi Mustafa Sakay'ı her meydana davetini arz ediyorum. Pehlivan İsmail Koç, baş pehlivan İsmail Koç, final müsabakası yapmak üzere lütfen her meydana davet ediyoruz. Evet, bir tarafta madalya seremonisi, bir tarafta başaltı finali. Şimdi de baş pehlivanlarımızı ekranlara alabiliriz. Küçük orada küçük boyda dereceye giren pehlivanlar yanıma gelsin. Üçüncü Kürşat Şevki Korkmaz Alanya Karakucak Güreşleri güreşağımız. ve İsmail Koç. Alanya Gazi Final anındayız. Karakucak Güreşleri güreşağımız Aslı Nesli Alanya Gazi Paşalı pehlivanlar namı Sayın Sever Yardımsever İnsan. Değerli büyüğümüz Sayın Mustafa Akçocuk pehlivanı. Halil Okur 3. Kahramanmaraş. Yine 3. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Şahin Pehlivanı. Yurdan Şimşek 3. 2. Serik Sigorta ve ekip adına güreşen Mehmet Arslan Serik 2. 1. Antalya Aksu Belediye Başkanımız
Sayın Eczacı Ali Şahin'in ve aynı zamanda Senin Aksu Güreşleri Güreş Ağımız Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık Pehlivanı Burak Selvi birinci. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Veysel Yıldırım'ı, Göldüzü Muhtarımız Cüneyt Altıntaş'ı, Belediye Meclis Üyemiz Milli Güreşçi Abdullah Ünver'i, ve yine Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Saylam'ı pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere her meydana davetimi arz ederim. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız, kurban oluruz ay yıldızı al bayrağımızın yıldızına, hilaline görmüş olduğunuz koç yiğitler, güreş tutacaklar. 4. geleneksel Seydişehir Belediyesi Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşleri Er Meydanı'nda baş pehlivanlığın finaline. Yenen birinci olacak, yenilen de ikinci olacak. Bakalım tarih kuşu hangi baş pehlivanımızın başına konacak? Cazgırız. Ustalarımızdan alınız öğüdü, dibi görünmeyen suya dalmayı. Evet, final özelinde bir sözü Cazgır Emin Ger'e bırakıyoruz. Gidecekken şöyle coşkulu alkış gelmezse biz de baş pehlivanları salamayız. Serhat Şehri Edirne Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreşiyor. Yine bugün burada güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutal başta olmak üzere tüm hemşehrileri ve değerli Konyalılar adına güreşiyor. 2021 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti Cazgır Emin Ger abi. Allah izin verirse bu yıl çok iyi hazırlandım. Tarihi Kırkpınar'a altın kemeri alıp öncelikle Konyalı hemşehrilerime getirmeyi temenni ediyorum. Bu anlamda hemşehrilerimden dua istiyorum diyor. İsmail Koç! Konya Gençlik! Antalya'da faaliyet gösteren MGM Özparlar şirketler grubunun sahibi. Aynı zamanda MGM Özparlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreşiyor. Kürşat Korkmaz, Antalya Sirk. Evet, başlar şu anda finale çıktılar. Görev yapan, adil bir şekilde görev yapan ceza hakemlerimize, meydan hakemlerimize ve kulede bulunan çok değerli hakemlerimize de sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum. Alkış. Allah razı olsun. Yine baş pehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecek olan hakemimiz, günün meydan baş hakemi Adil Dede Hocam yapacaktır. Adil Hocama da bir moral alkışı istiyoruz. Evet, Mehmet Başkanım. Mehmet Tutal derler sizin adınıza. Yapmış olduğunuz hizmetlerle önce atasporumuz, sonra Seydişehir ve Seydişehirliler doyamadı tadımıza. Mehmet Tutal deyince Seydişehir. Seydişehir deyince Mehmet Tutal gelir akla. Haklısın. Bu halkın içinden geldin. Seydişehir'e yaptığın hizmetler senin eserin.
Sevgişehir'de dolduramaz kimse senin yerin. Helal olsun sana yapılan alkışlara. Sevgişehir güvenle bakar yarınlara. Bu halkın içinde olduğun hep bir numara. Yaşa Sayın Başkanım, sen çok yaşa. Bugün çok özel bir mani var. Onu okuyacağız. Okuyacağım. Bugün kule hakemlerimiz de özellikle istediği sizler gibi okuyacağız. Bekleyin bakalım. Mavi gökte dalgalanan ay yıldızlı al bayraktaki kan bizim. Toprağı vatandaştıran yüz binlerce şehit can bizim. Gök kubbeyi arş-ı alayı titreten ezanlarımız var bizim. Kuğulu Er Meydanı'nda kıran kırana final müsabakası yapacak baş pehlivanlarımız şöyle coşkuyla alkışlayacak. Aziz seyircim var benim. Evet, Cazgır Eminger 300 minare söylüyor. Sizleri baş başa bırakalım. Sesleri midir gelen? 40 davulun sesi midir? Yoksa koca Yusuf mudur eğlenen? Kuğulu Parkar meydanı kaynıyor. Adalı mıdır gelen? Hey bire Toros kaplanı Cengiz Erbeya, uyuyor musun? Kuğular meydanında kıran kırana güreşler var. Duymuyor musun? Saygılarımı sunuyorum. Sevgi, saygı, hoşgörü insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz turizmin başkenti güzel Antalya'mızın Evliyalar ilçesi, Pehlivanlar diyarı Elbalı'dan Cazgır Eminger. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Hadi aziz seyircim, baş pehlivanlarımıza şöyle son kez dualarla alkışlarla diyelim maşallah. Hadi aslanlar! Allah devam etsin. Evet değerli güreş severler, bugün son kez Allah Allah nidalarıyla salavatlandı baş pehlivanlar. Konya, Seydişehir, Kuğulu Park Er Meydanı'nda. Kocaeli'den Defkar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kızılkaya, finalde güreşen her iki baş pehlivana da Allah derman versin dileklerinde bulunuyor Kaan Kızılkaya. Kocaeli'de birçok pehlivanı, özellikle alt boylardaki pehlivanlarımızı ciddi manada maddi ve manevi olarak destekliyor. Onlara kol kanat geriyor. Kaan Kızılkaya'ya kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Konya'dan, Seydişehir, Kuğulu Park Er Meydanı'ndan. Aynı zamanda Aksu Güreşlerimizin güreş hazır kulübü Holding'lerinde şirketleri yönetim kurulu başkanı Sayın Şahin Kırgın Pehlivanı, Lider Haber TV, Ekin Türk TV, Kon TV, Koza TV Facebook ortak canlı yayın ağıyla değerli güreş severler, final anındayız, final. Mustafa Akçocuk Pehlivanı, İbrahim Kırkpınar'a giden son prova. İsmail Koç mu, Kürşat Şevki Korkmaz mı? Trakya Birliği'nin baş pehlivanı İsmail Koç kendi saha serisi önünde kapışıyor. Finale çıkıyor. MCM Özbarlar Spor Kulübü baş pehlivanı Kürşat Şevki Korkmaz. Bakalım finalde bugünün en büyüğü kim olacak? Manavgat Koyunlar Dernek Başkanı Selanik Genel Meydanı'na itimat ediyor. Sait Öztürk Kumluca'dan yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Özkan Kopanan eski milli güreşçimiz Deniz'den iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşıma. Ve bu finali kiminle birlikte anlatacağım biliyor musunuz? Benim ustam. Tarihi Kırkpınar'ın 40 yıllık gediklisi. Birçok baş pehlivanla, merhum Cengiz Erbiya'yla, Kenan Şimşek'le, Erol Yıldırım'la, Kırkpınar'da finaller yapmış Sezgin Yüksel'le,
Türk güreşinin doğayan ismi. Tarih Edirne Kırkpınar Başyazgı Yardımcısı Ustam Sebahattin Erdoğan. Hoş geldin üstadım. Sağ olun Recep Tosun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Konya'dayız. Konya Kuğulu Park Ermeydanı. Pehlivanlar tarihi 40 yıl öncesi son provalarını yapıyorlar. Gerçekten bugün güzel güreşler oldu burada. Bu arada araya girmek istiyorum. Hızır Çelik Kocaeli Karamsar'dan selam yolluyor. Taceddin Aslan da şu anda Per Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Taceddin Aslan da finalde güreşen iki baş pelivana da Kırkpınar'da başarı dileklerinde bulunuyor. Taceddin Aslan'a da Per Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Atasporumuz güreş bizim milli ve manevi sporumuzdur. Ona sahip çıkmak bizim şiarımızdır diyor Sebahattin Erdoğan. Gerçekten öyle. Hızır'a da teşekkür ediyorum. Benim mahalle arkadaşımdır. Selam olsun buradan kendisine. Şimdi bazı güreş severlerimiz polemik yapıyorlar ama Kırkpınar üzeri bu polemiklerine girmek istemiyoruz. İsmail Koç kendi saha ve seyrisinde baş pehlivanla çok yakın diyorlar. Halbuki İsmail Koç Türkiye'nin birçok muhtelif yerel ve mahalli güreşlerinde finaller yapmış, baş pehlivanla uzanmış, kalibresi yüksek, çok üst düzey bir baş pehlivan. Bu tesadüf değil. Bu mentaliteyi nasıl kıracağız Sebahattin Erdoğan? Neler söylemek istersin tecrübene dayanarak? Gerçekten şimdi İsmail Koç birinci sınıf bir başarılı. Tarihi Kırkpınar'da 2021 yılında final yaptı. Bu yıl da çok iyi. Fizik olarak zaten mevcut başpehlivanlar içerisinde en iyi fiziğe sahip olan başpehlivanlardan bir tanesi. Burada da tabii Kürşat'la güreşiyor. Kürşat tabii ona nazaran daha genç bir başpehlivanımız. Yani İsmail'in burada birinci olması normal olur yani. Tabii ki Kürşat onu çok zorlayacaktır. Gençliği, dinamizmi var. Enerjisi var. Güzel bir final müsabakası olacağına inanıyorum ben. Gerçekten ikisi de finale yakışan. Bu arada kim izliyor biliyor musun bu finali? Evet. Türkiye Adı Güreşi'nin 2023 yılında tarihi Kırkpınar'ın baş pehlivanlıktaki en büyük favori ismi Türkiye Adı Güreşi'nin Yeni Koca Yusuf'u izliyor. Kim? Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan, evet. Hüseyin'e buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hüseyin gerçekten her sene çıtayı çok yükseltti. Bu sene bambaşka. Bu sene ufak bir sakatlık geçirdi ama son zamanlarda seyrettiğimiz kadarıyla düzeldiğini gördük. Güzel güreşler yaptı. Antep'te olsun. Dün şeyde güreşler vardı. Zonguldak Kozlu'da, Dağköy'de. Güzel güreşler yaptı. Hüseyin de bu sene Kırkpınar'da kürsü yapma olasılığı çok yüksek. Kürsü mü baş pehlivanlık mı? Baş pehlivan birincisi de olabilir. Gerçekten bu sene iyi yani Hüseyin. Şimdi şunu ayırt edelim. Sence kürsü onun için yeterli mi senin gözünde? Bu kadar formunun zirvesinde artık 4-5 yılını tamamlamış, 6 yılını tamamlamış, olgunlaşmış. Bu sahalarda baş pehlivanlık kalibresini yükseltmiş. Hüseyin Gümüşalan için bence podyum artık az. Altın kemer onun en büyük hedefi, hayali altın kemer olmalı. Zaten o yolda. Senin gözünde podyum yeterli mi yoksa baş pehlivanlık mı? Şimdi 2018'de zaten 3. oldu. Çıtayı yükseltmesi lazım. Beklenti ondan fazla. Karamürselliler, Kocaeliler ondan tabii ki altın kemer bekliyor. Altın kemer kuşanmasını bekliyor. Daha evvelden zaten kürsü yapmıştı. Birinci olması bizim Kocaelileri, Karamürsellileri çok memnun eder. 2023 Kırkpınar'ında Hüseyin'e de başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun diyorum. Bu arada CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin güreş severlerimiz nezdindeki karşılığı oldukça olumlu. Sen de bu bağlamda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş özelinde neler söylemek istersin? İbrahim Başkanım göreve gelir gelmez birçok yeniliklere ve ilklere imza attı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi
projesi onun en büyük projesi oldu. Gerçekten bu yedilik büyük güreşi çok renk kattı atasporuna. Üst düzey güreşler oluyor. Açık bir soru sorayım. Bu projeyi Balıkesir'de açıkladığında ne kadar inanıyordun? Bugün uygulamada gelinen noktada ne kadar güçlü yer buldu? Tabii. Sen 40 yıldır bu sahalardasın. Ben gerçekten tereddütlerim vardı. Hayata geçmez diye düşünüyordum ama İbrahim Türküş Başkanımız gerçekten çok büyük özveride bulundu ve bu Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş projesini hayata geçirdi ve şu anda Ataspor'u sevdalıları, Ataspor'u gönülleri gerçekten bu Yağlı Güreş Ligi'ndeki müsabakaları dört gözle bekliyorlar. Gerçekten Kırkpınar'da orada da güreşler oluyor. Başkanımızı buradan da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Böyle bir projeyi hayata geçirdiği için. Evet, bu arada güreş hareketlendi. İsmail Koç ve Kürşat Şefki Korkmaz arasında. Karşılıklı bu tür ataklar devam edecek değerli güreş severler. Papuç pahalı. Yani öyle sandığınız gibi değil. Pehlivanlarımızın hakkını yemeyin. Özellikle paçaya uzandığında çok güçlü İsmail Koç güçlü fiziğini rakiplerini hissettiriyor. Bu anlamda fiziksel avantajı nasıl değerlendirirsin? Sadece İsmail Koç değil, Tanju Gemici gibi, Hüseyin Gümüşalan gibi, Ali Gürbüz gibi fiziksel avantajı olan pehlivanlar özelinde. Şimdi bakıldığında biz de bu işin içinden gelmiş biri olarak tabii ki İsmail'in fiziksel olarak avantajları çok. İsmail o fiziksel avantajlarını kullandığı zaman gerçekten de Kırkpınar sıcak olursa o avantajlarını çok iyi kullanıp rakiplerini ekarte ediyor yani. O Kırkpınar'da final yaptığı yıl 2021 yılında bu özelliğini çok güzel kullandı. Gerçekten baş pehlivanlar içerisinde boy olarak olsun, fizik olarak olsun çok üst düzey bir pehlivan yani. Ama Orhan Okulu'ya bakıldığında o kadar fizikli olmamasına rağmen o bitmek bilmeyen temposuyla özellikle sıcak havalarda rakiplerini adeta mum gibi eritiyor. Evet. Pehlivanlık karakteri farklı, fizik ve gücü sahaya, mücadeleye yansıtmak farklı, öyle değil mi? Gerçekten öyle. Şimdi o Orhan'ın yapmış olduğu güreş tempoya dayalı bir güreş. Tempo güreşi yapıyor. Bunu eskiden bizim ustamız Aydın Demir yapardı. Kadir Birlik Usta yapardı. Recep Gürbüz yapardı. Bunlar gerçekten pehlivanlığa çok büyük ivme kazandırdılar. Aydın Demir olsun, Kadir Birlik olsun, Recep Gürbüz olsun. Mesela Cino Mehmet de öyle güreşirdi. Bunlar hepsi tempoya dayalı güreş yaptılar. Yani rakibi kestirmeye dayalı kestirip o şekilde yenerek bir yere geldiler. Şimdi bakıldığında bu jenerasyonda, bu konjonktürde bir tek ben böyle tempolu güreş yapan Orhan Okulu'yu görüyorum. Yusufcan Zeybek'ten bahsetmemek olmaz. Senin söylemiş olduğun o skalada. İsmail Balaban, o da tempolu güreşiyor İsmail'de. Bunlar tempoya dayalı güreş yapıyor. Rakibini kestirmeye dayalı güreş yapıyor. Tabii bu özellikleri de ön plana çıkıyor. Havada sıcak olduğu zaman da işte bunaltıp rakibi yenebiliyorlar. Bu özellik yağlı güreşte çok geçerli bir özellik yani. Durarak güreş yapmıyorlar, çalışarak, rakibine yorarak o şekilde galibiyete gidiyorlar. Onun için bu jenerasyonda o pehlivanları sayabiliriz yani. Evet, buraya mikrofona elini almışken tarihi Kırkpınar'ın yarım asırdan fazla baş cazgırı ustamız Şükrü Kayabaş hakkında da birkaç cümle alabilir miyiz? Sebahattin Erdoğan. Bir oblusman kendisi. Evet, ustamız bu işin duayenidir. Gerçekten tarihi Kırkpınar'a 55-60 yılını verdi. Gerçekten Kırkpınar'ın gelmiş geçmiş 2-3 tane demeyeyim yani benim bildiğim bir Şirin Baba vardı.
Zaten ustam Şükrü Kayabaş bu işi çok uzun müddet yaptı yani. Şirin Baba'yı bilmiyorum kaç yıl yaptı ama ustamız... Oraya devam edeceğim Azal. Güreş severlerimiz mesaj atıyorlar. Muazzam bir güreş yayını var şu anda diyorlar. Evet. Saha içerisinde sanki sahadayız, izliyoruz, evde değil. Türkiye'nin dört yanından mesaj geliyor. Bu arada ben de o zaman FBR yapım değerli prodüktörümüz Fatih Bedir'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün burada 8 kamerayla, Cimicip de dahil ve Statikem 10 kamerayla Konya Seydişehir Yağlı Pehlivan güreşlerini Lider Haber TV, Koza TV, Facebook, Ekin Türk TV ve Kon TV ortak canlı yayın ağıyla tüm dünyaya izlettik. Bu güreş sevenlerimizin memnuniyeti bizim başarımız demek. Bizim madalyamız da bu. Altın kemerimiz de bu. Ama gizli kahramanlar var. Rejide arkadaşlarımız var, kameramanlarımız var, yönetmenlerimiz var. Biz sadece bildiğimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla güreş sevenlerimizin memnuniyeti bizler için çok çok önemli. Önemli tabii. Evet, Şükrü Kayabaş ustamla devam edebiliriz tekrar. Ustam bu işi çok uzun müddet yaptı. Şirin Baba ne kadar yaptı bilmiyorum ama ustam benim bildiğim bileli ben 78'de güreşe başladım. Kırkpınar'a geldiğimde ustam vardı. En çok Kırkpınar Bat cazgırlığı yapan kişidir. Ustamızdan çok şey öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Ustamız başımızda kaldıkça çok şey bize katıyor. Ustama da buradan Allah uzun ömürler versin diyorum. Bu arada beline girdi. Sol ayağını da taktı ama düşüremedi. İsmail Koç güçlü bir hamle yaptı. Kırkpınar öncesi son prova. Değerli güreş severler. Artık heybinize ne koyduysanız Kırkpınar onunla gideceksiniz. Evet. Kesinlikle doğru. Ustama da buradan selamlar olsun. İnşallah hafta arası Kırkpınar güreşlerine hareket edeceğiz. 662. Kırkpınar güreşleri önümüzdeki 7, 8, 9 Temmuz tarihlerinde Saraçhehir Edirne'mizde yapılacak. İnşallah orada tüm güreş severlerle buluşacağız. Ustam Şükrü Kayabaş'ın da ellerinden öpüyorum. Buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum ustama. Ben Kırkpınar'da en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz değerli güreş severler? Kırkpınar'ın 600 yılı aşmış olan Kırkpınar'ın uhrevi bir havası var. Ve şöyle bir özelliği var. Mücadelede kızıştı bu arada. Her yıl bağrından bir yıldız çıkartır Kırkpınar'ın. Böyle bir geleneği var. Geçen yıl Cengiz Han Şimşek. Bakalım bu yıl kimi yıldız olarak kazandıracak er meydanlarına? Bunu merak ediyorum. 1. Kırkpınar baş pehlivanı kim olacak? 2. Ve Seyfettin Selim ağamız da bir kez daha Kırkpınar ağası olacak mı? Bu üçünü çok merak ediyorum değerli güreş severler. Şimdi Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim bir söylemi var ağamızın. Ağamız dedi ki bu Kırkpınar ağalığını layıkıyla kim yaparsa ben o kişiye bırakacağım Kırkpınar ağalığını dedi. Eğer Seyfettin Selim Kırkpınar ağalığını kendisi gibi yapacak birini bulursa ona bırakacağına eminim. Ama işte Kırkpınar ağamızı ikna etmesi lazım. İnandırması lazım. İnandırması lazım, evet. Evet, İsmail Koç Kürşat Şevki Korkmaz'ı bastırdı. Sebahattin Erdoğan'ın da söylemiş olduğu gibi güçlü fiziğini hissettiriyor. Buradan oyun ya da oyunlar yapabilecek mi? Dış kası Gianpaça'da gücüyle rakiplerini adeta yoğuruyor, harmanlıyor. Daha sonra da yenilebileceğine inandığı anda da bütün gücüyle yükleniyor İsmail Koç. Türkiye Ağlı Güreşi'nin prensi diyoruz. Trakya Birliği'nin baş pehlivanı. Çok efendi, çok saygılı bir baş pehlivan. Sen onu uzun yıllardır takip ediyorsun. Evet. Sebahattin Erdoğan. Sen yani hatır için konuşmazsın. Şimdi ben İsmail tabii ki aynı dediğin gibi ama Kürşat da kesinlikle öyle. Kürşat da çok ahlaklı, çok terbiyeli bir baş pehlivan. Ben Kürşat'ı da işin içine katıyorum. Burada sağdan sarmadan gerdanlamayla İsmail Koç sağdan sarma, sağdan gerdanlamayla rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı güçlü fiziğiyle değerli güreş severler sırt aşağı yenerek daha ilk 10 dakika dolduktan hemen sonra kendi sağ ve seyircisi önünde Konya'nın öz ve öz evladı İsmail Koç Kırkpınar öncesi gövde gösterisi yaptı ve rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı sağdan sarma, sağdan gerdanlamayla sırt aşağı yendi. İsmail tezahüratları var. Değerli Konyalılar.
Ve son anlar bir kez daha ekranlara geliyor değerli güreş severler. Merhum Toros kaplanı Cengiz Elbiyan'ın sarması değil mi Sebahattin Erdoğan? Aynısı, evet. İsmail Koç'u tebrik ediyorum. Kürşat Şevki Korkmaz'ı da tebrik ediyorum. Genç bir baş pehlivanımız. Bunun da inşallah ikisine de gelecek yıllarda başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta Kırkpınar'da hepsine başarı diliyoruz. Evet, bütün Biz hepsine aynı mesafedeyiz. Aynı uzaklıkta, aynı yakınlıktayız. Kesinlikle. Son anlar bir kez daha ekranlara geliyor. 662. Kırkpınar güreşlerinde güreşecek tüm baş pehlivanlarımıza, tüm pehlivanlarımıza, toplamda da minikten başa kadar tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Allah inşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir Kırkpınar olsun diyoruz. Ama şunu iyi biliyoruz değil mi? Hak eden altın kemere boynuna takacak. Tabii. Hak etmeyen bir tur dahi geçemiyor. Biz bunu yıllardır test ettik değil mi? Uğraviyatı var bu işin. Bir bardak su içip dönüp geldik. Tabii kesinlikle. Neceme Özparlar şirketten İnsanlarla ikili ilişkiler olsun. Alınan dualar. Yani orada çok güçlü olman bir yere kadar geçerli. Çok kondisyonlu olman bir yere kadar geçerli. Çok teknik olman bir yere kadar geçerli ama bu saç ayını tamamlamak için de uhrevi ve samimiyeti de katmak gerekiyor, harmanlamak gerekiyor. Tabii orada Cenab-ı Allah işin içine giriyor. Sana yardımını verdiği zaman da önünde kimse duramıyor. Rüzgarı arkana aldın mı yürüp gidiyorsun, birinci oluyorsun. Bunu hissediyor mu pehlivan o anlarda? O anlarda hissetmeyebilir ama sonradan oturduğunda, sağlama yaptığında, birinci olduğunda Cenab-ı Allah'ın ona yardım ettiğini. Şimdi Cengiz Han Şimşek özelinden geçen yıl ona Kırkpınar öncesi deseydik ki sen Kırkpınar'da süpleksler atıp efsane güreşler yapıp birinci olsun deseydik inanır mıydı kendisi acaba ya da ne kadar inanırdı? Zannetmiyorum. Ya da Kırkpınar'dan sonra o camide dua ederken fotoğrafları var. O zaman o sağlamayı yapmış mıdır? Ya benim önüm nasıl açıldı ben böyle nasıl baş pehlivan oldum? Zannetmiyorum. Daha çok Kırkpınar'da bir pehlivan birinci olduktan sonra şöyle akıllıca düşündüğü zaman o yardımın sana geldiğini hissediyorsun. Aynı o şekilde oluyor. Değerli güreş severler, tam 40 yıldır bu sahalarda kol bağlayıp güreş tutmuş, şimdi cazgırlıkla görev yapan ustam Sebahattin Erdoğan'ın tespitleri kaçıncı yıl bu yıl usta? Bu yıl tarihi Kırkpınar'da benim 45-46. yılım. 46. yıl neredeyse 78-2023. 4 yıl sonra 2028'de yarım asırı tamamlamış olacaksın 27'de. Tamamlamış olacağız. Allah ömür verirse inşallah, Allah sağlık verirse. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Recep Tosun. Tekrar ayrılacağım. Çünkü birazdan kapanışı yapacağız. Tamam. Madalya seremonisinde. Tamam, görüşmek üzere. Yine baş pehlivan üçüncüsü Atilla Güzel'in üçüncülük kupası. Yine baş pehlivan Ünal Karaman'ın üçüncülük kupasını değerli başkanım Sayın Mehmet Tutal takdim ediyorlar. Baş pehlivan ikincisi Kürşat Korkmaz'ın ikincilik kupasını ve yine dördüncü geleneksel Seydişehir Belediyesi Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivan birincisi kupasını İsmail Koç'a değerli başkanım. Evet, baş pehlivanların madalya seremonisi başlamışken tarihi Kırkpınar'da inşallah bu er meydanlarında kol bağlayıp güreş tutmuş çok değerli Özcan Özdemir hocam sahalarda çok adaletli düdük çalıyor. İnşallah Kırkpınar'ın bir numaralı hakemi olarak da finali yönetmeyi Allah nasip eder. Bu işler nasip işidir. Biz sadece düşüncemizi ve öngörümüzü paylaşıyoruz. Çanakkale Aydos 4. geleneksel Seydişehir Belediyesi Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşleri bitti paydos. Allah sizleri bizlerden ayırmasın. Seneye bu er meydanında buluşana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, güreşte kalın. Ya Allah senin hiç önemli, sana feda olsun. Kendi saha ve seyirci önünde güreştin. Seni çok seviyorlar. Kırkpınar'da Konya'yı, Trakya Birliği çok iyi temsil ediyorsun. Öncelikle burada seni destekleyen güreşsever özelinde neler söyleyeceksin? Öncelikle tüm Müslüman alemine mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bugün kendi memleketimiz Seydişehir'de bir Konyalı olarak burada inşallah ikinci Kırkpınar'ım oldu burası benim. Haftaya Kırkpınar güreşleri var.
Lakin ilkini burada yaşamış olduk. İkincisini de Kırkpınar'da yaşayacağız. Kendi sahamızda, kendi seyircimizde tüm hemşehrilerim bugün beni burada yalnız bırakmadılar. Onlara layık güreşler yapmaya çalıştık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Sayın Başkanımız Mehmet Tutal Bey'e çok teşekkür ederiz. Yıllardır ivmeyi yükseltip güreşler yapıyor. Bu sene geçen seneden bir tık daha iyiydi. İnşallah seneye bu senenin bir tık daha iyisini yapacak. Şimdi Kırkpınar'da konuşacağız ama sen her röportajımızda Konya güreşi çok seviyor. Atilla Güzel, seni de alabilirim lütfen. Konya güreşi çok seviyor. Konyalılar güreşi çok seviyor. İslam oyunlarında ev sahipliği yaptı. İşte görüyorsunuz usta çırak, kardeşlik fotoğrafı veriyorlar. Konya'da güreş bambaşka seviliyor. Sen hep altını çizdin. İslam oyunlarının ev sahipliği yapıldı. Konya Büyükşehir'de eğer Seydişehir'de oluyorsa Büyükşehir'de olur diyorsun. Dolayısıyla büyüklerimize bir mesaj vermek ister misin? Tabii ki 2021, aynı sorum sana Atilla. 2021 yılında Kırkpınar'da final yaptıktan sonra Konya ve İç Anadolu bölgesindeki bütün hemşehrilerimizin güreşe ve yağlı güreşe inanılmaz derecede bir ilgisi oldu. Hatta kendi memleketimizde küçük çocuklar güreşlere başladılar. Tabii ki biz de istiyoruz ki Seydişehir Belediyesi'nin yaptığı gibi Beyşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeler, Büyükşehir Belediyesi dediğiniz gibi İslam oyunlarını yapıyor. Lakin İslam oyunlarının içinde isteriz ki Türk yağlı güreşi de olsun isteriz biz. Yani bunu fazlasıyla hak ediyor. Aynen, İslam oyunlarında bence sadece yağlı güreş olması da çok iyi olacak. Ama olmadı. İnşallah bir dahaki senelerde olur diyoruz. Buradan bizi destekleyen yani İç Anadolu bölgesinde, Konya bölgesinde biz Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde Atilla abimle, İsmail abimle beraber 3 tane Konyalı başpehlivan olarak Türkiye'nin her yerinde Konya'mızı, ilçelerimizi temsil ediyoruz. Yani İç Anadolu bölgesinin 3 tane başpehlivanı var. Başpehlivanlık kolay olmuyor, kolay yetişilmiyor. Onun için biz büyüklerimizden destek veriyoruz. Biz kendimiz Akdeniz bölgesinde yaşasak da memleketimizi Türkiye'nin her yerinde gururla aynen temsil ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada da tüm Konyalı hemşerilerimizi temsilen birinci oldum ben. Bu birinciliği bütün Konyalı hemşerilerimize armağan ediyorum ve ben dua bekliyorum inşallah. Kırkpınar güreşleri var. Geçen haftalarda ayağımda bir sakatlık vardı. Şu an durumun nasıl? Ben de merak ediyorum çünkü. Şu anda %80, %90 kısmında. Hala kırmızı, değerli güreş severler. Hala ayağı intihaplı. Tedavi devam ediyor sanırım. Aynen, tedavi devam ediyor. İnşallah nasip olsa Kırkpınar'a tamamen geçecek, Allah nasip ederse. İnşallah. Bugün de dediğimiz gibi hemşehrilerimizi kırmamak için elimizden geleni yaptık bu ayakla. Geçen haftalarda zaten güreşmemiştim sakatlığından dolayı. Dediğimiz gibi inşallah bizi seven bütün hemşehrilerimizden dua bekliyorum ben. Sağ olsunlar, var olsun. Size de teşekkür ediyoruz. Kırkpınar'a döneceğim, Kırkpınar'a çünkü çok önemli. Atilla Güzel, eski milli güreşçimizsiniz. Ay yıldızı al bayrağımızı dalgalandırınız. İsmail Koç dedi ki biz bu toprakların öz ve ez evladıyız. Gururla temsil ediyoruz. Bu bağlamda senin de duyguların nelerdir? Yani Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Seydişehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi olarak güreşe sahip çıktıkları için çok seviniyorum. Aslında burada güreş tekkeleri, yani yağlı güreşin asıl başladığı ana vatanı aslında Konya'dır. Yani Konya Beyşehir'dir. Yani bu Anadolu Selçuklu'dan önce burada yağlı güreş başlamıştır. Bunlar bizim değer yargılarımız. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkan başkanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Biz bu işin temsilcileri olarak elimizden gelen emeği veriyoruz. Yani sağ olsun başkanlarımızın da desteğiyle İsmail kardeşimin de dediği gibi bunu üst platformlara taşımaya çalışıyoruz. Yani ben her ne kadar minder güreşi yapmış olsam da çayır güreşinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi son zamanlarda kürsüye doğru yaklaşıyoruz. Önümüzde Kırkpınar var. Hedef de orada daha yükseğe gidecek. Yani büyüklerimiz bizi desteklerse, burada yağlı güreş organizasyonları daha büyük olursa, rol model olarak biz önemli bir yer temsil ediyoruz. Bugün gördüğüm atmosfer acayipti yani. Çocuklar, gençler hep ustalarını örnek alıyor. İsmail ayakta durmakta zorlanıyor. Hakikaten ayağı çok ağrıyor. İsmail Kırkpınar'da altın kemer için güreşeceğim diyor. Bir Konyalı olarak Kırkpınar'da İsmail'in yanında olacak mısın? Tabii ki de burada olduğu gibi her yerde yanındayız. Çünkü yani. sarıldınız birbirinize. Evet, çok güzel bir desteğiniz var. Evet. Bu güreş ne kadar rakip olsak da usta çırak ilişkisi var. Bunu da gençlere aşılamamız lazım değil mi? Göstererek. Yani bunun özü pehlivan. Pehlivan nefsini yenendir. Rakibini yenmek ayrı. Rakip yenmek sahadadır. Burada biz dostuz, kardeşiz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Yani baş pehlivanlığın ana mevzusu bu. Evet. İsmail Koç Trakya birlikte seni çok buradan hiç yalnız bırakmayın. Trakya birlikte 5. senemiz
Trakya Birlik'le bu sene nasip olursa sözleşme yenileyeceğiz. Buradan yönetim kurulu başkanımıza, Şafak Kırbiç başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, kulüp başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten çok büyük değer ve destek veriyorlar. Yağlı Seni hiç yalnız bırakmadılar. Beni hiçbir yerde ne maddi ne manevi her zaman yalnız bırakmıyorlar. Bir telefon kadar uzaklar bana. Onlardan Allah razı olsun. İnşallah biz onlarla memnunuz. Onlar da bizden memnundur. Devam ederiz diyoruz. Biz açıkçası başka yer istemiyoruz şu anda. Evet. Allah gönlüne göre versin. Amin. Buradan onlara selamlar olsun. İnşallah Kırkpınar'da görüşmek üzere. İnşallah. Tüm bizi seyredenlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet değerli güreş severler, Konya Seydişehir Er Meydanı'nda, Kuğulu Park Er Meydanı'nda alkışlar hem İsmail Koç'a hem de Atilla Güzel'e çok güzel bir fotoğraf veriyorlar aslında. Gençlerin burada idolü ve örnek oluyorlar. Dolayısıyla atasporumuz güreşte yenmek de var, yenilmek de var. İşte görüyorsunuz İsmail Koç ve Atilla Güzel çok güzel mesajlar verdiler. Bu haftadan itibaren önümüzdeki hafta tarih edine Kırkpınar'da olacağız inşallah. Bugün için artık yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına önümüzdeki hafta tarih edine Kırkpınar'da buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık. Devam. Bizi izleme